İlber Ortaylı hocanın vefatını büyük bir acıyla öğrendik, yüreğimiz sızladı. Bu sadece bir bireyin kaybı değil mi? Sanki bir hafızanın, koskoca bir geleneğin aramızdan ayrılışı gibi. Bu yüzden bu alıştığınız türden bir biyografi analizi olmayacak. Olamaz da zaten. Bu devasa bir zihnin ardından tutulan bir yaz. Kesinlikle. Çünkü İlber Ortaylı'nın kaybı yalnızca bir akademisyenin, bir entelektüelin aramızdan ayrılışı değil. Bu hepimizin içinde hissettiği çok daha derin, çok daha köklü bir kırılma. Sadece bedensel bir son. Aynen öyle. Ama tarih bilimi açısından bakarsan hastane odasında 15 farklı dilde konuşabilen, kıtalar arası devasa bir devlet arşivinin alev alev yandığını görürsün. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın gidişiyle biz sadece bir akademisyeni yitirmedik, yaşayan, nefes alan, yürüyen bir hafıza anıtını kaybettik. Gerçekten çok ağırbaşlı ve bir o kadar da sarsıcı bir veda bu. Bedensel bir son izliyoruz evet ama aynı zamanda zihinsel bir ölümsüzlüğün başladığı sıfır noktasındayız bence. Tabii, kesinlikle. Yani bir insanın zihni koca bir ulusun belleği haline geldiğinde o bedenin dünyadan ayrılışı aslında o devasa kütüphanenin kapılarının tüm insanlığa ardına kadar açılması anlamına geliyor. İşte tam da bu yüzden şu an bizi dinleyen sana seslenmek istiyorum. Bu kanalın yani Bir Okur Bir Kare kanalının çok net, çok temel bir vizyonu var biliyorsun. Okunan her satırın arkasındaki o emeği, terleri, dondurulan her karenin dışındaki o devasa dünyayı, hayatı ve tarihi anlamlandırmak. Ve İlber Hoca bu anlamlandırma işini en iyi yapanlardan biriydi. Hem de nasıl. İlber Hoca bize o karelerin her zaman en genişini, en vizyoner halini sundu yıllarca. O yüzden bugün bu derinlemesine analizde bizim görevimiz bir yaz çadırı kurmak değil. Aynen öyle, yas tutma zamanı değil. Bizim görevimiz o yangından geriye kalan en değerli parçaları, o eşsiz zihin haritasını masaya yatırmak, onun fikirsel mirasını, biyografisindeki o gizli şifreleri ve sarsıcı tezlerini en ince ayrıntısına kadar hiçbir ideolojik filtreye takılmadan deşifre edeceğiz bugün. O halde o zihin haritasının ilk çizgilerinin çekildiği yere yani o hafıza imparatorluğunun temellerine inmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Neresi orası? Şöyle ki, İlber Ortaylı dediğimizde pek çoğunun aklına şey geliyor. Hani kökleri saraylara dayanan, kütüphaneler içinde rahat büyümüş bir aristokrat figürü falan geliyor. Evet, hep öyle bir algı var toplumda. Oysa gerçek bambaşka. 21 Mayıs 1947, Avusturya'nın Bregenz şehri ve burası aslında bir mülteci kampı. İnanılmaz gerçekten. Bir mülteci kampı. Evet, Stalin'in o demir yumruğundan, zulmünden kaçan Kırım Tatarı bir ailenin çocuğu olarak hayata kelimenin tam anlamıyla ekside başlıyor, sıfır bile değil. Zaten ailenin kodları kendi içinde başlı başına bir tarih dersi hani. Anne Şefika Hanım'a bakıyorsun, Rus edebiyatı eğitimi almış bir Kırım aristokrasisi. Baba Kemal Bey ise son derece başarılı bir uçak mühendisi ve aynı zamanda tercüman. Müthiş bir entelektüel birikim. Kesinlikle. Sonra 2 yaşındayken Türkiye'ye, Ankara'ya geliyorlar. İstanbul Avusturya Lisesi, ardından Ankara Atatürk Lisesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi, üstüne bir de Chicago'da Halil İnalcık gibi bir devin yanında yapılan yüksek lisans var. Halil İnalcık detayı çok kritik orada. O bambaşka bir ekol çünkü. Tabii hocaların hocası. Ama bütün bu devasa akademik serüvenin itici bidriği bana sorarsan, o mülteci kampından çıkan babanın, Kemal Bey'in, küçük İlber'e verdiği o sarsıcı nasihatte gizli. Neydi o söz, hatırlatır mısın? Şöyle diyor babası, göçmen mal edinmez, çalış, oku, öğren, kafanda olsun. Tüyler ürpertici gerçekten. Yani bu sıradan teşvik edici bir ebeveyn sözü falan değil. Oğlum oku, büyük adam ol gibi bir şey değil bu. Hayır, hiç değil. Bu aslında hayatta kalma stratejisinin bizzat felsefeye dönüşmüş hali. Mülteci psikolojisini düşün. Her an her şeyini, evini, toprağını, eşyalarını arkada bırakıp kaçmak zorunda kalabileceğini bilmeyi gerektirir bu durum. Aynen öyle, sürekli bir tetikte olma hali. Fiziksel olan her şey bir yüktür o noktada. Her an elinden alınabilir. Sınırları aştığında yanından ayıramayacağın, götürebileceğin tek bir valiz vardır, o da kafanın içidir. Yani aslında zihni ele geçirilemez, gümrüklerde el konulamaz, bombalanamaz bir kaleye dönüştürmek bu. İnsanın yanında taşıyabileceği tek vatanın kendi belleği olması durumu.
Hani şöyle düşün, babasının bu stratejisi Ortaylı'nın zihnini adeta bir imparatorluğa dönüştürmüş. Ve o imparatorluğun tuğlaları da diller olmuş, değil mi? Kesinlikle dilleri olmuş. Annesinden Rusça, babasından Almanca alarak başladığı bir temel var ortada. Sonra bunun üzerine Türkçe, Fransızca, İngilizce, İtalyanca ekleniyor. Üstelik bunlar öyle merhaba nasılsın seviyesinde değil. Yok canım, ileri seviyede. Yani bir metni edebi ve tarihi derinliğiyle kavrayabildiği diller bunlar. Bir de bunun üzerine Farsça, Arapça, Latince ve çeşitli Slav dilleri ekleniyor zamanla. İşin en çarpıcı kısmı da bu zaten. Bu dillerin birer vitrin süsü olmaması. Yani bugün çoğu insan 15 dil biliyor dendiğinde bunu sadece bir zeka gösterisi, ne bileyim bir şov gibi algılıyor. Evet, bir de magazinel bir tarafı var gibi bakılıyor nedense. Oysa bir tarihçi için dil doğrudan bir kazı aletidir. Kazmadır, kürektir. Tarih çevirmenlerin insafına ya da onların ideolojik, kültürel filtrelerine bırakılamaz. Çok doğru. Çeviri her zaman biraz da ihanettir derler ya. Aynen öyle. Eğer Venedik arşivlerine girip 16. yüzyılda Cenevizli bir tüccarın o dönemki İtalyancasıyla tuttuğu bir borç senedini doğrudan okuyamıyorsan, papalık arşivlerindeki Latince bir aforoz belgesini ya da Çarlık Rusyası'nın Osmanlı hakkındaki gizli bir raporunu birinci elden tahlil edemiyorsan, senin yaptığın şey tarihçilik falan değil. Ne peki? Sadece başkalarının yazdığı tarihi tekrarlamaktır, bir yankı odasıdır yani. Ortaylı işte bu dil dehasıyla, o devasa arşivlerle aracısız, tamamen doğrudan konuşabiliyordu. Bu da bizi onun bu eşsiz donanımla ürettiği en temel tezlerden birine, İmparatorluğun en uzun yüzyılı ve gelenekten geleceğe kitaplarındaki o sarsıcı argümana getiriyor aslında. Şimdi sen de biliyorsun, bize lise sıralarında hep ne öğretildi? Hasta adam öğretildi hep, çöküş dönemi. Evet, 19. yüzyıl Osmanlı için sadece bir çöküş, bir gerileme, sürekli toprak kaybedilen, o dediğin gibi hasta adamın ölüm döşeğinde inlediği karanlık, bitik bir dönemdir diye anlatıldı bize. Biz bu dönemi sadece haritadaki o sürekli küçülen sınır çizgilerinden ibaret sandık yıllarca. Klasik ve oldukça yüzeysel bir tarih yazımıdır bu zaten. Oysa Ortaylı bu şablonu tamamen ters yüz ediyor eserlerinde. Nasıl yapıyor bunu? O dönemi salt bir çöküş olarak değil, devletin en uzun, evet çok sancılı ama mekanizma olarak en üretken, en dinamik, yeniden doğuş laboratuvarı olarak kanıtlıyor. Bir laboratuvar gibi görüyor yani. Tabii. Evet, ortada askeri yenilgiler var, devasa toprak kayıpları var. Ancak bu kayıplar devlette inanılmaz bir beka refleksi, bir hayatta kalma güdüsü yaratıyor. Merkezileşme artıyor, modern bir bürokrasi kuruluyor baştan aşağı. Sadece Batı'yı taklit edelim diye de yapılmıyor bunlar herhalde. Hayır, kesinlikle hayır. İmparatorluğun elde kalan o son parçalarını bir arada tutabilmek için yapılıyor. O devasa telgraf hatları çekiliyor, modern askeri okullar, tıbbiyeler, mühendislik mektepleri kuruluyor. Tam burada hocanın modernleşmeyi tanımlarken kullandığı harika bir kavram var. Mevcut olan değişmenin değişmesi diyor buna. Bu çok çok kritik bir nokta. İnanılmaz derin bir tespit o. Yani bu batılı bir şablonun böyle pasif, şuursuz bir şekilde alınıp doğuya kopyala yapıştır yapılması falan değil, doğunun değişen dünya şartları karşısında hayatta kalabilmek için kendi iç dinamiklerini stratejik olarak yeni bir forma sokması süreci. Tam olarak öyle. Ve bu organik mekanizma bizi doğrudan Cumhuriyet'in kökleri meselesine götürüyor. Ortaylı'nın o derin analizleri, Cumhuriyet'in Osmanlı'dan böyle gökten zembille inmiş gibi radikal, bıçakla kesilmiş bir kopuş olmadığını çok net gösterir. Kurumların devamlılığı meselesi. Aynen öyle. Aksine bakıyorsun, parlamentarizm tecrübesi, siyasi parti kültürü, basın özgürlüğü tartışmaları, modern üniversiteler ve o düzenli, disiplinli ordu. Bütün bu kurumlar Tanzimat'la başlayan o sancılı modernleşme laboratuvarının Cumhuriyet döneminde kemale ermesi, yeni bir rejim altında taçlanmasıdır aslında. Kadrolar da aynı sonuçta değil mi? Tabii ki kadrolar aynıdır, vizyon aynı vizyondur. Hayatta kalma ve devleti yaşatma vizyonu. Ama bak burada benim her zaman kafama takılan çok temel bir çelişki var. Bunu sormam lazım. Nedir o?
Eğer Cumhuriyet, Osmanlı'nın o kurumsal modernleşme sürecinin bu kadar organik bir devamıysa, adeta onun geniş omuzlarında yükselen bir yapıysa, biz toplum olarak neden bu iki dönemi birbirine tamamen zıt, adeta birbirini yok etmeye yeminli iki ayrı gezegenmiş gibi algılama eğilimindeyiz? Çok haklı bir soru. Yani neden 1923'ü mutlak bir sıfır noktası, öncesini ise tamamen reddedilmesi gereken, unutulması gereken kapkaranlık bir çağ olarak görme eğilimi var bu ülkede? İşte bu bahsettiğin yapay zıtlık, bizim tarih bilincimizin korkunç yetersizliğinden kaynaklanıyor. Ve daha da kötüsü, tarihi geçmişi anlama aracı olarak değil de, bugünün siyasetinde, günlük kavgalarda bir ideolojik silah olarak kullanma huyumuzdan kaynaklanıyor. İdeolojik silah çok doğru bir tabir. Ortaylı'nın o meşhur Yakın Tarihin Gerçekleri eserinde üzerine basa basa anlattığı, adeta isyan ettiği şey tam da budur. İdeoloji, tarihin gözüne çekilmiş kalın bir perdedir ona göre. Kör ediyor insanı. Aynen. Toplumlar kendi geçmişlerini böyle günlük politik saflaşmaların aracı yaptıklarında oradaki o objektif sürekliliği göremezler. Bir taraf çıkıyor, Osmanlı'yı sadece hamasi bir fetih rüyası, bir altın çağ olarak yüceltip, Cumhuriyeti bir sapma, bir hata olarak görüyor. Diğer tarafta tam tersini yapıyor. Tabii, diğer tarafta Cumhuriyeti yüceltmek adına, sanki buna mecburmuş gibi Osmanlı'nın o son yüzyılındaki o devasa entelektüel ve kurumsal birikimi tamamen yok sayıp onu karanlık bir orta çağ gibi konumlandırıyor. Aslında iki tarafta tarihe ihanet ediyor bir nevi. Kesinlikle. Ortaylı'nın o tarihe ideolojisiz bakma alışkanlığını ısrarla savunmasının yegane nedeni bu iki hastalıklı bakış açısının da aslında milletin hafızasını, kolektif aklını sakatlamasıdır. Ve o perdenin arkasındaki bir diğer devasa gerçekte, Ortaylı'nın tarih metodolojisindeki bence en temel ilkesi. Türksüz tarih yazılamaz meselesi. O çok yanlış anlaşılan bir konu günümüzde. Gerçekten öyle, günümüzün bu aşırı kutuplaşmış, herkesin birbirine etiket yapıştırdığı ikliminde, birileri bu cümleyi duyduğunda anında bunu siyasi bir slogan zannediyor. Bir tür hamasi milliyetçilik söylemi falan sanıyor. Oysa bunun politikayla yakından uzaktan en ufak bir alakası yok. Bu tamamen coğrafi ve demografik bir bilimsel zorunluluk. Tarihin bir matematiği var. Yani gerçeğin ta kendisi. Tabii ki. Şöyle düşün, İpek yolunun o karmaşık dinamiklerini, Çin'in binlerce yıllık savunma stratejilerini, Rusya'nın sıcak denizlere inme politikasını, Orta Asya'dan Akdeniz'e ta Balkanlardan Orta Doğu'ya uzanan o devasa uçsuz bucaksız coğrafyanın kaderini analiz edeceksin diyelim. Evet. Bu bölgelerdeki o köklü devlet kurma geleneğini, o muazzam askeri mobilizasyonunu ve dili, yani kısacası Türklerin o bölgedeki etkisini denkleme katmadan dünyadaki hiçbir medeniyetin tarihini eksiksiz bütüncül bir şekilde yazamazsın. Bu imkansızdır. Yani bir yapbozun en büyük parçasını eksik bırakmak gibi bir şey bu. Kesinlikle. Papalık misyonerlerinin tuttukları o gizli raporlardan tut, Bizans kroniklerine kadar herkes ama herkes bu mobil ve kurucu gücün etrafında dolanmak, ona göre bir pozisyon almak zorunda kalmıştır tarih boyunca. Tabii bu muazzam kültürel hakimiyetin en belirgin taşıyıcısı da her zaman lisan olmuştur. Yani o çok tartışılan Osmanlı Türkçesi meselesi. Biliyorsun genellikle saraya hapsolmuş, halktan kopuk, tamamen yapay bir dil olmakla suçlanan bir yapı olarak anlatılır hep bize. Ortaylı bu sığ ve cahilci yaklaşıma adeta isyan ederdi hatırlarsan. Çok sinirlenirdi buna. Haklı olarak sinirleniyordu ama. Haklı tabii. Şöyle bir mantık kurardı. Eğer siz 3 kıtaya yayılmış bir imparatorluk yönetiyorsanız, sınırlarınız içindeki o devasa kültürel, hukuki ve ticari ağı öyle basit, sadece günlük ihtiyaçları karşılayan yöresel bir dille yönetemezsiniz. Bu eşyanın tabiatına aykırı. İhtiyacı karşılamaz ki zaten. Karşılamaz. Osmanlıca dedikleri şey yapay bir dil falan değildir. O, Türkçenin bir imparatorluk dili olarak olgunlaşmış, Arapça ve Farsçanın o derin kavramsal zenginliğini, felsefi yapısını içine katarak sentezlenmiş en yüksek, en rafine formudur. Muazzam bir tanım bu. En rafine formu. Düşünsene, hukukun o tavizsiz keskinliğini, diplomasinin o ince nezaketini ve devasa bir ordunun disiplinini aynı anda sağlayabilen muazzam bir araçtır Osmanlıca.
Ve bu yüksek, o rafine kültürün yeryüzündeki mekansal karşılığı da, yani taşa toprağa bürünmüş hali de şüphesiz İstanbul. Ah İstanbul. Ortaylı'nın kanayan yarasıdır İstanbul. Gerçekten öyleydi. Ortaylı İstanbul'u sadece bir başkent, bir ticaret merkezi falan olarak görmezdi. Onu farklı inançların, farklı dillerin ve kültürlerin bir arada yaşama sanatı olarak tanımlardı. Yani o meşhur konvivensiya kavramı. Birlikte yaşama kültürü, evet. Ama işin en acı tarafı, son yıllarında sürekli dile getirdiği o büyük feryadıydı. Osmanlı tarihini mahvettiler diyerek, şehircilik üzerinden, binalar ve beton üzerinden bir belleğin, koca bir hafızanın nasıl silindiğini anlatıyordu yana yakıla. Haklıydı çünkü mekan dediğimiz şey aslında hafızanın ta kendisidir. Şehirlerin o dar sokakları, eski binaları, çeşmeleri, taşları, geçmişin fiziki kanıtlarıdır, belgeleridir onlar. Hı hı, canlı şahitleri yani. Siz İstanbul'un o eşsiz tarihi dokusunu, Mimar Sinan'ın o zarif silüetini gölgeleyen ruhsuz beton yığınlarına, o gökdelenlere teslim ettiğinizde sadece estetik bir hata yapmış olmuyorsunuz. Mesele sadece çirkin görünmesi değil yani. Asla değil. Siz o toplumun varoluş belgesini, biz buradaydık ve böyle muazzam bir medeniyet kurduk diyen o tarihi tapusunu kendi ellerinizle yırtıp atıyorsunuz çöpe. Aslında şehirleri bence bir palimpsest gibi düşünmek lazım bu noktada. Palimpsest derken parşömen meselesini mi kastediyorsun? Aynen öyle. Hani antik çağlarda parşömen çok değerli ve pahalı bir materyal olduğu için ustalar o eski yazıyı kazıyıp siler, üstüne yeni bir yazı yazarlarmış. Ama o derinin derinliklerinde o alttaki yazının izleri silinmiş gibi görünse de hep yaşamaya devam edermiş. Çok katmanlı bir yapı yani. Evet, o katmanlı sayfalar. İşte İstanbul tam olarak bir palimpsest. Eğer sen o parşömendeki Bizans mirasını, o Roma katmanını dozerlerle tahrip edersen, onu betonla boğarsan, aslında onun hemen üstünde duran, onunla omuz omuza vermiş o canım Osmanlı mirasının da altını oymuş olursun. Çok doğru bir benzetme. Birbirinden bağımsız değiller çünkü. Değiller tabii. Bir katmanı sildiğini, temizlediğini sanırken aslında farkında olmadan bütün sayfayı yırtıp atıyorsun, elinde hiçbir şey kalmıyor. Ve işin kötüsü, sadece sayfayı yırtmakla da kalmıyorsunuz. O sayfanın üzerine basarak, oradan beslenerek yükselecek olan o masum gelecek nesilleri de tamamen boşlukta bırakıyorsunuz. Köklerinden koparıyorsunuz. Aynen, kökleri olmayan, hafızası silinmiş, rüzgarda savrulan bir nesil yaratıyorsunuz. Bu da bize aslında İlber Hoca'nın belki de son yıllarında en çok dertlendiği, ekranlarda adeta çırpındığı o büyük krize, eğitimin çıkmazına getiriyor. Ah evet, eğitim meselesi. Onun Bir Ömür Nasıl Yaşanır ve İnsan Geleceğini Nasıl Kurar kitaplarında o gençlere uzun uzun anlattıkları, aslında bu anlattığımız hafıza kaybına karşı vurulmuş çok güçlü bir aşı niteliğinde. Eğitim sistemi demişken, insanın o doğal öğrenme serüveniyle bugünkü o modern okul koridorları arasındaki o korkunç uçurumu konuşmamız lazım. Doçent Doktor Burak Karabey'in de sıkça vurguladığı o meşhur İşango kemiği örneği var biliyorsun. Evet, şu matematikle ilgili olan. Ta kendisi 20 bin yıl önce Afrika'da bulunmuş bir babun fibula kemiği bu. Üzerine çok sistematik çizikler atılmış. Düşürsene, insanoğlu o en ilkel halinde Maya'da yaşarken bile saymayı, ölçmeyi, yıldızların o karmaşık hareketini anlamayı merak etmiş. Çünkü biyolojik doğamızda, genlerimizde o neden sorusu var. Bu bizim kodlarımıza işlenmiş. Çocukken hepimiz sormadık mı bunu? Yağmur neden yağar? Gökyüzü neden mavi? Bu böcek neden böyle yürüyor? Merak insanın en temel hayatta kalma mekanizmasıdır dünyada. Peki biz bugün bu devasa modern eğitim sistemiyle ne yapıyoruz sence? Ne yapıyoruz? Katlediyoruz o duyguyu. Türkiye Özel Okullar Derneği'nin o vizyon arayışlarında da sıkça yüzleştiğimiz, tartıştığımız o acı tablo çıkıyor karşımıza. O doğuştan meraklı, gözleri parlayan, sürekli neden diye soran çocukları alıyoruz evlerinden, o renksiz, standartlaştırılmış, sadece test çözmeye odaklı gri koridorlara, o kutu gibi sınıflara sokuyoruz. Fabrika gibi yani. Tam bir fabrika. Onlardan nedensiz, hiçbir şeyi sorgulamayan, sadece otoriteye itaat eden ve kestirme yollarla hemen sonuç arayan mekanik bireyler imal ediyoruz resmen. Çocuğun doğasındaki o hayati neden sorusunu adeta böyle cerrahi bir müdahaleyle beyninden söküp alıyoruz.
Korkunç bir benzetme ama maalesef çok doğru. Nedenselliği kaybeden bir zihin, dünyaya karşı tamamen savunmasız kalır. Bu kaçınılmazdır. Zaten hani o neden sorusu kaybolduğunda zihinde devasa bir boşluk oluşuyor ister istemez. Ve sen de biliyorsun, doğa boşluk sevmez. O boşluğu günümüzde sence ne dolduruyor? Ne dolduracak? İnternet çöplüğü dolduruyor tabii ki. Kesinlikle. Sosyal medya platformlarında, o anonim garip forumlarda, kendi ideolojisine göre tarih uyduranlar, hiçbir bilimsel belgeye, hiçbir arşive dayanmayan komplo teorileriyle zihinsel mastürbasyon yapan devasa bir kitle var artık. İnanılmaz bir bilgi kirliliği var orada. Daha da kötüsü insanları alfa, beta gibi böyle bilim dışı, son derece absürt alt kültürlere ayıran saf cehaletten beslenen o dijital yankı fanusları türedi. Gençler neden diye sormayı unuttukları için önlerine konan her parlak ambalajlı hezeyanı, her kısa videoyu mutlak bir gerçek sanıp yutuyorlar. İlber Hoca'nın tahammül edemediği, onu çileden çıkaran şey tam olarak buydu zaten. O internet forumlarındaki jargonla söylersek, hani metodolojisi olmayan, neyi nasıl okuyacağını bilmeyen gençler, o dijital yankı odalarında okuyup kafayı yiyen, gerçeklikten kopuk, izole bireylere dönüşüyorlar. Çünkü bilgiyi işleme, onu süzme yetenekleri yok, sadece yutuyorlar. İşte Ortaylı'nın çözümü tam da burada. O mülteci kampında temelleri atılan o sağlam zihinsel kaleye geri dönüyor. Ne diyordu? Uydurma internet bilgilerine, o 140 karakterlik hezeyanlara kanmayın. Okuyun diyordu sürekli. Gidin düzgün profesörlerin, öyle ekranlarda şov yapanların değil, o arşiv tozunu yutmuş insanların düzgün kitaplarını okuyun, aklınızı bir turnusol kağıdı gibi kullanın diyordu. Bilgiyi alın, onu test edin, kendi akıl süzgecinizden geçirin yani. Aynen öyle. Hocanın tarihe bakışındaki o tavizsiz, bazen insanlara acımasız bile gelen gerçekçiliği de aslında bu süzgecin bir sonucu. O böyle pembe yalanları, içi boş, sahte ütopyaları falan hiç sevmezdi. Hiç hazmetmezdi öyle şeyleri. Mesela şu modern eğitim sisteminin çocuklara sürekli aşıladığı o steril, sorunsuz, hijyenik dünya illüzyonu vardır ya, işte dünyada her şey sakindir, bütün insanlar aslında kardeştir, diplomasi oturur her şeyi çözer şeklindeki o tatlı pembe ideoloji. Ortaylı buna şiddetle, çok sert bir dille karşı çıkıyordu her zaman. Neden sence? Neden bu kadar sertti bu konuda? Çünkü bu tarz bir yaklaşımın insan zekasını, o hayatta kalma refleksini resmen dumura uğrattığını düşünüyordu. Gelecekteki krizleri öngörme ve onlarla başa çıkma muhakemesini çocukların elinden tamamen aldığını, onları körleştirdiğini savunuyordu. Çünkü insanlık tarihi o masallardaki gibi değil. Tabii ki değil. İnsanlık tarihi kanla, devasa göçlerle, barutla ve amansız bir hayatta kalma mücadelesiyle yazılmıştır başından sonuna kadar. Sakin olmamak, insan ırkının yaşaması için gereklidir derken kastettiği tam olarak budur. Çatışma her zaman olacak yani. Çatışma, rekabet, tehlike, bunlar her zaman vardır ve var olmaya da devam edecektir. Siz çocukları dış dünyadan tamamen izole edilmiş bir akvaryum illüzyonu içinde büyütürseniz, onları o sokağın, coğrafyanın ve tarihin o sert gerçeklerine karşı tamamen çıplak ve savunmasız bırakırsınız. Ve günü geldiğinde dışarıdan atılan bir taşla o akvaryumun camı kırılır. Kesinlikle kırılır ve balıklar nefessiz kalır. Ve bu bahsettiğimiz şey sadece fiziksel ya da askeri bir tehlike değil, aynı zamanda kültürel bir yok oluştur aslında bakarsan. Düşünsene, bir toplumun hafızası yoksa, nereden geldiğini o arşiv belgeleriyle, lisanıyla, binalarıyla okuyup anlayamıyorsa, nereye gideceğinin hesabını yapması da matematiksel olarak tamamen imkansızdır. Geleceği planlayamazsın ki geçmişi bilmeden. Planlayamazsın tabii. Rüzgarda savrulan kurumuş bir yaprağı hep başkalarının, başka büyük güçlerin yazdığı senaryolarda figüran olmaya mahkumdur o toplum. Hafızasını kaybeden bir millet, ruhunu ve geleceğini de tamamen kaybetmiş demektir. İlber Ortaylı'nın bir ömür boyu, o 15 dille, o devasa tozlu arşivlerde iğneyle kuyu kazarak yapmaya çalıştığı tek bir şey vardı aslında, bizi bu korkunç hafıza kaybından, bu kültürel Alzheimer'dan korumaktı. Bize kim olduğumuzu hatırlatmaktı. O halde bütün bu konuştuklarımızı, o devasa mirası şöyle bir yan yana koyalım istersen. Tabii, Yırtılan, tahrip edilen o paha biçilmez palimpsestler, tarihi silüetin üzerine acımasızca dökülen o beton yığınları, saray lisanı falan denilerek bir kalemde çöpe atılan
o muazzam imparatorluk dili, o neden sorusu elinden adeta cerrahi bir müdahaleyle alınmış, gri okullardaki o ruhsuzlaştırılan çocuklar ve o internet çöplüğünde yankılanan sahte, içi boş ütopyalar. Ortaylı'nın bize bıraktığı asıl korkutucu mesaj şu ki, eğer geçmişimizi bu şekilde tüketmeye devam edersek, bizi bekleyen asıl son aslında bir insanın kendi potansiyelini gerçekleştiremeden bu dünyadan göçüp gitmesidir. Yani o potansiyel doğru bir stratejiyle işlenmezse içimizde sessizce çürüyen bir yüke dönüşüyor. Zehirliyor insanı resmen. Hocanın yaşamını incelerken o hepimizin aşina olduğu televizyon ekranlarındaki o devasa figüre odaklanmayacağız. Hani o imparatorlukların çöküşünü anlatan İlber Ortaylı'ya değil, Hayır, ona değil. Bugün rotamızı tamamen içe çeviriyoruz. Yani o şaşalı vitrinin arkasındaki inşaat alanına gireceğiz. çok doğru bir tabir, inşaat alanı. Bizzat İlber Ortaylı'nın kendi hayatını, hani kendi zihnini 12 yaşından 55 yaşına kadar ilmek ilmek nasıl kurguladığına bakacağız. O amansız demir disiplinli kişisel hayat doktrinini konuşacağız bugün. Açıkçası bu çok yüzleştirici bir konu. Değil mi? Şunu çok net söyleyebilirim yani bu inceleme senin de kendi hayatına dönüp hani ben şu an temeli nereye atıyorum, doğru malzemeyi kullanıyor muyum diye soracağın devasa bir yüzleşme olacak. Kesinlikle öyle. Hazırsan o temelin atıldığı ilk güne, en başa dönelim istiyorum. Çoğumuz onu bu ansiklopedik hafızasıyla tanıyoruz ve sanki bu gökten zembille inmiş gibi algılıyoruz. Doğuştan gelen bir yetenekmiş gibi falan düşünülüyor. Aynen öyle ama işin aslı pek öyle değil hani. Bize o başlangıç noktasının tablosunu çizebilir misin? Çizeyim tabii. Yani o tabloyu görmeden bugünkü İlber Ortaylı'yı anlamak gerçekten imkansız. Gözünde şöyle bir sahne canlandır. Yıl 1947. Savaşın hemen sonrası. Evet, Avrupa 2. Dünya Savaşı'nın o korkunç yıkımından henüz yeni çıkmış, şehirler moloz yığını, milyonlarca insan yerinden yurdundan edilmiş ve biz Avusturya'da derme çatma bir mülteci kampındayız. İnanılmaz bir ortam. İlber Ortaylı'nın hikayesi tam da burada başlıyor işte. Ellerinde sadece küçük bir bavul olan, vatanlarından koparılmış bir ailenin çocuğu o. Ailenin profili de çok ilginç ama. Çok. Bak, annesi Şefika Hanım, Rusya'da edebiyat eğitimi almış Kırımlı bir asilzade. Babası Kemal Bey ise uçak mühendisi. Kendi alanında vizyoner bir adam. Yani tezatlığa bakarsın. O kadar donanımlı iki insan ama mülteci kampındalar. Savaş her şeyi silip süpürmüş işte. Her şeylerini kaybetmiş bir şekilde hayatta kalmaya çalışıyorlar o kampta. Ve o çaresizlik ortamını da babasının İlber'in zihnine kazıdığı çok net bir hayat doktrini var değil mi? Adeta matkapla işliyor o fikri. Aynen öyle. Çok vurucu bir andır o. Babası ona dönüp diyor ki, bak burası çok önemli, ben mülteci bir ailenin oğluyum, göçmen mal edinmez, toprak edinmez, bırakılır nasıl olsa diyor. Çok acı bir gerçek bu. Evet, sonra da şunu ekliyor babası, çalış, oku, öğren, kafanda olsun, her şeyi kafanda taşıyacaksın, müzik ve dil bileceksin. Tüylerim diken diken oldu. Yani bu klasik bir baba öğüdü değil. Değil, tabii ki bu resmen en acımasız şartlarda test edilmiş bir hayatta kalma manifestosu. Yani ailesi ona fiziksel dünyanın ne kadar kırılgan olduğunu çok acı bir yoldan gösteriyor. Toprak elinden alınabilir, evin bombalanabilir sonuçta. Banka hesaplarına el konulabilir ama zihninin içine inşa ettiğin o kütüphaneyi kimse alamaz senden. Hoca bu duruma şöyle bakardı aslında, hayat bir hayatta kalma mücadelesidir ve en güçlü zırh entelektüel birikimdir. Bak biliyor musun ben o babanın öğüdüğünü okuduğumda aklımda çok net modern bir analoji canlandı. Nedir o? Aslında babası o günün şartlarında hocaya adeta zihinsel bir bulut depolama sistemi yani bir cloud storage kurmayı öğretiyor. Çok iyi bir benzetme bu. Gerçekten de öyle. Düşünsene, yani bugün kullandığımız fiziksel donanımlar çökebilir. Fiziksel dünyadaki karşılıkları düşün, işte evin, araban, cüzdanın falan. Hatta o devasa fiziki kütüphanen bile bir gecede kül olabilir. Mülteci kampında uyanabilirsin ertesi gün. Kesinlikle sıfır noktasında uyanabilirsin. Ama zihnine yüklediğin o dosyalar var ya, o diller, müzik frekansları, kültürel bağlar falan. Onlar senin o zihinsel bulut sisteminde şifreli. Sen sınırları yürüyerek de geçsen o zenginlik seninle geliyor. Aynen öyle. Onu hiçbir gümrük memuru alıkoyamaz, kimse hackleyemez. Çok yerinde bir analoji oldu bu.
Ve o bulut sisteminin altyapısının nasıl kurulduğuna bakmak meselenin asıl can alıcı noktası aslında. Ne demek o? Nasıl kuruluyor ki? Yani bir çocuğa git zihnini doldur demek tek başına işe yaramaz. O çocuğun kendi kendini yetiştirme refleksini kazanması lazım. Yani otodidaktizm becerisini. Kendi kendine öğrenme arzusu. Kaynaklara baktığımızda ailenin bu konuda muazzam bir dengesi olduğunu görüyoruz. Aile muhafazakar bir yapıya sahip ama dışarıdan bakıldığında son derece modern ve aydınlanmacı. Annesi Kur'an okuyor, babası oruç tutuyor falan değil mi? Aynen öyle. Ancak küçük İlber'e dini, ideolojik veya mesleki hiçbir katı baskı kurmuyorlar. Yani şu saatte ibadet edeceksin, büyüyünce mühendis olacaksın gibi dayatmalar yok. Niye yok peki? O dönemin şartlarında genelde çok baskıcı olur aileler. Çünkü zihne dışarıdan zorla bir şey tıkıştırdığınızda o zihin ilk kriz anında onu kusar. Ailenin sağladığı bu serbestlik, hocanın kendi merakının peşinden koşmasını sağlıyor. O bulut sistemine neyi indireceğine bizzat kendisi karar veriyor. Öğrenmeyi böyle okulda verilen bir ev ödevi olmaktan çıkarıyorlar yani. Aynen, hayatta kalma güdüsüyle birleştiriyorlar. Bu durum da bizi o bulut sistemine, verilerin en vahşi, en yoğun şekilde indirildiği döneme getiriyor. O inşaatın ikinci evresi. Yani 12 ile 25 yaş arası dönem. Evet. Hocanın hayat doktrininde 12-25 yaş arası gençlik ve öğrenme dönemi olarak geçiyor. Ben bu döneme tam bir sünger dönemi diyorum. Kesinlikle sünger dönemi. Gördüğü her şeyi emdiği bir evre bu. İnanılmaz bir kapasite inşası var orada. Ailede zaten çok dilli bir altyapı var demişti. Tabii. Annesinden Rusça öğreniyor mesela. Hatta kaynaklarda okurken ben de çok güldüm. Ana dilinin Rusça olduğu iddialarını annesi epey içerlermiş. Hadi ya, niye ki? Ya biz o kadar Ruslaştık mı, müftü torunuyuz biz, Kırımlıyız diye tepki gösterirmiş kadın. Harika gerçekten. Babasından da Almanca öğreniyor anladığım kadarıyla. Aslında Almanca alıyor, evet. Ama hocanın asıl farkı burada durmaması. Bunun üzerine İngilizce, Fransızca ve İtalyanca ekliyor. Yok artık 25 yaşına kadar mı? Bitmedi. Gidip Latince okuyor. Yani 12 ile 25 yaş arasını beynine sürekli yeni işletim sistemleri kurarak geçiriyor. Asla tek bir dille yetinmiyor. Ya inanılmaz gerçekten. Sadece dil öğrenmekle kalmıyor, o sistemlerin birbiriyle konuşmasını sağlıyor. Hani dil öğrenmek hele ki o yaşlarda sadece turistik gezi için iletişim aracı falan değildir. Nedir peki? Beyninizde yepyeni bir evrenin mimarisini inşa etmektir. Onun hayatındaki bu dönemeç aslında bize şunu gösteriyor: dil öğrenmek beyninize yeni bir pencere açmaktır. Çok güzel bir ifade bu. Hocanın o dönemki stratejisi aydın olmanın o sarsılmaz şartına dayanıyor. Nedir o? Mukayese yeteneği. Yani karşılaştırma yapabilme gücü değil mi? Aynen. Şöyle düşünsen, sadece kendi dilini, kendi tarih kitaplarını biliyorsan elinde başka bir ölçü birimi yoktur. Sana öğretilen o kendi doğrunu dünyadaki tek ve mutlak doğru zannedersin. Çok tehlikeli gişeyi bu aslında. Aşırı tehlikeli. Ama Latinceyi öğrendiğinde mesela ne oluyor biliyor musun? Roma hukukunun köklerine iniyorsun. Almanca ile felsefenin matematiğini çözüyorsun. Farklı dillerin dünyasına giriyor yani. Evet, ancak bu farklı pencerelerden bakabildiğinde masaya konan bir tarihi olayı gerçekten mukayese edebilirsin. Bu amansız okuma disiplini, dünyayı 3 boyutlu okuma becerisinin antrenmanlarıydı aslında. Tamam. Tamam, burada biraz durmak ve seninle biraz çatışmak istiyorum açıkçası. Tabii, dinliyorum. Çünkü şu an bizi dinleyen birçok kişinin hani zihninden geçen o itirazı benim dile getirmem lazım. Bütün bunlar harika duyuluyor. Ama Aması şu: hoca bir deha, ailesi inanılmaz entelektüel, dönemin şartları da onu bir şekilde bu yola itmiş, mülteci kampı falan. Ama bugünün dünyasına dönelim, bizim dinleyicilerimizin hayatlarına bakalım. Bugün 15 yaşındaki bir gence dönüp, git 5-6 dil öğren, İtalyancayı sular seller gibi konuş, git üstüne Latince öğren demek. Hani sence de biraz gerçeklikten kopuk değil mi? yani Hoca burada bizden imkansızı mı istiyor? Açıkçası ben bu tabloyu görünce motive olmaktan ziyade kendi hayatımda hani derin bir yetersizlik hissediyorum. Böyle bir eziklik yani. itirazını anlıyorum ama kesinlikle katılmıyorum sana. Neden? Çok insanüstü bir beklenti değil mi bu? Değil. Sorun 15 yaşındaki birinin kapasitesi falan değil. Sorun tamamen bizim şu anki o modern konfor algımız.
Öğrenme pratiğine bakış açımız değişti. Ne demek istiyorsun? Mesele burada poliglot olmak değil, yani bakın ben 7 dil konuşuyorum diye gösteriş yapmak değil. Mesele o konfor alanından çıkma pratiğidir. O acıya katlanma iradesidir. Hangi açıdan bahsediyoruz? Öğrenme acısı. Şöyle düşün, 1950'lerin, 60'ların Türkiye'sindeyiz. Cebinde akıllı telefon yok, Google çeviri yok, yapay zeka falan yok. Doğru bilgiye ulaşmak çok zor. Zor tabii. Hani bir kelimenin kökenini bulmak için belki kış günü otobüse binecek, o tozlu kütüphaneye gidecek ve saatlerce kalın ciltli bir sözlüğü tarayacak. Büyük bir çaba gerçekten. İşte hocanın bizden beklediği şey, o dilleri bilmemiz değil, o lügatı ararken gösterilen iradeyi kendi hayatımıza uygulamamız. Zihin konfor içindeyken gelişmez ki. Sadece zorlandığında esner. Yani bir gramer kuralını anlama krizini aştığında hayattaki başka krizleri de çözebilecek bir kas yapıyorsun. Kesinlikle öyle. Bugünün genci 6 dil öğrenmeyebilir, tamam. Ama kendi alanında onu terleten o zorluğa talip olmak zorunda. Hoca bizden imkansızı istemiyor. O rahatsız edici acıdan kaçmamamızı emrediyor. Anladım. Aslında sen öğrenmenin acısı derken hani bu bizi doğrudan o inşaat sürecinin 3. ve en kritik evresine bağlıyor. Ustalık dönemine geçiyoruz. Evet, yani 25 yaşından 55 yaşına kadar süren o uzun, çok meşakkatli kalfalık ve ustalık dönemi, o sünger döneminde alınan ham verilerin artık bir esere dönüşmesi gereken yıllar. Kaynaklar da bu dönemi ikiye ayırıyor zaten. Evet, 25-40 yaş arası kariyerin kurulması ve olgunlaşma, 40-55 yaş arası ise o derin deneyim ve ustalık evresi. Ve burada hocanın çok net, adeta böyle duvara asılacak bir felsefesi var. Doğru gömlek felsefesi. Aynen. Diyor ki becerilerinize uyan mesleği seçin, kapasitenizin altında veya üstünde bir gömlek giymeyin. İlk duyduğunda basit bir kariyer tavsiyesi gibi geliyor ama aslında ne kadar acımasız bir yüzleşme bu, değil mi? Hem de çok acımasız. Çünkü hepimiz toplumun bize biçtiği en şatafatlı gömleği giymek istiyoruz. Ünvanlar peşinde koşuyoruz işte, yöneticilikler falan. Oysa kapasitemiz o olmayabilir. Kesinlikle. Ama hocanın uyarısı net. Üzerine bol gelen bir gömlek seni komik duruma düşürür. İlk rüzgarda o içini dolduramadığın hemen belli olur. Peki ya dar gömlek? Kapasitenin çok altındaki o dar gömlekte senin nefes almanı engeller. Potansiyelini boğar. Doğru gömleği seçmek neden bu kadar kritik sence? Bu ustalık sürecinde. Çünkü ustalık dediğimiz şey filmlerdeki gibi böyle bir anda gelen bir aydınlanma anı değil ki. Bir sabah uyanıp usta olmuyorsun. Olmuyorsun tabii. Ustalık, 25 yaşından 55 yaşına kadar süren sıradan insanların böyle sıkılıp kaçtığı o küçük, tekrarlayan, yorucu detaylarda gizli. Hoca bu duruma şöyle bakardı. Ustalık sabır işidir. O sıkıcı işleri bile tamamlayacak iradeye sahip olmaktır. Bak, bu anlattığın süreci, o ustalık yıllarını ben şuna benzetiyorum. Bir maraton koşucusuna. Nasıl yani? Şöyle, çoğumuz sadece bitiş çizgisindeki o madalyayı hayal ediyoruz. Işıl ışıl bir sahne, alkışlar falan. Hocanın bugünkü o devasa şöhretine bakıp ne kadar zeki diyoruz. Sadece sonucu görüyoruz, evet. Aynen. Ama hocanın doktrini bize şunu söylüyor, o madalyayı unut. Eğer o yarışı bitireceksen, o sabahın köründe, yağmurda, çamurda yapılan o aşırı sıkıcı, yalnız antrenmanları sevmeyi öğreneceksin. Çok doğru. Kimsenin seni alkışlamadığı o tozlu arşiv odalarında saatlerce tek başına okuma yapmayı seveceksin. Eğer sadece bitiş çizgisini hayal ediyorsan, o maraton hiçbir zaman bitmeyecek. Kesinlikle öyle. Çok iyi bir benzetme maraton olayı. İlber Hoca'nın kendi kariyerindeki sabrına baktığında da tam olarak bunu görüyorsun zaten. O arşivlerde geçen koca bir ömür. Sadece kitap okumak da değil galiba o dönemki antrenmanlar. Değil tabii ki. Hayatın her alanına yayılıyor bu. Mesela öğrenmek için sadece kitapların değil, doğru insanların meclisinde bulunmak da şart. O dönemin ustalarını bulmak gibi. Aynen. Onların düşünce tarzını kapmak. Sonra müzik var mesela. Doğru müzikleri dinlemek. Operalara gidiyor galiba, değil mi? Evet, Puccini dinliyor, Verdi dinliyor. Estetik algısını bilerek eğitiyor. Şehri kullanımı bile farklı. Şehri nasıl kullanıyor ki? Şehri bir laboratuvar gibi kullanıyor hoca. 55 yaşına kadar hani hafta sonları sadece kafeye gidip oturayım falan yok. Müze geziyor, sokaklara mimari tarihini okuyor, kütüphanelerde çalışıyor. Sürekli bir güncelleme halinde yani. Zihinsel bulut sistemini durmadan besliyor. Asla ben artık oldum demiyor. Oldum demek zaten onun zihniyetinde zihinsel ölüm demek.
Ustalık atölyesi 55 yaşına kadar bir saniye bile durmuyor. İnanılmaz gerçekten. Düşünüyorum da yani 12 yaşında o mülteci kampında babasından aldığı o hani her şeyini kafanda taşıyacaksın ilkesiyle yola çıkıp 55 yaşına kadar bunu bir an bile esnetmemesi. Demir gibi bir irade. Evet, demir gibi. Şimdi bütün bunları bugünün dünyasına tam şu an bizi dinleyen sana senin hayatına bağlamak istiyorum ben. Çok önemli burası. İçinde yaşadığımız bu çağda elimizdeki o akıllı telefonlarla bilgi bombardımanı altındayız ya, her şeye ulaştığımızı zannediyoruz ama aslında dikkatimizin 1000 parçaya bölündüğü bir yüzeysellik içindeyiz. Büyük bir yanılsama o. Kesinlikle. İlber Ortaylı'nın bu kişisel doktrini, bu amansız disiplini bize şunu söylüyor. Modern dünyanın o sahte güvenliğine aldanmayın. Şu an hayatın çok rahat olabilir. Düzenin işliyor olabilir ama toplumun ve sistemin sana sunduğu o hazır şablonlar var ya. O konfor olanı. Evet, o hazır konfor alanı tek bir krizle her an çökebilir. Sadece atılmış başlıkları okuyarak, hiçbir konuda derinleşmeden, o maratonun çamuruna hiç girmeden yaşadığımızda. Aslında farkında olmadan çok tehlikeli bir uçurumun kenarında yürüyoruz. Ve hepimiz aslında birer zihinsel mülteci olma tehlikesiyle karşı karşıyayız. Çok doğru. Zihinsel mülteci. O uçurumun kenarı her an içine yuvarlanabileceğimiz bir boşluk. Bugün bilgiye ulaşmak kolay, evet. Ama bilgiyi o süzgeçten geçirip hayatta kalmanı sağlayacak bir zırha dönüştürmek her zamandan çok daha zor. Çünkü dikkatimiz yok. Aynen öyle. Kendi irademizi sürekli dış kaynaklara, işte yapay zekaya, arama motorlarına teslim ettik, içeride o sağlam kütüphaneyi kurmayı unuttuk biz. Herkes hap çözümlerin peşinde. Ama o kriz anı geldiğinde, o hazır sistemler çöktüğünde ne yapacağız? Ne yapacağız biliyor musun? Çünkü her şeyin bir anda sıfırlandığı o büyük kriz anı geldiğinde aslında hepimiz kendi hayatımızın mültecileriyiz. Düşünsenize, evinizin kapısını açıyorsunuz ve içeride tam 30.000 kitap var. Her yer, raflar, koridorlar, masaların üzeri, hatta sandalyeler bile tepeleme kitap dolu. Siz de gözünüzde canlandırın bunu. Çoğu insan için devasa bir kaostur aslında bu manzara. Kesinlikle bir kaos. İçinde kaybolacağınız, nefes almanızı bile zorlaştıran bir kağıt yığını. Ama bir okur bir kare kütüphanesinin bu derin analizinde görüyoruz ki, bir tarihçinin zihni tesadüflerle değil, devasa bir tasnif ve çalışma disipliniyle inşa ediliyor. Doğru, çok doğru bir tespit bu. Bugün masamızdaki kaynaklardan, o detaylı röportajlardan ve biyografik verilerden süzdüğümüz asıl mesele de tam olarak bu zaten. O 30.000 kitabın sahibinin, yani İlber Ortaylı'nın o devasa bilgi birikiminin arkasındaki o görünmez entelektüel mutfağın kapılarını aralayacağız sizinle. Sadece kapılarını aralamak yetmez ama Nasıl yani? Yani o mutfaktaki bıçakların nasıl bilendiğine, o ateşin nasıl harlanıp da hiç sönmediğine de bakmalıyız. Çünkü bu mekanizmayı anlamak için köklere inmemiz şart. Bir kütüphaneyi bir evren gibi nasıl kurduğu, bilgiyi o kaosun içinden çekip nasıl tasnif ettiği meselesi değil mi? Aynen öyle. Çünkü dışarıdan bakıldığında muazzam bir hafıza, sanki doğuştan gelen sihirli bir yetenekmiş gibi görüyoruz. Oysa kütüphane kurmak, nadide eserleri ciltletip raflara dizmek, sonra da karşılarına geçip kahve yudumlamak değildir. O vitrinin arkasında tıkır tıkır işleyen acımasız bir mekanizma var. Kesinlikle. Bu, bilgiyi devasa bir ağ şeklinde organize etme sanatıdır. Bu sanatı ve ardındaki demir disiplini anlamak için Ortaylı'nın entelektüel omurgasını borçlu olduğu hocasına, Halil İnalcık'ın çalışma stiline bakmalıyız. Kaynaklar bize İnalcık'ın metodolojisi hakkında çok çarpıcı detaylar veriyor açıkçası. Veriyor. Bakın mesela İnalcık bir tek makale yazarken bile 10 yıllarca süren bir araştırma yürütüyordu. Akıl almaz bir sabır ve metanet. 10 yıllarca süren bir araştırma. Dile kolay. Öyle. Hatta Osman Bey dönemi üzerine bir makale kaleme alırken kelimenin tam anlamıyla o dönemin ruhuna nüfuz ettiğini biliyoruz kaynaklardan. Bir saniye, ruhuna nüfuz etmesi derken bunu edebi bir metafor olarak mı kullanıyoruz? Yoksa tarihçi incelediği metinlerle o kadar saplantılı bir ilişki kuruyor ki zihin o dönemin gerçekliğini tamamen simüle etmeye mi başlıyor? Metafor demek işin o ağır psikolojik yükünü hafifletmek olur açıkçası. Tarihçi belgelerle o kadar uzun süre bir arada yaşar ki beyni artık o yüzyılın frekansında çalışmaya başlar. İnanılmaz bir odaklanma seviyesi. Kesinlikle öyle.
İnalcık, filolojik ve metodolojik altyapısı onu bu noktaya taşımıştır. Bakın, filoloji derken sadece eski bir dili bilmekten bahsetmiyoruz burada. Kelimenin kökenine inmekten bahsediyorsunuz sanırım. Aynen öyle. Kelimelerin kökenine inmekten, bir belgenin yazıldığı dönemin gramer yapısındaki o ince diplomatik şifreleri çözmekten bahsediyoruz. Metin artık onun için rafa kaldırılmış bir kağıt parçası olmaktan çıkar, yaşayan, nefes alan bir organizmaya dönüşür. Ortaylı da kendi sistemini ustasından devraldığı bu devasa altyapıyla inşa etmiş o zaman. Tamamen o temelin üzerine kurmuştur kendi devasa kütüphanesini. 30.000 kitaplık bir şahsi kütüphane dedik ya girişte. Sizin için de ne kadar sarsıcı bir rakam olduğunu biliyorum. Bu sadece büyük bir kitap deposu değil, orası bir yazarın harici beyni aslında. Harici beyni, çok doğru bir tabir. İnsan zihninin organik sınırlarının kağıt ve mürekkeple dış dünyaya taşmış hali adeta. Ve sonrasında bu harici beynin 5.000 kitabını Galatasaray Üniversitesi'ne bağışladığını da biliyoruz. Evet, devasa bir mirası devretmek gibi. Kesinlikle. Harici beyninin kocaman bir lobunu topluma, öğrencilere devretmek gibi bir eylem bu. Ama benim aklıma takılan çok kritik bir soru var burada. Nedir? Düşünün, masanızda binlerce farklı veriden oluşan bir yığın var. İnsan bu kadar devasa bir bilgiyi kendi zihninde ideolojik bir saplantıya düşmeden, tarafsızlığını kaybetmeden nasıl tasnif eder? Çok zor bir iş bu. Öyle değil mi? Okuduğunuz her kitap sizi yazarının kendi inancına, kendi haklılığına çekmez mi sonuçta? Çekmeye çalışır, hem de bütün gücüyle çekmeye çalışır. Gerçek bir tarihçinin ustalığı işte tam da o yer çekimine direnebilmesindedir. Peki bunu nasıl başarıyor? Bu, harici beynin tasnifi, o ideolojik tuzaklara düşmemenin tek yolu, İnalcık'tan miras alınan o sarsılmaz objektif metodolojiyle mümkündür. İdeolojik bir saplantıya düşmemenin sırrı, kaynakları birbiriyle acımasızca, hiçbir duyguya yer vermeden çapraz sorgulamaya tabi tutma disiplinidir. Çapraz sorgulama çok iddialı bir kavram. Öyle ve lafın gelişi söylenen bir şey de değil bu. Bakın, İnalcık'ın sağlığında dünya baştan aşağı değişti. Küresel boyutta devasa kutuplaşmalar yaşandı, rejimler çöktü, devasa imparatorluklar dağıldı, sınır çizgileri silinip yeniden çizildi. Evet, tarihin en çalkantılı dönemleri. Kesinlikle. Ama onun tarih metodolojisinde, bilgiyi sınama yönteminde zerre kadar sapma olmadı. Çünkü o kütüphanenin kapısından içeri girerken dış dünyayı tamamen ardında bırakıyor. Tam olarak öyle. Bilgiyi tasnif ederken inançlarınızı, kişisel sempatilerinizi veya o günkü siyasi görüşlerinizi kütüphanenin kapısının dışında bırakmak zorundasınız. Ortaylı da kendi kütüphanesini tam bir işleyen makine gibi, bir hakikat laboratuvarı gibi kurgulamıştır. Yani bir kitabı okurken edindiği argümanı hemen kabul etmiyor. Asla kabul etmez. Gider diğer raftan tamamen zıt görüşteki bir başka kaynağı alır ve ikisini masada çarpıştırır. Şöyle düşünün, örneğin bir Osmanlı vergi kaydını incelerken hemen yanına bir Venedik tüccarının gizlice tuttuğu günlüğünü açar. Bir tarafta resmi kayıt, diğer tarafta kişisel bir gözlem. Aynen öyle. Vergi kaydı her şeyin tıkırında olduğunu, isyan çıkmadığını söylerken, Venedikli tüccar limanda buğdayın kara borsaya düştüğünü, halkın açlıktan kırıldığını yazabilir. Çok çarpıcı bir çelişki bu. Öyle, işte Ortaylı bu iki zıt veriyi alır, duygulardan arındırılmış saf bir rasyonel inşa sürecinden geçirir ve asıl gerçeğe ulaşır. O kütüphanede rastgele, keyifli bir hafta sonu okuması yapılmıyor o zaman. Kesinlikle yapılmıyor. Adeta kimyasal bileşenlerin test edildiği sert bir deney ortamı var orada. Bütün bu anlattıklarınız çok mantıklı ama ortada çok temel, aşılması gereken devasa bir fiziksel engel duruyor bana göre. Hangi engel o? Kilitli kapılar meselesi. Doğru tasnif edilmiş bir kütüphanenin raflarında dolaşabilmek, o verileri laboratuvara sokup birbiriyle çarpıştırabilmek için o metinlerin kilitlerini açacak anahtarlara ihtiyacınız var. Tabii ki dillerden bahsediyorsunuz. Evet, diller. Kaynaklarımızı incelediğimizde Ortaylı'nın Almanca, Rusça, İngilizce, Fransızca, İtalyanca, Farsça, Latince ve Arap harfli Osmanlıca okuyabildiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Ve üstelik bu dilleri modern dil kurslarında sıcak ve konforlu sınıflarda da öğrenmiyor. Hayır, otodidaktizm yöntemiyle öğreniyor. Bu kavramı masaya yatırmalıyız bence çünkü çok kritik bir mesele.
Nedir tam olarak otodidaktizm? Dinleyicilerimiz için biraz açalım. Otodidaktizm en sade tabiriyle insanın kendi kendini yetiştirmesi demektir. Ama pratik karşılığı o kadar kolay değildir. Sadece kitap okuyup kendi kendine öğrenmekten ibaret değil sanırım. Değil tabii ki. Bir hocanın gözetiminde hazır ders notlarıyla çalışmaktan bahsetmiyoruz. Eski lügatlarla, yıpranmış gramer kitaplarıyla boğuşarak sabahlara kadar o yabancı metinlerin şifresini çözmek için adeta kelimelerle kavga ederek bir dili sökmesi demektir. Kelimelerle kavga etmek, inanılmaz bir çaba. Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabında ısrarla verdiği tavsiye de budur aslında. Bir dili ancak inatla, metnin üzerine kapanarak ve o dille acı çekerek öğrenebilirsiniz. Fakat burada benim dikkatimi çeken ve üzerinde durmamız gereken çok çarpıcı, hatta ilk duyduğunuzda insanı biraz sarsan bir eleştirisi var. Kitap müzeleri eleştirisi mi? Evet, Avrupa'nın o devasa, şatasatlı, tarihi kütüphanelerini kitap müzeleri olarak tanımlıyor ve çok sert bir şekilde eleştiriyor. Bizim uzaktan bakıp gıpta ettiğimiz, bilginin zirvesi sandığımız o mekanlara neden müze diyor? Müze olmak kötü bir şey mi? Ortaylı bu eleştiriyle aslında entelektüel üretimin kalbine, o durağanlığa ateş eder. Durağanlıktan kastınız Bilginin artık üretilmemesi mi? Şöyle düşünün, Avrupa'da bazı üniversitelerde Jermanistik okuyan, yani Alman dili ve tarihi üzerine çalışan on binlerce öğrenci olabilir. Ancak oradaki kütüphanelerde bulunan etimolojik sözlükler, o devasa ciltler, diyalektoloji dediğimiz şive farklılıklarını belirleyen kurallar, zaten 100 yıl öncesinde o dönemin akademisyenleri tarafından tamamlanmıştır. her şey çoktan rafa kaldırılmış yani. Aynen öyle. O kütüphaneler artık yeni bir bilginin üretildiği yerler değil, eski bilginin sadece tozlanmaktan korunduğu, fosilleşmiş bir arşive dönüşmüştür. İşleyen, ateşin sürekli yandığı o mutfak olmaktan çıkmış, sadece yemeklerin dondurularak saklandığı devasa bir vitrine dönüşmüş. Tam anlamıyla öyle. Oysa Ortaylı'nın kütüphane anlayışı, etimolojinin aktif olarak kullanıldığı, kelime kökenlerinin kazısının her gün şevkle yeniden yapıldığı, karanlıkta kalmış eski metinlerin masaya yatırılıp deşifre edildiği dinamik, gürültülü ve terli bir atölyedir. Öğrendiği o 8-9 dilde işte bu kazı çalışmasının anahtarları, keskileri ve fırçaları oluyor haliyle. Onlar olmadan o madene kesinlikle inemezsiniz. Biz hep yabancı dil öğrenin ufkunuz açılır gibi klişe cümleler duyarız ama burada işin çok daha hayati bir boyutu var sanki. Dili bilmeyen bir araştırmacının elindeki metne sadece şeklen bakmakla yetindiğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz. Yani Latince bir orijinal belgeye bakıp başkalarının yaptığı çevirisine güvenmek bir tarihçi için entelektüel bir körlük değil midir? Körlük demek bile iyimser bir tablo çizer açıkçası. Bu düpedüz başkasının zihniyle tarih yazmaktır. Çeviri yapan kişi kim olursa olsun o metne bilerek veya tamamen bilinç dışı bir refleksle kendi çağının, kendi siyasi ikliminin önyargılarını katar. Doğru, diller sadece iletişim kurmak için değildir. Kesinlikle. Diller günlük hayatta yol sormak, restoranta sipariş vermek için öğrenilmez. Bir tarihçi için diller eski metinlerin satır aralarındaki ince diplomasiyi, o dönemin kültürel kodlarını görebilmek için gözüne taktığı birer optik mercektir. Optik mercek, bu benzetme çok yerinde oldu. Bu benzetme üzerinden ilerleyelim. O kütüphanede farklı mercekler taktığında neler değişiyor? Manzaranın bütün renkleri ve derinliği değişir. Latince bilmeden Avrupa'nın krallıkları arasındaki o diplomatik yazışmalardaki üstü kapalı tehditleri, kilisenin arka plan oyunlarını okuyamazsınız. Ya da Farsça bilmeden Doğu'yu anlayamazsınız. Tabii ki. Farsça bilmeden Doğu'nun o devasa idari derinliğini, devlet bürokrasisindeki nezaketin arkasına saklanmış gücü çözemezsiniz. Rusça bilmeden kuzeydeki o dev imparatorluğun politik manevralarını, o sıcak denizlere inme doktrininin arka planındaki soğuk diplomasiyi kavrayamazsınız. Çok katmanlı bir okuma bu. Özellikle Pax Ottomana dediğimiz, yüzyıllar süren o Osmanlı barışının nasıl sağlandığını anlamak istiyorsanız, bütün bu mercekleri üst üste koymak zorundasınız. Çeviri okuduğunuzda araya her zaman bir elçi girer. Ortaylı, bu dilleri inatla öğrenerek aracıları, o elçileri kapı dışarı ediyor ve doğrudan geçmişin zihniyle birinci elden masaya oturuyor.
Doğrudan geçmişin zihniyle masaya oturmak gerçekten ürperten bir odaklanma seviyesi bu ve anladığım kadarıyla bu sarsılmaz çalışma metodolojisinin sadece zihinsel veya filolojik değil, aynı zamanda fiziksel, çok net mekansal bir boyutu da var. Mekanın ruhu meselesi, evet. Okuma eyleminin gerçekleştiği alanın aurası, tarihi ciddiyeti, sanki o alınan notların derinliğini ve araştırmacının ruhunu da belirliyor. Biliyorsunuz Ortaylı'nın hayatında tam 7 yıl süren bir Topkapı Sarayı Müzesi başkanlığı dönemi var. Evet, çok kritik bir 7 yıl. Kaynaklarımız bu dönemi o kadar büyüleyici detaylarla aktarıyor ki, mesai saatleri bitip de o devasa ahşap kapılar kapandığında, karanlık çöktüğünde sarayın boş koridorlarında hissettiklerini anlatıyor uzun uzun. Özellikle Sultan 3. Ahmet odasındaki kütüphanede yaşadıkları çok çarpıcıdır. Aynen öyle. Gece yarısı o kütüphanede yaşadığı atmosfere dikkat çekiyor. Sultan bile sabaha kadar bu kütüphanede kitap okumuştur diyerek o mekanın asıl sahibinin ihtişam değil, ilim olduğunu vurguluyor. Tam da bu noktada bir okur bir kare vizyonuyla bakarsak, gerçek bir tarihçinin sarayda bile altınları değil, sabaha kadar yanan bir mumun altındaki el yazmalarına odaklandığını görürüz. Çok güçlü bir imge bu. O mekan dışarıdan bakan biri için devasa bir ihtişamın, bir saltanatın sembolü olabilir. Ancak içindeki entelektüel için orası izole bir çalışma hücresidir aslında. Ortaylı'nın lüks ve şatafattan, kameraların flaşlarından uzak durup karanlıkta bizzat metne kapanma geleneği, Osmanlı Sarayı'ndaki ilmiye sınıfının çalışma rutiniyle birebir örtüşür. Gündüz binlerce turistin uğultusuyla dolan o mekan, gece olduğunda gerçek sahiplerine, tarihin o ağır sessizliğine teslim oluyor. Düşünün, dışarıda İstanbul uyuyor. Sarayın duvarlarının ötesinde modern hayatın o büyük kaosu var ama siz içeridesiniz. Sadece rüzgarın sesi gelirken, yüzlerce yıllık bir el yazmasının üzerindeki tek bir kelimenin kökenini bulmak için saatlerinizi harcıyorsunuz. Zihin, mekanla, mekanda o ağır odaklanma haliyle tamamen bütünleşiyor. Gece okuması dediğimiz şey sıradan bir uykusuzluk değil. Adeta zamanın dışına çıkma ritüeli o halde. Zamanın dışına çıkmak o anı en iyi anlatan ifadedir bence. Çünkü o mutlak sessizlikte modern dünyanın bütün uyarıcıları, dikkat dağıtan bütün o unsurları ortadan kalkar. Sadece siz ve metin kalırsınız. Sadece siz kalırsınız ve masanın üzerinden yüzyıllar öncesinden sizinle konuşmayı bekleyen o zihin kalır. Ortaylı kendi gece okuması ve çalışma rutinlerini de bu tarihsel atmosferin ciddiyetiyle beslemiş, o disiplini hayatına entegre etmiştir. Mekanın hafızası, okuyanın hafızasına sızar, o ciddiyet alınan her bir satır nota yansır. Mekanın ciddiyeti, kelimelerin kökenine inen o inatçı dil bilgisi, harici beyin olarak kurulan 30 bin kitaplık devasa kütüphane ve laboratuvar titizliğindeki o acımasız çapraz sorgulama, bütün bu zihinsel yatırım, uykusuz geçilen onca saray gecesi, öğrenmek için kan ter içinde kalınan onca yabancı dil, bütün bu süreç sonuçta nasıl bir ürüne, nasıl sarsılmaz bir tarih felsefesine dönüşüyor? Çok keskin bir senteze dönüşüyor elbette. Ortaylı'nın ömrü boyunca aldığı notlar ve o iğneyle kuyu kazar gibi yaptığı arşiv taramalarının vardığı en büyük, en kristalize olmuş sentez şu sarsıcı cümleyle karşımıza çıkıyor. Türksüz tarih yazılamaz. Sokakta duyduğunuzda ilk bakışta kulağa insanların gururunu okşayan amasi bir slogan gibi gelebiliyor bu. Maalesef öyle algılanma riski var. Ama masamızdaki kaynakların derinliklerine, o tasnif edilmiş verilerin detaylarına indiğimizde bunun altının çok farklı, çok sağlam bir betonla doldurulduğunu görüyoruz. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sentezi? Şöyle ki, bunun hamasi bir milliyetçilik söylemiyle uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Milliyetçi duygularla yazılmış tarih, sabun köpüğü gibidir. Çapraz sorgulamaya girdiğinde anında patlar. Ortaylı'nın ortaya koyduğu bu sentez, dilden, ordudan ve Avrasya coğrafyasına yayılmış binlerce yıllık devlet kurma geleneğinden süzülüp gelen tamamen bilimsel bir sonuçtur. Yani matematiksel ve rasyonel bir gerçeklikten bahsediyoruz. Aynen öyle. Bunu bir slogan olarak atmaz ortaya. Belgelerle, kurumların işleyiş mekanizmalarıyla ispat eder. Örneğin çok somut bir yere bakalım.
Osmanlı Devleti'nde kadının rolüne dair yaptığı çalışmalara odaklanalım. Biz kadı deyince aklımıza hemen dizilerde gördüğümüz, sadece mahkemede oturup hırsıza uğursuza ceza kesen sıradan bir yargıç figürü gelir. İşte belgeleri o dillerin merceğinden okuduğunuzda o dar yanlış bakış açısı tamamen yıkılır. Kaynaklar bize gösterir ki kadı sadece bir yargıç değildir. Nedir peki tam olarak rolü? Kadı, o bölgedeki hukukun, idarenin, esnafın denetiminin, çarşı pazarın nizamının, vakıfların yönetiminin orkestra şefidir. Kısacası mahalle düzeninin ve şehrin tam kalbindeki idari beyindir. Böylesine kompleks, böylesine ince düşünülmüş ve çok katmanlı bir idari deha mekanizması tesadüfi bir toplumsal hareketle ortaya çıkmaz. Devasa bir kurumsal hafıza gerekiyor bunun için. Kesinlikle. Akdeniz'in sıcak sularından ta İç Asya'nın bozkırlarına kadar uzanan o devasa Avrasya coğrafyasında bu kurumsal yapıyı, bu inanılmaz askeri ve idari ağı hesaba katmadan hiçbir ulusun tarihini tam ve eksiksiz olarak yazamazsınız. Ne Avrupalıların ne de Asyalıların. Hiçbirinin. Yazmaya kalkarsanız o tarih delik deşik olur, mantık zinciri kopar. Dolayısıyla Türksüz tarih yazılamaz tezi bir duygu ifadesi veya övünç kaynağı değil, evrensel tarih metodolojisinin o çapraz sorgulamadan geçmiş yapı taşlarından biridir. Çekerseniz bütün bina çöker diyorsunuz. Çekerseniz bina çöker, aynen öyle. Yani o koca entelektüel mutfak, yalan o gece mumları ve o harici beyin, bize aslında kim olduğumuzu rasyonel belgelerle ispatlamak için durmadan çalışıyor. Sizin altını çizdiğiniz bu idari deha meselesi üzerinden şunu anlıyorum açıkçası. Bizim tarih bilincini böyle boş zamanlarda kitap karıştırmak gibi bir hobi olarak değil de düpedüz bir ulusal güvenlik, bir varoluş ve geleceği planlama meselesi olarak görmemiz gerekiyor. Tam isabet, vurgu tamamen buradan besleniyor. Kendi kurumsal kimliğini, o devasa idari geçmişini ve hukuk tarihini o yabancı dillerin merceğinden okuyamayan, belgelerle analiz edemeyen bir toplumun geleceği sağlam bir şekilde tasarlaması mümkün değil sanırım. Pusulası ve haritası olmayan bir geminin okyanusta güvenle ilerlemesini beklemek ne kadar akılcıysa, o da o kadar mümkündür ancak. Toplumların hafızası işte o laboratuvarda çapraz sorgulanmış, safralarından arındırılmış sağlam belgelerdir. Tarih bir nostalji aracı, geçmişe bakıp iç geçirme seansı değildir. Çok haklısınız. Rasyonel belgeler bize yüzlerce yıl önce o muazzam coğrafyaların, birbirinden tamamen farklı kültürlerin nasıl bir kurumsal zekayla, nasıl bir hukuk ve idare sistemiyle yönetildiğini gösterir. Siz o kütüphanedeki verileri tasnif edip, o 8 farklı optik mercekle okuyup doğru sentezlediğinizde ortaya çıkan o büyük tablo sadece dünü anlamanızı sağlamaz, bugünün karmaşık politik ve toplumsal problemlerini çözmek için de elinize en güçlü anahtarı verir. Geçmişin refleksleri geleceğin krizlerinin panzehiridir diyebiliriz. Bütün bu derin analizin, o belgelerin ve koridorların izini sürdüğümüz sohbetin sonunda çok net, çok aydınlık bir yere varıyoruz aslında. Bu devasa okuma eylemi, bu acımasız tasnif ve gece yarıları alınan notların metodolojisi sadece Ortaylı'nın kendi zihninde, kendi kütüphanesinde kapalı kalan bencil bir eylem değil sonuçta. Kesinlikle değil. Çok daha geniş bir etki alanı var. İnsan geleceğini nasıl kurar ve bir ömür nasıl yaşanır gibi eserlerine baktığımızda, 10 yıllar boyunca harlanmış bu entelektüel mutfağın tüm sırlarını, o zorlu çalışma disiplinini gelecek kuşaklara bir yol haritası olarak, bir miras olarak devrettiğini görüyoruz. Sadece şu kitabı alın okuyun, şu dili mutlaka öğrenin gibi yüzeysel tavsiyeler de vermiyor. Hayır, işin psikolojik ve estetik boyutuna da çok derinlemesine iniyor o kitaplarda. Yaşananların, öğrenilenlerin, çekilen o zihinsel çilenin insanın yüzüne, fiziksel duruşuna yansıdığını söylüyor mesela. İfadeniz bomboşsa hiçbir şey yaşamadığınız anlaşılır diyerek çok sarsıcı bir estetik tespitte bulunuyor, insanı kendi zihinsel tembelliğiyle yüzleştiriyor adeta. Çok doğru.
Okuma eylemini sadece kağıt üzerinden de tanımlamıyor üstelik. Aynen öyle. Sadece kitap sayfalarını çevirmeyi değil, entelektüel bir yaşam kurmak için şehirleri, binaları, kütüphaneleri, mimariyi, dinlenilen müzikleri ve duvarlardaki sanat eserlerini nasıl masadaki birer çalışma notu gibi dikkatle okumak gerektiğini aratıyor. Şehri gezmek elinde fotoğraf makinesiyle turist olmak değildir. Şehri okumak, bir tarihçinin hayatı anlamlandırmaya çalışan bir aydının en asli görevidir diyor. Çevrenizden akıp giden kültürü okuyacak bir metodolojiniz yoksa, hayat sadece etrafınızda olup biter ama asla içinize işlemez. İşte bir okur bir kare vizyonunun da savunduğu gibi, asıl mesele bir kütüphane dolusu kitaba sahip olmak değil, o kütüphaneyi bir entelektüel mirasa dönüştürebilmektedir. Düşün ki karşında yüzyıllardır dünyaya hükmetmiş bir imparatorluğun yaşayan sembolü duruyor. Muazzam bir ağırlık. İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, bütün o diplomatik protokolüyle, devasa mahiyetiyle birlikte tam gözlerinin içine bakıyor. Her kelimenin tartılarak seçilmesi gereken o kritik anlardan biri. Kesinlikle. Ve sen diplomatik nezaket sınırlarını bir milim bile aşmadan, sesini bir an olsun yükseltmeden, doğrudan onun yüzüne karşı atalarının İstanbul'da yaptığı stratejik hataları sıralıyorsun. Üstelik bunu hiç çekinmeden son derece doğal bir sohbetin içindeymiş gibi yapıyorsun. Aynen öyle. Karşındaki gücün büyüklüğü ne olursa olsun gerçeği bükmüyor, tarihi gerçekleri anlatmanın zorluğunu hiç gizlemeden anlatıyorsun. Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın zekası tam olarak böyle keskin, tavizsiz bir kılıçtı. Maalesef. Tarihi okuduğumuz, kürsülerden dinlediğimiz hocamız artık bizzat tarihin ta kendisi oldu. Bugün bu mikrofona konuşmak, masadaki belgelere bakmak inanın her zamankinden çok daha ağır. Karşımızda sadece bir akademisyenin kaybı durmuyor. Koca bir medeniyet hafızasının kaybı duruyor masada. Çok doğru. Bu derinlemesine analiz, onun o sarsılmaz mirasına, tarihsel duruşuna bir saygı duruşu niteliğinde tasarlandı. Ancak masamızdaki makaleleri, röportajları ve notları sıradan, kronolojik bir tarih dersi çıkarmak için bir araya getirmedik. Hedefimiz kesinlikle ansiklopedik bir biyografi sunmak değil. Hedefimiz, onun o eşsiz retorik gücünü, saniyeler içinde karşısındakini silahsız bırakan o keskin zekasını ve elit diyaloglarını çözmek. Sen de bu anlatılanlarda bilginin saf zekayla birleştiğinde nasıl keskin bir kılıca dönüştüğüne şahit olacaksın. Aslında bu analizin temel misyonu o meşhur çıkışların, herkesin bildiği o efsanevi fırçaların arkasındaki derin psikolojiyi okumak. Bir arşivcinin ömrünü belgelere, koca bir imparatorluğun o tozlu yapraklarına adamış bir zihniyetin dünyayı nasıl algıladığını masaya yatıracağız. Sadece ne söylediği değil, neden söylediği de önemli. Kesinlikle. Sen de bu sohbet boyunca şuna çok net şahit olacaksın. Devasa bir bilgi birikimi, yeri geldiğinde basit bir polemik aracından çıkıp topyekün bir medeniyet savunmasına dönüşebiliyor. O halde bu zekanın kılıçlaşmasından bahsetmişken bizi doğrudan o benzersiz dostluk ve rekabet ortamına götürecek bir noktadan başlayalım. Bir okur bir kare kütüphanesinin tozlu raflarındaki bu anekdot bizi İlber Ortaylı'nın en yakın dostlarından biri olan Profesör Doktor Celal Şengör ile televizyon ekranlarındaki o meşhur entelektüel düellosuna götürüyor. Gerçekten televizyon tarihimizin en unutulmaz anlarından biridir o an. Düşünsene, canlı yayındalar, Celal Şengör o devasa eşi benzeri olunmayan kişisel kütüphanesini, nadir eserlerini büyük bir tutkuyla heyecanla anlatıyor. İzleyen herkes o kitapların ihtişamına kapılmış durumda. Herkes büyülenmişken İlber Hoca birdenbire son derece sakin ama bir o kadar da keskin bir dille araya giriyor. Ve o meşhur cümleyi kuruyor. Celal, senin kütüphanen güzel ama o kitapların içindeki her şeyi bildiğini sanma, buralar arşiv görmemiş adamın anlayacağı işler değil. İnanılmaz bir müdahale. Bu temas bana hep şunu düşündürüyor. Bu aslında iki satranç ustasının tahtaya bile bakmadan zihinlerinde taşları oynatarak körleme maç yapması gibi bir durum. Çok yerinde bir benzetme. Fakat dürüst olalım, dinleyici olarak dışarıdan baktığımızda
Bu tavır inanılmaz bir kibir gibi algılanmıyor mu? İlk bakışta öyle görünebilir. Celal Şengör gibi dünya çapında bir bilim insanına kameralar önünde arşiv görmemiş adam demek ya da etrafındaki insanlara sürekli zır cahil damgası vurmak, bu sadece entelektüel bir oyun mu yoksa içinde ciddi bir egosantrizm barındırmıyor mu? Açıkçası dışarıdan bakıldığında bir kibir veya ego çatışması gibi görünmesi son derece anlaşılır. Ancak o diyalogların içine girdiğinde, o dünyanın kurallarını anladığında meselenin kişisel bir üstünlük taslamak olmadığını görüyorsun. Nedir peki asıl mesele? Oradaki arşiv görmemiş adam vurgusu, bilginin miktarından ziyade bilginin niteliği ve metodolojisi üzerine kurulmuş çok sağlam bir argümandır. Metodoloji derken? Bakın arşiv görmek, bir tarihçi için sadece eski harflerle yazılmış bir belgeyi eline alıp okumak değildir. O belgenin yazıldığı dönemin ruhunu, saray bürokrasisinin nasıl işlediğini, o kağıtta kullanılan mürekkebin niyetini, o medeniyetin nefesini hissetmektir. Sadece kapağı açıp okumak yetmiyor. Yetmez. İlber Ortaylı'nın bu müdahalesi bilginin kaynağına inmeden sadece kitap kapağı açarak tarih yazılabileceğini sanan modern yaklaşımlara verilmiş çok incelikli bir derstir. O zaman aralarındaki bu meşhur zır cahil tabiri de birbirlerine yönelik bir hakaret değil. Kesinlikle hakaret değil. Dışarıya karşı kullandıkları ortak bir retorik kalkanı bu. Düşünün, herkesin her konuda hiçbir altyapısı olmadan fikir beyan ettiği bir çağda yaşıyoruz. Herkesin her şeyi bildiği bir çağ. İşte tam da bu yüzden bu iki bilim insanı kendi aralarında metodolojik bir koruma alanı yaratıyor. Canlı yayında birbirlerini hangi dili daha iyi telaffuz ediyorsun diye test edecek kadar ileri gitmeleri de tamamen bu hiyerarşiyle ilgili. Kendi zihinlerindeki bilgi hiyerarşisi. Aynen öyle. Ortaylı'nın zihninde çok net bir hiyerarşi var. En tepesinde ana kaynaklara inebilen, dilleri orijinalinden kendi bağlamında okuyabilen ve medeniyetleri birbiriyle mukayese edebilen gerçek entelektüeller oturur. Geriye kalanlar da kalkanın dışında kalıyor. Doğru. Metodolojiden yoksun her türlü sığ bilgi o kalkanın dışına itilir. Dolayısıyla zır cahil bir aşağılama sıfatı olmaktan çıkıp bilginin namusunu koruyan bir güvenlik şeridine dönüşüyor. Bu metodolojik kalkanın sadece akademik çevrelerle sınırlı kalmaması gerçekten karakterinin en büyüleyici yanlarından biri. Meslektaşına karşı kurduğu bu otoriter savunma hattı dışarıdan gelen bir bakışla karşılaştığında, doğrudan imparatorluğun kendisine yönelen bir bakışla karşılaştığında nasıl bir şekil alıyor? İşte orası meselenin diplomatik ve tarihi bir sınava dönüştüğü yer. O kalkan çok daha rafine, çok daha heybetli bir hal alıyor. Konuyu hemen açılışta bahsettiğimiz o sahneye, uluslararası arenaya taşıyalım o zaman. 2008 yılına. Evet, 2008 yılı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in Türkiye ziyareti, Bursa'da kendisine mihmandarlık yapma görevi İlber Ortaylı'ya veriliyor. Diplomasinin kelimenin tam anlamıyla zirvesi. Düşün ki protokol kurallarının milimetrik uygulandığı, her kelimenin, atılan her adımın devletler arası bir anlama geldiği bir ortam. Hoca, kraliçeyi sonrasında mütevazı, saygılı ve şaşılacak derecede bilgili olarak tanımlıyor. Karşısındaki kişiye büyük bir saygı duyuyor. Duyuyor. Ama iş tarihi anlatmaya, o iki dev imparatorluğun geçmişte kesiştiği yollara geldiğinde, o nezaketin arkasındaki çelikten irade hemen ortaya çıkıyor. Kraliçenin yüzüne karşı, İngilizlerin Osmanlı ve İstanbul üzerindeki stratejik hatalarını hiç çekinmeden anlatıyor. Hem de protokol sınırlarını asla ihlal etmeden. Vermiyor. Bir monarka diplomatik sınırları aşmadan atalarının hatalarını anlatmak bu nasıl bir retorik becerisi gerektirir? Ortadaki o psikolojik katmanlar muazzam bir derinlik taşıyor aslında. Karşısındaki kişi sıradan bir devlet başkanı değil. Koskoca bir imparatorluk geleneği var arkasında. Elbette. İlber Ortaylı, İngiliz geleneğine, onların devlet terbiyesine her zaman büyük bir saygı duymuştur. Kraliçenin şahsında bu saygıyı kusursuz bir protokol diliyle gösteriyor. Fakat iş Osmanlı tarihine gelince durum değişiyor. Değişiyor çünkü o noktada Ortaylı'nın tarihçi kimliğinin ötesinde çok güçlü bir devlet adamı refleksi devreye giriyor. Karşısındaki gücün siyasi büyüklüğü tarihi gerçekleri değiştiremiyor. Değiştiremez. Ortaylı, diplomatik nezaketi bir kılıf olarak kullanıyor ve o kılıfın içine saf tarihi gerçekleri yerleştirerek kraliçeye sunuyor. Tarihin tozunu yutmuş,
imparatorlukların çöküşüne bizzat belgeler üzerinden tanıklık etmiş birinin, tarihi masa başında yazanlara karşı gerçeği haykırma zorunluluğudur bu. O ağırlığı kraliçeye bizzat hissettiriyor. Hissettiriyor. Çünkü kendi imparatorluk geçmişimizin vakarını bir başka imparatorluğun temsilcisi karşısında bir an bile elden bırakmamak zorundadır. O an orada sadece bir rehber değil, koca bir tarihin bekçisidir. Kraliçeye karşı dışarıdan gelen bir yanlış anlamayı düzeltmek muazzam bir diplomatik refleksti. Ancak masadaki kaynakları incelediğimizde hocayı asıl çileden çıkaran şeyin çok daha farklı bir durum olduğunu görüyoruz. İçeriden gelen bir yanlış okuma. Tam olarak bu. Bu medeniyetin kodlarının yabancılar tarafından değil, bizzat içeriden, kendi aydınımız tarafından yanlış okunması. Bu onu gerçekten derinden yaralayan bir durum. Yabancı bir monarka karşı tarihi savunmak işin dış politikasıysa, kültürel dokuyu kendi edebiyatçısına karşı savunmak işin iç politikası diyebiliriz sanırım. Çok doğru bir tespit. Orhan Pamuk polemiği de tam bu noktada başlıyor zaten. Kaynaklarda hocanın Nobel ödüllü yazarımız için kullandığı o tartışmalı çıkış çok net duruyor. Diyor ki, bana göre Orhan Pamuk Türkçeyi bilmiyor. Uluslararası çapta tanınan bir yazar için gerçekten çok keskin, çok iddialı bir cümle. Üstelik hoca bu eleştiriyi öyle havada bırakmıyor, altını dolduruyor. Pamuk'un bir eserinden şu cümleyi alıntılıyor. İmam ikindi namazı saatinde caminin balkonuna çıkarak ikindi ezanını okudu. İlk dinlediğinde son derece sıradan, masum bir roman cümlesi gibi duruyor. Ben de tam onu soracaktım. Dinleyici olarak bu cümleyi duyduğunda sadece bir mekan betimlemesi gibi gelebilir. Sonuçta edebiyat bir kurgu sanatı değil midir? Kurgudur. Bir özgürlük alanı var romancının. Kelimeleri seçerken bir tarihçi ya da ilahiyatçı kadar katı kurallara bağlı kalmak zorunda mı? Neden bu tek bir cümle Ortaylı'da böyle bir infial yaratıyor? Edebiyat elbette bir kurgu alanıdır. Buna şüphe yok. Ancak o kurgunun inşa edildiği ana malzeme dildir. Ve dil toplumun hafızasıdır. O tek bir cümlenin İlber Ortaylı'nın zihninde yarattığı infiali anlamak için kelimelere sadece sözlük anlamıyla değil, bir medeniyetin kodları olarak bakmamız gerekiyor. O cümleyi hocanın zihniyle parçalarına ayıralım o zaman. Ayıralım. Birinci devasa hata, namazın saati olmaz, namazın vakti olur. İkisi arasında ne fark var? Çok büyük fark var. Saat, batılıdır, mekaniktir ve ölçülebilir bir kavramdır. İşin içine makineler giriyor. Aynen. Vakit ise güneşe, gölgelere, tabiata ve tamamen kozmik bir düzene bağlı manevi bir zaman dilimidir. Siz namaza saat derseniz, o maneviyatı makineleştirmiş olursunuz. Peki ikinci hata? İkinci hata, caminin balkonu olmaz. Caminin şerefesi vardır. Balkon sivil mimariye ait bir kelime. Tamamen dünyevi, sivil bir unsurdur balkon. Şerefe ise dini bir çağrının yapıldığı, kelime anlamı olarak da şeref duyulan makamdır. Mimarinin ruhunu yok ediyor bu kelime seçimi. Kesinlikle. Ve üçüncü hata, ezanı imam okumaz. Ezanı müezzin okur. İmamın görevi namaz kıldırmaktır. Doğru. İmam cemaate namaz kıldırır, müezzin ise vakti ilan eder. Bakın, 3 kelime seçimi, 3 devasa medeniyet hatası. Sadece tek bir cümle içinde koca bir inanç sisteminin ve 1000 yıllık bir mimari kültürün terminolojisi yıkılıyor. Yerine bambaşka, tamamen yabancı bir terminoloji yerleştiriliyor. Ortaylı'nın sıklıkla dile getirdiği roman yazmak başka, tarih bilmek başka sözü tam da bu temele oturur. Hoca, bir toplumun içine doğmadan, onun ritüellerini, sokaktaki dilini içselleştirmeden üretilen metinlere dayanamıyor. Dışarıdan bir gözlemci edasıyla yazılması. Evet, tamamen oryantalist bir açıyla bakılması. Yanlış kelime seçimi masum bir edebi tercih değildir onun gözünde. Yanlış bir medeniyet tasavvuru sunmaktır. Kendi toplumuna bir turist gibi bakmak aslında bu. Kendi kavramlarını batılı kalıplara sokarak yazmak. Bu şekilde üretilen her metin Ortaylı'nın o arşivci hassasiyetine çarpıp paramparça olmaya mahkumdur. Çünkü Türkçenin o yüzyıllar içinde demlenmiş kelime hazinesi medeniyetin bizzat kendisidir. Bu kelimeleri yitirmek, medeniyetin hafızasını yitirmektir diyebilir miyiz? İlk şüphesiz, kelimeler o hafızanın taşıyıcı kolonlarıdır. Peki, kelimelerin ve metinlerin muhafızlığından söz ederken, bu muhafızlık duygusunun soyut kavramlardan çıkıp somut taşlara, mekanlara yansıdığını nasıl göz ardı edebiliriz?
Metinlerdeki kelimeleri böylesine tutkuyla savunan o irade, iş fiziki imparatorluk mirasına geldiğinde çok daha somut bir savunma hattı kuruyor. Taşların ve duvarların muhafızlığı başlıyor orada. 2005 ile 2012 yılları arasında hocanın Topkapı Sarayı Müzesi başkanlığı yaptığı o kritik 7 yıllık döneme odaklanalım. Oraya sadece bir iş yeri olarak bakmadığı çok açık. Kesinlikle. Kaynaklar bize gösteriyor ki Ortaylı burayı bir memuriyet, sıradan bir bürokrasi basamağı olarak asla görmüyor. Oraya adım attığı andan itibaren bu görevi bir hizmet, hatta bir askerlik olarak tanımlıyor. Nöbet tutuyor adeta. Ve o dönemde müzeyi gezenlere, koridorlarda gürültü yapanlara, o tarihi dokunun ağırlığını hissetmeyenlere karşı attığı o meşhur fırça hala hafızalarda tazeliğini koruyor. O sesleniş tarihi bir andır. Bizzat kalabalığın arasına girip müdahale edip şöyle bağırıyor. Burası pazar yeri değil, babanızın evi de değil, burası imparatorlukların merkezidir. Ayakkabı sesinizden taşlar utanıyor. İnanılmaz bir tasvir, taşların utanması. Bir insan, ziyaretçiler sadece biraz ses yaptı diye neden bu kadar derinden bir öfke duyar? Ayakkabı sesine duyulan bu tepkiyi sıradan bir müze müdürü asabiyetiyle açıklamak mümkün mü gerçekten? Asla mümkün değil. O fırçanın ardındaki duyguyu sıradan bir gürültü kirliliğine gösterilen tepki olarak okumak, İlber Ortaylı'nın o derin tarih felsefesini hiç ama hiç anlamamak demektir. Bu öfkenin kökleri nerede o zaman? Çok daha derinlerde. O fırça aslında kolektif hafızasını tamamen yitirmiş. Kendi kurduğu medeniyete bir turist kadar, bir yabancı kadar uzak kalmış, bir topluluğa karşı duyulan derin, kabuk bağlamamış bir hüznün dışa vurumudur. Öfke değil, derin bir hüzün var altında. Kesinlikle hüzün. Bakın, İlber Ortaylı 3. Ahmet'in kütüphanesinde sabahladığı o odaları anlatırken, mekanın boşluğundaki o sessiz ihtişamdan bahseder. Onun için o taşlar basıp geçilen cansız nesneler değildir. Canlı varlıklar gibi görüyor onları. Evet, her biri cihanın yönetildiği, dünyanın kaderini değiştiren büyük kararların alındığı anlara şahitlik etmiş canlı varlıklardır. O yüzden taşlar utanıyor diyor. Müzeyi bir pazar yeri gibi gezmek, koridorlarda bağırıp çağırmak, o taşların taşıdığı ruha kör olmaktır. Hocanın cehaleti olan tahammülsüzlüğünün zirve noktası da tam olarak burasıdır zaten. Tarihin kalbinde durup da o kayıp atışını duyamayan sağırlaşmış zihinler. Ayakkabı sesinizden taşlar utanıyor. Cümlesi, yüzyıllar öncesinin zarafetiyle günümüzün idrak eksikliği arasındaki o korkunç uçurumu tek bir analojiyle yüzümüze çarpan edebi bir başyapıttır bence. Orada korumaya çalıştığı şey sadece bir sükunet değil o zaman. Asla değil. Korumaya çalıştığı şey, o mekanın temsil ettiği tarihi haysiyettir, saygıdır. O taşların utanması, insan sadece dinlerken bile o anki mekanı, o avlunun yankısını, sarayın o serin koridorlarını zihninde canlandırabiliyor. Gerçekten muazzam bir tasvir. Farkındaysan anlattığımız tüm bu vakalar birbiriyle eşsiz bir bütünlük oluşturuyor masada. Birbirini tamamlayan devasa bir yapboz gibi. Celal Şengör'le kurduğu o retorik kalkanı bilginin metodolojisini korurken, Kraliçe Elizabeth'e karşı gösterdiği o vakur devlet adamı duruşu, tarihimizi doğrudan dışarıya karşı savunuyor. İçeriye döndüğümüzde de Orhan Pamuk üzerinden kelimeleri koruyor. O kelime seçiminde yakaladığı medeniyet sapmasına verdiği tepki, kültürel dokuyu koruma çabası ve nihayetinde Topkapı Sarayı'nda attığı o fırça, somut mirasa, o taşların sessiz ruhuna sahip çıkma iradesi. Hepsi aynı merkeze çıkıyor aslında. Varoluşumuzu savunma noktasına. Köklerimizi ve hafızamızı her ne pahasına olursa olsun savunma iradesi bu. Tüm bu vakaları zihnimizde birleştirirken dinleyicinin de aklında tutması gereken çok ama çok hayati bir nokta var aslında. Nedir o son düşünce? Belki de hocanın o keskin, tavizsiz ve zaman zaman dinleyeni ürküten sert retoriği, sanıldığı gibi sahip olduğu o muazzam bilginin getirdiği bir kibir veya entelektüel bir üstünlük taslaması değildi. Ne peki? O, gözlerin önünde tarihsel hafızasını her geçen gün biraz daha kaybeden, kelimelerini unutan, kendi mekanlarına yabancılaşan bir toplumu sarsarak uyandırmak için kullandığı son çaresiz savunma mekanizmasıydı. Uyananları uyandırmak için çalınan bir zil. Aynen öyle.
Bilgiyle tam anlamıyla donanmış bir zihnin, adeta yangın yerine dönmüş bir dünyada, o derin uykudakileri sarsmak için çaldığı sert, rahatsız edici ama bir o kadar da elzem bir zildi. Tarih, kendi hafızasını korumak için bu zili çalan eli daima büyük bir minnetle hatırlayacaktır. O zil, eminim ki bu analizi dinleyen herkesin zihninde uzun süre yankılanmaya devam edecek. Kaynakların bize bugün gösterdiği bu eşsiz tablo, tarihin sadece kitaplardan okunacak pasif bir geçmiş değil, aynı zamanda sonuna kadar savunulacak bir cephe olduğunu hepimize bir kez daha hatırlattı. Bazen sabahları aynaya baktığında, o yüzün ardındaki asıl mimarın kim olduğunu hiç derinlemesine düşündün mü? Yani sadece genetik mirastan falan bahsetmiyorum. Tabii o çok yüzeysel bir yaklaşım olurdu. Aynen öyle. Elmacık kemiklerinin açısından veya saçının renginden ziyade seni sen yapan o çizgilerin, bakışlarındaki o belirli derinliğin ya da tam tersi o inanılmaz yüzeysel boş ifadenin gerçek sorumlusunun kim olduğunu kastediyorum. Bu gerçekten çok ağır bir soru. Değil mi? Doğamız gereği hani hayatın bize bir şeyler yaptığına, şartların bizi böyle bir çömlek gibi şekillendirdiğine inanmaya çok meyilliyiz. Sorumluluğu dışarıya atmak inanılmaz derecede konforlu bir savunma mekanizması çünkü. Kesinlikle öyle. Şartlar böyleydi deriz hani. Çevre böyleydi, ekonomi kötüydü, zamanım yoktu filan. Hep bir mazeret var yani. Ama bu derinlemesine incelemede, o konforlu mazeretlerin hepsini kapının önünde bırakıyoruz. Zira bugün masada tek bir odak noktamız var. İlber Ortaylı'nın o devasa entelektüel birikiminden süzülüp gelen Bir Ömür Nasıl Yaşanır adlı eserindeki kristalize olmuş hayat felsefesi. İnsan zihninin o tozlu şantiyesine giriyoruz. İnsanın kendi talihini, kendi zekasını ve karakterini kendi elleriyle nasıl inşa edeceği konusuna kilitleneceğiz. Çok iddialı bir hedef bu. Öyle, Romalıların o meşhur deyişiyle başlamak istiyorum. Faber est sue fortuna. Yani herkes kendi talihinin mimarıdır. Bunu ister istemez bir irkilmeye itiyor açıkçası. Neden sence? Neden irkiliyoruz? Çünkü kendi talihinin mimarı olmak demek, hayatın o rahat, pasif izleyici koltuğundan kalkıp kendi inşaatının tozunu yutmayı göze almak demektir. Yani Romalılar, fortuna, talih derken gökten düşen sihirli bir şanstan bahsetmiyorlardı. İnsanın elindeki o ham maddeyi nasıl işlediğinden bahsediyorlardı. O malzemeyle ne yarattığından, değil mi? Aynen öyle. Üzerine konuşacağımız bu metin, şöyle düşünürseniz mutlu olursunuz reçetesi değil. Bu çok keskin, zaman zaman epey acımasız bir gerçeklikle yüzleşme rehberi, zihni, zamanı ve en önemlisi o entelektüel omurgayı dik tutmak için çizilmiş detaylı bir yaşam haritası bu. Bir mimari plan gibi aslında. Tam olarak öyle. Ortada inşa edilecek bir zihin varsa, önce o mimarın elinde sağlam bir plana, iyi seçilmiş malzemelere ve sarsılmaz bir iradeye ihtiyaç vardır. Hocanın felsefi zemini de tam olarak bu iradenin ve o iradeyi besleyen disiplinin etrafında şekilleniyor zaten. Tamam, o zaman hadi şu malzeme seçimi konusunu biraz açalım. Bir bina inşa edeceksek, gidip hani en çürük tuğlaları, en ucuz çimentoyu kullanmazsın herhalde. Tabii ki kullanmazsın. Bina anında çöker. İşte zihnimiz için de bu durum aynen böyle. Zihnimize neleri ve en önemlisi kimleri aldığımız o mimarinin temel yapı taşları oluyor. Kitapta geçen ve benim çok ilgimi çeken bir kavram var mesela. Otodidaktizm. Açıkçası ilk duyduğumda bir tür tıbbi terim veya nadir görülen bir hastalık falan gibi tınlamıştı kulağıma. Yabancı bir kelime olduğu için o hissi vermesi çok normal. Değil mi? Biz genelde öğrenme eylemini okulla, üniversiteyle, diplomalarla falan sınırlandırmaya çok alışkanız çünkü. Bu kavram aslında bize ne söylüyor? Otodidaktizm, en yalın haliyle insanın kendi kendini yetiştirmesi demek, yani kendi eğitiminin sorumluluğunu bizzat eline almasıdır. Okul veya üniversite sana sadece bir giriş kapısı sunar, alfabe verir. Asıl inşaat senin kendi iç dünyanda o kapıdan geçtikten sonra başlar. Anlıyorum. Yani diplomayı duvara asınca iş bitmiyor. Asla bitmez. Hatta yeni başlıyor diyebiliriz. Hoca bu kitabında der ki, beyninize yeni bir kapı açacak, size değer katacak insanlarla bir araya gelin. Yani bunun bir tercih değil, entelektüel bir zorunluluk olduğunu savunur.
Peki bunun tam zıttı nedir sence? Bunun tam zıttı cahillikle, ufku dar insanlarla, o sonu gelmez dedikodularla ve içi boş sohbetlerle o çok kıymetli zamanı heba etmektir. Kendi kendini yetiştiren bir zihin yaratmanın en temel şartlarından biri, kitapta çok güçlü bir şekilde vurgulanan nitelikli yalnızlık dediğimiz pratik kuraldır. Nitelikli yalnızlık. Bak bu kelime öbeği çok iddialı. Öyledir. Nitelikli yalnızlık insanın dünyadan tamamen küsüp dağa çıkması falan değildir ama dışarıdaki o sağır edici, algı yönetimine dayalı anlamsız gürültüyü kısıp kendi düşüncelerini, okuduklarını ve iç sesini duyabilecek o steril alanı yaratmasıdır. Yani bir nevi kendi içine dönme ritüeli. Kesinlikle. Sabırla kişinin kendi içine dönmesi ve o zihinsel inzivayı hayatının düzenli bir parçası haline getirmesidir. Ya aslında bu günümüz dünyasında o kadar zor ki. İnanılmaz zor. Telefonum cebimde sürekli titriyor, bildirimler akıyor. Herkesin her an her şey hakkında bir fikri var sosyal medyada. Dışarıdaki o gürültüyü kısmak neredeyse imkansız gibi hissettiriyor bana bazen. Çok haklısın. Sürekli bir dikkat dağınıklığı çağındayız çünkü. Evet, bunu ben hep bir zihinsel diyet analojisiyle örneklendiriyorum. Yani bedenine her gün abur cubur doldurmazsın değil mi? Peki neden zihnini boş kalabalıkların o abur cubur sohbetleriyle doldurasın ki? Harika bir benzetme bu. Çok doğru. Ama burada sana biraz meydan okumak da istiyorum hazırsan. Tabii, dinliyorum. Zihnimizi boş kalabalıklardan koruyalım. Tamam, buna katılıyorum. Fakat sürekli bana değer katacak insan arayışı, sürekli bir şeyleri filtreleme çabası insanı bir tür elitist izolasyona sürüklemez mi? Yani bu felsefe sokaktaki insandan, günlük hayatın o sıradan ama samimi akışından tamamen kopmamızı mı istiyor? Bu çok sık sorulan bir soru aslında. Yani kendimizi entelektüel bir yankı odasına hapsetmemizi mi bekliyor bizden? Siz cahilsiniz, ben kitabımla baş başa kalacağım kibri gibi tınlamıyor mu sence de biraz? Bak bu çok yaygın bir yanılgı. Ve tam da bu yüzden o ince çizgiyi iyi çekmek gerekiyor. Kibirli bir kopuşla bilinçli bir sınır koymak arasında dağlar kadar fark vardır. Yankı odası dediğin şey aslında seninle tamamen aynı düşünen kalabalıkların arasına karışıp kendi egonu okşamaktır. Evet, hep onaylanmak istersin orada. Aynen öyle. Bu nitelikli yalnızlık değil ki. Bu sadece konforlu bir kalabalıktır. Kitaptaki felsefe ise bunun tam tersini söyler. O fil dişi kuleye kapanıp hayatı tamamen ıskalamak değil, hayata daha derin, daha donanımlı ve daha eleştirel bir gözle dönebilmek için bir güç toplama evresidir bu. Bir nevi bataryaları doldurmak gibi. Kesinlikle. Burada asıl büyüleyici olan şey şu, gerçek öğrenme dediğimiz süreç o parçaları kafamızda birleştirip aha dediğimiz derin idrak anları o kalabalıkların o histerik gürültüsü içinde asla gerçekleşemez. Sessizliğe ihtiyaç var diyorsun. Mecburuz buna. Bir konuyu gerçekten anlamak, okuduğun bir fikri sindirmek ve onu kendi düşünce süzgecinden geçirip orijinal bir sentez yaratmak ancak kendi disiplininle baş başa kalabildiğin o nitelikli yalnızlık anlarında yaşarıyor. Sürekli başkalarının kelimeleriyle, başkalarının onaylarıyla yaşayan bir zihin kendi mimarisini kuramaz. Sadece başkalarının binalarına kiracı olur. İnanılmaz, sadece başkalarının binalarına kiracı olmak. Bu gerçekten sarsıcı bir metafor oldu. Bu bir elitizm değil yani, tam aksine kendine saygı duymanın ve zihinsel bağımsızlığın bir gereğidir. Nitelikli yalnızlık, aslında kendi zihnini bir laboratuvar gibi kullanabilmek demek o zaman. Kapıyı kapatıyorsun, mikroskobun başına geçiyorsun, dış dünyanın gürültüsünü kesiyorsun ki o mikroskoptaki hücreyi gerçekten net bir şekilde görebilesin. Tam olarak bu. Odağını sadece o anki gerçeğe veriyorsun. Peki ama bu laboratuvar fiziksel olarak nerede? Yani bu sadece soyut bir düşünce yapısı mı? Yoksa bizi mekan kavramına, şehrin kendisine götüren somut bir pratiği var mı bunun? Olmaz olur mu? Hem de çok güçlü bir pratiği var. Çünkü senin demin anlattığın o diyalektik ilişki meselesi var ya, hani şehir ve insan arasındaki o karşılıklı etkileşim, mekanın bizi şekillendirmesi falan, biz sadece kafamızın içinde bulutların üzerinde yaşamıyoruz sonuçta. Sokaklarda yürüyoruz, binalara giriyoruz. İşte işin en çarpıcı boyutlarından biri de tam olarak bu mekansal karşılık zaten. Bahsettiğimiz o diyalektik ilişki insanın şehri inşa etmesi
Ama sonra o inşa ettiği şehrin dönüp insanın zihnini, alışkanlıklarını inşa etmesi gerçek kitabın merkezinde yer alıyor. Yani mekan bizi doğrudan kodluyor. Aynen öyle. Nitelikli yalnızlığın havada asılı kalmaması için bir mekana ihtiyacı vardır. Hocanın metninde çok net bir şehir vizyonu çiziliyor. Hoca bu kitabında der ki, iyi şehir kütüphanede çalışıp, tiyatro izleyip, ardından bir kafede sohbet edebildiğin yerdir. Çok güzel bir rota çizmiş aslında. Evet, ideal bir şehrin devasa beton yığınlarından ibaret olmadığını savunur. Dikkat edersen burada sadece bir tüketim rotası yok. Bir üretim, sindirme ve kültür rotası var. Ve bu rotanın tam kalbinde kütüphane disiplini yatar. Kütüphane disiplini. Bu da çok vurucu bir tamlama. Kütüphane sadece içi kitap dolu, mecburen sessiz olunan sıkıcı bir depo alanı değildir. Orası sabrın, derinlemesine araştırmanın, satır aralarında kaybolma cesaretinin geliştiği bir tür tapınaktır. Zihinsel bir antrenman sahası gibi yani. Kesinlikle. Gerçek bir entelektüel olmanın, dünyayı birden fazla pencereden anlamanın ön şartı olan o 2-3 dili öğrenme iradesi evdeki o rahat koltukta televizyon karşısında şekillenmez. O kütüphane masasının sertliğinde, mekanın sana dayattığı o ciddiyetin içinde dövülerek çelikleşir. Ya evet bak burası çok ama çok kritik. Çünkü biz bugün şehri devasa bir vitrin olarak, bir alışveriş sepeti olarak algılıyoruz. Maalesef öyle oldu. Şehir dediğimizde aklımıza devasa AVM'ler, sonu gelmez lüks kafeler, hani sürekli bir şeyler satın almamız için tasarlanmış mekanizmalar geliyor. Şehri kelimenin tam anlamıyla tüketiyoruz bitirene kadar. Tüketiyoruz, evet. Oysa senin anlattığın bu vizyonda şehri bir tüketim merkezi olarak değil, bir gelişim kampüsü olarak görmemiz gerekiyor. Bu açıdan bakarsak kütüphane sadece kitapların depolandığı, tozlu, pasif bir oda değil, zekanın antrenman yaptığı bir spor salonu resmen. Harika bir benzetme. Yani nasıl ki bir spor salonuna gidip sadece kenarda oturarak, ağırlıklara böyle uzaktan bakarak kas yapamazsan, kütüphaneye gidip o kitapların sadece kokusunu içine çekerek de zihnini geliştiremezsin. O ağırlığı kaldıracaksın, o disipline boyun eğeceksin bir kere. Tabii emek vermeden olmuyor. Zihnen terleyeceksin, zorlanacaksın, anlamadığın o ağır kelimelerle, kavramlarla boğuşacaksın. Bu spor salonu analojisini bir adım daha ileri taşıyalım istersen. Çünkü kütüphane disiplininin özündeki o sürtünme kuvvetini çok iyi açıklıyor bu. Eğer bunu büyük resme bağlarsak, modern dünya bize sürekli tüketilecek, hazır, pürüzsüz lokmalar sunuyor. Hap haline getirilmiş bilgiler mesela. Evet, kitap özetleri, algoritmaların bizim yerimize seçtiği o 10 saniyelik videolar, her şey inanılmaz kolay, inanılmaz zahmetsiz. Kütüphane ise sana dur der. Burada hazır hiçbir şey yok der. Sen kendin bulup çıkaracaksın o madeni. Aynen öyle. O kitabın kapağını açmak, o sıkıcı görünen dipnotu sabırla takip etmek, yabancı bir kelimenin etimolojik kökenini kalın bir sözlükten bulmak için emek harcamak, bütün bunlar o zihinsel kası yırtmak ve yeniden daha güçlü inşa etmek demektir. Müthiş bir direniş hali bu. Bir dünyanı kurmak yani. Kesinlikle. İnsan kendi zihnini bu mekansal disiplinle terbiye ettiği an, çevresindeki dünyanın sınırlarını da kendi belirlemeye başlar artık. İşte işin gerçekten ilginçleştiği yer de tam olarak burası bence. Çünkü kütüphanede saatlerce oturabilir, o bahsettiğin disiplini kazanabilirsin veya tam tersini düşünelim, o gelişim kampüsü dediğimiz şehrin sınırlarından çıkıp dünyayı gezmeye de karar verebilirsin. Tabii, seyahat de çok önemli bir parçası bunun. Pasaportunu alırsın, kıtalar aşarsın, dünyanın en muazzam coğrafyalarına, en kadim şehirlerine gidersin. Ama eğer bütün bunlara, bütün o tarihi eserlere, o antik sokaklara, tablolara sadece bakıyorsan aslında hiçbir şey öğrenemezsin. Hiçbir şey anlamazsın, evet. Pasif gözlemcilikten çıkıp o dünyayı aktif bir şekilde gören biri olmaya nasıl geçeceğiz peki? Yani bakmak ile görmek arasındaki o devasa, bazen ömür boyu kapanmayan o korkunç uçurumu nasıl atlatacağız biz? Görmenin o ince mekanizmasını anlamak için kitabın öne sürdüğü en hayati kavramlardan birine bakmamız lazım. Mukayese, yani karşılaştırma yeteneği. Hoca bu kitabında der ki kendinizi rahat hissettiğiniz alanın dışında pencereler açın. Farklı dünyalarla ancak böyle tanışırsınız.
konfor alanını yerle bir etmekten bahsediyor. Kesinlikle öyle. Ama burada kilit bir nokta var. Bakmanın görmeye dönüşmesi için zihninizin arka planında çalışan aktif bir arşiv olması şarttır. Mukayese tam olarak budur işte. Biraz daha açar mısın bunu? Arşiv derken Şöyle düşün, kendi dilinin yapısını, kendi kültürünün tarihini, mimarisini, sosyolojisini bilmeden dışarıya bakan biri gördüğü o yeni şeyi hiçbir şeye tartamaz ki. elinde bir ölçü birimi yok yani. Aynen öyle. Mesela Roma'da Pantheon'un önüne gittiğinde eğer mimarlık tarihiyle, kubbe yapılarıyla veya kendi coğrafyandaki Selçuklu, Osmanlı eserleriyle ilgili zihninde hiçbir referans noktası yoksa sen sadece kocaman yuvarlak taş bir binaya bakıyorsundur. Sadece taş ve beton görürsün. Renkleri görürsün, o devasa sütunları, etrafındaki turist kalabalığını görürsün ama o binanın manasını, o yüzyıllara meydan okuyan felsefesini asla göremezsin. Görmek bir çarpışma hali o zaman. Çok doğru. Zihne yeni gelen her bilginin içerideki o devasa kütüphanedeki mevcut bilgilerle sürekli çarpışması ve oradan yepyeni bir sentez, bir kıvılcım çıkarmasıdır görmek. Konfor alanının dışına çıkmak da sadece uçağa binip başka bir ülkeye gitmek değil zaten. Kendi bildiğin doğruları sana yabancı gelen kültürlerin masasına yatırma cesaretini göstermektir. Ya bu anlattığın bana modern çağın o bitmek bilmeyen seyahat etme, her yeri görme takıntısını hatırlattı nedense. Aslında görmek değil bu. Bu sanki devasa anıtları, o binlerce yıllık tarihi yapıları sırf kendi kişisel markaları için birer green screen, yani bir yeşil perde gibi kullanmaya benziyor insanların. Yeşil perde analojisi durumun vehametini inanılmaz net özetledi şu an. Gidiyorlar o muazzam tarihin önüne, sırtlarını o koca derinliğe dönüp, ellerinde telefonla, kameraya gülümseyerek bir poz veriyorlar. O kadar. O anıt sadece onların o an orada olduğunu kanıtlayan basit bir dekordan ibaret kalıyor. Bir statü göstergesi sadece. Aynen, seyahati bir tür sosyal para birimi olarak kullanıyorlar. Anıtların önünde duruyorsun ama o kültürü, oradaki o acıyı, o mimarinin arkasındaki yaşam felsefesini zihnine hiç almıyorsun. Pasaportun damgalarla dolu olabilir, cüzdanın uçak biletleriyle taşıyor olabilir ama anıların yok. Derinliğin yok. O kültür seni teğet geçmiş resmen, içine hiç nüfuz etmemiş. Sürekli bir şeyler yiyorsun ama vücudun onu sindiremediği için beslenemiyorsun gibi. Müthiş bir zihinsel açlık hali bu aslında. Yalnızlığı yaşayıp zihninde bir arşiv kurmadıkça, dünyayı mukayese ederek görmek yerine onu sadece dijital bir dekor olarak kullanıp geçtikçe aslında yavaş yavaş kendini boşaltır. Kendini tüketir yani. Aynen öyle. O zihinsel kolaycılık, o sürekli yüzeysel bakışlar zamanla insanın özünü, ruhunun dokusunu aşındırır. Yaşanmamış bir hayat gerçeği çıkar ortaya. O derinlikten, sancıdan, o mukayese yeteneğinden mahrum kalmış bir ömür, insan bedeninde çok garip, çok somut bir şekilde tecelli eder sonunda. Nasıl bir tecelli bu? Bir süre sonra o yaşanmamışlık, o yüzeysellik, insanın yüzünde adeta soğuk, donuk bir maske gibi asılı kalır. İfadesizleşir insan. Çünkü insan yüzü sadece etten ve kemikten ibaret bir şey değildir. Yüz, zihnin ve ruhun haritasıdır. Yaşadıklarımızın bir arşivi gibi. Çektiğin acıların, okuduğun o zor metnin, bir kütüphanenin sessizliğinde aniden bir gerçeği keşfetmenin coşkusunun haritası. Eğer ruh bir şey görüp gerçekten sarsılmamışsa, yeni bir kültür karşısında kendi cehaletiyle yüzleşip derinleşmemişse, o yüzde okunacak hiçbir hikaye, hiçbir derinlik kalmaz geriye. Bomboş bir sayfa gibi. İfadenin silinmesi, aslında insanın kendi talihinin mimarı olmayı reddetmesinin, varoluşuna ihanet etmesinin en somut kanıtıdır. Kendi binasını inşa etmekten korkan bir insanın yüzünde, nihayetinde sadece devasa bir boşluk inşa edilmiş olur. İşte tam da bu yüzden bir okur, bir kare. Bu kesinlikle reddedilemez bir gerçek. Peki tüm bu devasa yapı senin için ne anlama geliyor? Bizi dinleyen, şu an belki kalabalık bir otobüste camdan dışarı bakan, belki evinde bir köşede kendi zihniyle baş başa kalan. Senin için zihnimizin şantiyesine neleri taşıdığımızdan bahsettik uzun uzun.
Nitelikli yalnızlığın o zorlu ama hayat kurtaran disiplininden, şehrin gürültüsü içinde kütüphanelerin nasıl birer zihinsel spor salonuna dönüştüğünden ve dünyayı bir yeşil perde gibi kullanıp sadece bakıp geçmek yerine o konfor alanını parçalayıp gerçekten görmenin o ağır sorumluluğundan söz ettik. Bazı temaların üzerinden tekrar geçmemiz bir döngü değil, bir derinleşme çabasıdır. İlber Hoca'nın hayatı o kadar doludur ki her vuruşta mermerden yeni bir parça koparıyor ve hakikate yaklaşıyoruz. Bugün elimizdeki notlar o alışık olduğun sıradan tarih veya diplomasi metinleri falan değil. Doğrudan İlber Ortaylı'nın zihin dünyasına, estetik algısına ve koca bir medeniyeti ayakta tutan o sihirli kelimeye, yani terbiye kavramına giriyoruz. Ki bu terbiye kelimesi bugün o kadar yanlış, o kadar yüzeysel anlaşılıyor ki aslına bakarsan. Kesinlikle. İşte tam da bu yüzden şu an bizi dinleyen sana sesleniyorum. Belki sabah metrosunda kalabalığın içinde dikiliyorsun şu an, belki de ofisteki masanda öğle yemeğini aceleyle geçiştiriyorsun. Bu sohbet tam senin için. Neden umurunda olmalı biliyor musun? Çünkü modern dünyada her saniye veriye boğulurken bir insana bakıp onu saniyeler içinde analiz edebilme, o meşhur insan sarraflığı yeteneğimizi tamamen kaybediyoruz. Çok haklısın. O yetenek öyle bir anda gökten zembille inen bir aydınlanma değil zaten. Değil mi? Mesela düşün, bir masada oturuyorsun, karşındaki insan henüz tek kelime bile etmemiş. Ceketinin duruşundan, garsona bakışından veya çay bardağını tutuşundan 30 saniye içinde onun niyetini, hatta gizli kibrini okuyabiliyorsun. Bu bir sihir değil ki, spesifik bir antrenmanın sonucu. Daha organik bir yapı çıkıyor karşımıza. Kaynaklar bize İlber Hoca'nın o sarsılmaz entelektüel duruşunun temelinde kuru bir tarih ezberinden ziyade çok farklı bir figür olduğunu gösteriyor. Bu yapının mimarı Hoca'nın annesi Şefika Hanım. Şefika Hanım'ın Rus dili ve edebiyatı uzmanlığı devreye giriyor burada. Ta kendisi. Şefika Hanım'ın bu konudaki tartışılmaz otoritesi Ortaylı'yı daha çocuk yaşlarında bambaşka bir evrene sokuyor. Pushkin'in, Dostoyevski'nin, Tolstoy'un o uçsuz bucaksız evrenine. Burada büyüleyici olan şey bu klasik romanların sadece boş zamanı değerlendirme aracı olmaması. Bir nevi psikoloji stajı gibi diyebilir miyiz buna? Tam anlamıyla öyle. İnsan ruhunun en karanlık dehlizlerinde yapılan bir staj. Karakterlerin o devasa katmanlı iç çatışmalarını okuduğunuzda zihninize devasa bir insan davranışları veri tabanı indirmiş oluyorsunuz aslına bakarsan. İnanılmaz bir tespit bu yani. Gerçek hayatta birine baktığında zır cahil mi yoksa derinliği var mı şıp diye anlıyor. Aynen öyle. Zamanla bu edebi birikim gerçek hayatta bir toplumsal olayı anında analiz etme yeteneğine evriliyor. Hocanın o hepimizin bildiği keskin, hüzünlü ama son derece vakur retoriği var ya, işte o doğrudan bu klasiklerin, bu edebi mirasın bir yansıması. Bu psikolojik veri tabanı fikrini biraz daha somutlaştıralım bence. Düşünsene, Rus klasiklerini okumayı adeta insan psikolojisini okuyan bir röntgen cihazı inşa etmeye benzetebiliriz. Çok doğru bir benzetle bu. İnsanın içini görüyorsun adeta. Yani karşında etten kemikten bir insan var ama sen zihninde Dostoyevski'nin Raskolnikov'un o suçluluk mimarisini ya da Tolstoy'un Anna Karenina'sındaki o ince toplumsal riyakarlığı piksel piksel işlemişsin zamanında. O insanın sadece sana söylediklerini değil, mimiklerindeki o ufak seyirmeyi, asıl niyetini tıpkı bir röntgen filmi gibi anında görüyorsun. Ve bazen o röntgene bakıp karşındakinin zihninin tamamen boş olduğunu görmekte işin trajikomik tarafı oluyor tabii. Evet, tam bir trajedi. Ama burada benim aklıma takılan günümüz modern insanını ilgilendiren çok kritik bir mekanizma var. Acaba bizler, yani günde binlerce adet o yüzeysel 280 karakterlik metinleri tüketen modern insan, bu edebi derinlikten mahrum kaldığımız için mi niyet okumakta bu kadar körleştik? %100 öyle. Yani zihnimizdeki bu röntgen cihazı sürekli kısa formatlı içeriklere maruz kalmaktan dolayı mı bozuldu sence? Kaynaklardaki estetik eleştirilerin tam merkezinde yatan nedensellik bu işte. Çünkü edebiyat, özellikle o hacimli klasikler, beynin çalışma şeklini fiziksel olarak değiştiriyor resmen. Sen yüzlerce sayfa boyunca bir karakterin neden o spesifik hatayı yaptığını, o içsel çelişkileri aklında tutmak ve sentezlemek zorundasın.
Bayağı nörolojik bir değişimden bahsediyoruz yani. Evet, bu uzun soluklu dikkat, beyinde empatiyi ve karmaşık sosyal dinamikleri anlama kapasitesini yöneten nöral ağları güçlendiriyor. Kısa, hap şeklindeki aforizmalar veya yüzeysel metinler ise tam tersine. Beyni sadece anlık tepkilere ve siyah-beyaz düşünmeye şartlıyor. Ama hayat hep gri alanlarla dolu. Verdiğin bir nezaket maskesi değil sadece. Dış dünyayı nasıl algıladığını belirleyen o içsel ve derinlikli görü. Yüzeysel metinlerle beslenen bir zihin, insanı da yüzeysel algılamaya mahkumdur maalesef. Harika bir özet oldu bu. Peki, zihnimizi bu edebi klasikler aracılığıyla bir nevi antrenmana soktuk diyelim. Bu çok net. Fakat bu zihinsel teorinin pratik sahası neresi? Zihnimizde kurduğumuz o estetik röntgen cihazını fiziksel dünyada ilk nerede test ediyoruz? Çok güzel bir soru. Notlara baktığımızda edebiyatın insanın birinci aynası olduğunu görüyoruz. Ama çok daha çarpıcı, günlük hayatta hepimizin es geçtiği bir ikinci ayna daha var bence. Sofra. Zihinsel terbiyeden tabaklara ve çatal bıçağa uzanan o çizgi. Kesinlikle sofra, masaya nasıl oturduğun, o okuduğun ağır kitapları hücrelerine ne kadar sindirebildiğinin en net provasıdır aslında. Kaynaklar mutfağa sadece acıkan karnın doyurulduğu, bedene kalori alınan biyolojik bir yakıt istasyonu olarak görmüyor. Yakıt aldığımız bir benzin istasyonu değil yani orası. Asla değil. Ortaylı'nın perspektifinden mutfak, Balkanlardan Orta Doğu'ya uzanan devasa, yaşanmış bir kültür atlası. Yemek yemekle beslenmek arasındaki o devasa felsefi fark burada ortaya çıkıyor. Hayvanlar beslenir ama insan sofra kurar, bir ritüel yaratır. Bir sırayı ve ahengi takip eder. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. İşte bir okur bir kare kütüphanesinin aradığı o asalet tam olarak bu köprüde gizli bence. Kütüphane ile sofra arasında kurulan o görünmez entelektüel köprü. Ne güzel ifade ettin. Kütüphanede öğrendiğin o ağırbaşlılığı, empatiyi, başkasının alanına saygı duymayı sofrada sergiliyorsun. O zarafeti sadece sayfalar arasında bırakmayıp hayatın en temel eylemine yayabilmek mesele. Ancak notlarda hocanın fast food yani hızlı tüketim kültürüne yönelik çok sert bir eleştirisi var. Ve okuduğumda anladım ki bu sıradan bir diyetisyen tavsiyesi falan değil. Hayır, kesinlikle bir sağlık uyarısı değil bu. Ortaylı'nın tezine göre bu tam anlamıyla bir estetik katliamı, bir estetik erozyon. Neden estetik katliamı olsun ki? Alt tarafı ayaküstü bir şeyler yiyoruz gün içinde. Mekanizması çok basit ama bir o kadar yıkıcı aslına bakarsan. Sofra adabı olmayan, yemeği bir ritüel olmaktan çıkarıp, sokakta, ayakta, koşuşturarak midesine indiren bir nesil, neden derinlikli düşünme yetisini kaybeder biliyor musun? Neden? Çünkü masada oturmak, diğerlerini beklemek, çatal bıçağı doğru açıyla tutmak ve yemeği bir sohbet eşliğinde yavaşça tüketmek, beynin dürtü kontrol merkezini çalıştırır. Yani hazzı erteleme kasını. Derin felsefi düşünce veya o klasik romanları okumak da aynı dürtü kontrolünü gerektirir. Anladım. Müthiş bir bağlantı. Ayakta aceleyle bir şeyler atıştırdığında sinir sistemini sürekli bir kaç veya savaş aciliyetindedir. O hızın içinde estetik veya derin düşünce asla barınamaz. Çatal bıçak tutuşundan masadaki duruşuna kadar her bir detay aslında ben dürtülerimi yönetebilen medeni bir varlığım deme şeklidir. İnsan bunu gözünde canlandırınca işin absürtlük seviyesi daha da netleşiyor bence. Yani sabah metroya depar atarken bir yandan da üzerine yağ damlayan bir döneri ısırmaya çalışmanın pek de aristokratik bir tablo çizmediği ortada. Evet, oldukça trajikomik bir tablo. Ama burada dinleyicinin avukatı olup şu meşhur modern çağ argümanını masaya getirmem lazım. Gerçekçi olalım şimdi. Hayat korkunç bir hıza ulaştı. Toplantılar, mesailer, trafik sarmalı. İnsanlar keyfinden mi o ayaküstü sandviçleri yiyor? Zamanın saniyelerle ölçüldüğü bu sistemin içinde uzun uzun masaya oturma ısrarı biraz gerçek dışı lüks bir nostalji değil mi sence de? Bu itiraz yüzeyden bakıldığında çok haklı görünebilir anlıyorum. Ancak Ortaylı'nın metinlerindeki estetik direniş kavramı tam da bu kriz anı için var. Bunu büyük resimle birleştirirsek, medeniyet dediğimiz şey, sistemin dayattığı o vahşi zorunluluklara koşulsuz şartsız teslim olmamaktır. Sistem zaten senin makineleşmeni istiyor. Aynen öyle, sadece yakıt alıp üretime devam etmeni istiyor. Estetik direniş ise her şeye rağmen
O kısıtlı öğle arasında bile yemeğe ayrılan o 20 dakikayı bir ritüel olarak korumak demektir. Önündeki tabağa, nimete ve o masayı paylaştığın insana odaklanmak. Zamanım yok bahanesine sığınmamak yani. Kesinlikle. Çünkü sen zamanım yok diyerek o hıza teslim olduğunda sadece yemeğini hızlandırmıyorsun. Kimliğini, içsel duruşunu ve en nihayetinde etrafındakileri olan saygını da sisteme devrediyorsun. O 15 dakikalık sofra ritüeli senin insan kaldığın o küçük kurtarılmış bölgedir. Yani mesele ne yediğin değil, o eylemi yaparken insanlık onurunu nasıl muhafaza ettiğin. Çok çarpıcı. Ve işin tehlikeli kısmı da şu, masadaki bu kurtarılmış bölgeyi kaybettiğimizde o estetik çöküş sadece yemek odasında kalmıyor. Kalmaz, kalamaz. Tabağımızın başında başlayan o kabalaşma, kapıdan sokağa adım attığımız an trafiğe, sosyal ilişkilere, sokağa kadar sirayet ediyor. O masada kurallarını kaybeden bir toplum, sokağa çıktığında bu terbiyesizliğin faturasını nasıl ödüyor sence? Fatura her zaman toplumsal kaos olarak kesilir. Çünkü terbiye dediğimiz şey aslında devasa bir sosyal amortisör görevi görür. Kaynaklarda Osmanlı ve Rus toplum yapılarından verilen spesifik örnekler bu mekanizmayı harika açıklıyor aslına bakarsan. Petro'nun kurduğu o okul örneği vardı değil mi notlarda? Evet, Büyük Petro'nun Rusya'da kurduğu o meşhur aristokratik kız okulu, Smolny Enstitüsü'ne bakalım. Bu kurumlar sadece iyi Fransızca konuşan insanlar yetiştirmek için kurulmadı. Bir toplumun elitini, yani o toplumu yukarı çekecek lokomotif sınıfı, kuralları olan, estetik sınırları bilen bir terbiyeyle inşa etmek için kuruldu. Görgüsüzlük meselesini yapısal olarak çözüyorlardı yani. Aynen öyle. Çünkü Batı'da da Osmanlı'nın klasik dönemlerinde de sınıflar arası iletişimde insanların birbirini kırmasını engelleyen görünmez estetik sınırlar vardı. Kurallar sadece kısıtlamak için değil, kaosun önünü kesmek için vardır. Tam olarak o sosyal amortisör metaforu. İşte, insanların egolarının bitmek bilmeyen arzularının birbirine çarpıp parçalanmasını engelleyen o mesafe ve nezaket kuralları. Fakat bugün modernite kisvesi altında biz bu estetik sınırları adeta dozerle yıktık. Yıktık ve bedelini çok ağır ödüyoruz. Mesafe ortadan kalktığında samimiyetin geleceğini sandık. Ama kaynakların da çok net işaret ettiği gibi mesafenin yok olması bize sadece çiğlik ve yozlaşma getirdi. Kesinlikle. Eşitlik fikrinin herkesin birbirine kaba davranma hakkı olarak algılanması devasa bir yanılgı. İlber Hoca'nın notlarındaki o vurucu örneği hatırlayalım. Hangi örnekti o? Altında milyonlarca liralık lüks arabası olan ama trafiğin ortasında camı açıp etrafındaki yayalara, şoförlere veya yanındaki insana ağza alınmayacak hakaretler yağdıran o figür. İşte bu tablo estetik sınırların çöktüğü yerin fotoğrafıdır. Cebinde parası var ama içsel kütüphanesi bomboş. Cüzdanın sınırlarına kadar doğudur ama sofranda o asalet, o dürtü kontrolü antrenmanı hiç yapılmamıştır. Bu parasal bir mesele değil ki, tam bir görgüsüzlük, bir sınır tanımazlık problemidir. Paranın satın alamayacağı tek şey, o sosyal amortisörleri inşa eden içsel disiplindir. O halde bütün bu kaynakları, Dostoyevski'nin o derin karakter analizlerinden çıkıp, mutfak masasındaki çatal bıçak ritüeline, oradan da sokağın ortasındaki o kaotik trafiğe kadar uzanan bu estetik hattı birleştirdiğimizde, karşımıza çok sarsılmaz bir gerçek çıkıyor. Çok net bir gerçek hem de. Okumanın, 3-5 yabancı dili aksansız konuşmanın, dünyanın en iyi üniversitelerinden yaldızlı diplomalar almanın ya da banka hesaplarını milyonlarla doldurmanın, terbiye denen o içsel disiplin, o estetik röntgen cihazı çalışmadığı sürece hiçbir işe yaramadığı gerçeği bu. Estetik disiplin, duvara astığın bir kağıt parçası değil, yürümen, konuşman, başkasının varlığına saygı göstermen gibi nefes alan bir varoluş biçimi. Çok doğru. Resmen bir varoluş biçimi. Eğer bu biçimi inşa edemediysen, sahip olduğun tüm o parlak etiketler sadece o ham kabalığını güzlemeye çalışan ama sürekli dikiş atan ucuz birer maskeden ibaret kalıyor. Bu noktada dinleyici olarak sana, evet şu an bizi dinleyen sana, üzerine düşünmen gereken yepyeni belki biraz da rahatsız edici bir fikir bırakmak istiyorum. Bugün akşam eve gittiğinde kendi yemek masana bir bak. Harika bir egzersiz bu. Masanın fiziksel şekli, sandalyelerin dizilişi, o masada ailenle veya kendinle baş başa geçirdiğin o zamanın ritmi,
Belki de senin ve çocuklarının entelektüel geleceğini kitaplığındaki kitaplardan ziyade o masanın etrafında her gün tekrarlanan o fiziksel alışkanlıklar, o ince estetik kurallar belirliyor. Sadece ne yediğiniz değil, nasıl yediğiniz, zihninizin ileride ne kadar derinleşebileceğini dikte ediyor aslına bakarsan. Unutmayın, sofra adabı olmayan, ayakta beslenen ve kütüphanesindeki zarafeti hayatına yansıtamayan bir nesil ne kadar okursa okusun, cahil insandan çok daha cüretkar ve edepsiz olmaya mahkumdur. Tarih boyunca ataları Rus İmparatorluğu'yla savaşmış, yüzyıllar boyu Karadeniz ve Kafkaslar'da o devasa güçle amansız bir rekabetin içine girmiş bir imparatorluğun mirasçısı olduğunu düşün. Kesinlikle çok sarsıcı bir düşünce bu. Yüzyıllara yayılan devasa bir tarihi bagajdan bahsediyorsun. Aynen öyle. Ve günün birinde bizzat Rusya Devlet Başkanı'nın imzaladığı bir kararnameyle Rus kültürünün ve dilinin en üst düzey nişanının senin göğsüne takıldığını hayal et. Tarihin akışını tersine çeviren bir an diyebiliriz buna. Veya yönünü batıya, Avrupa medeniyetinin beşiği Roma'ya çevir. Rönesans'ın, Katolik dünyasının ve Antik Roma'nın o ağır kültürel mirasının tam kalbinde İtalyan devlet ricalinin ve en saygın akademisyenlerin senin tarihsel bilgin önünde saygıyla eğildiğini gözünün önüne getir. Sınırların ötesine geçen bir zihnin kabul edilişi bu. Yani bilginin coğrafyayı nasıl aştığının en somut resmi. Çok doğru. Haritalardaki sınırların sadece birer illüzyon olduğunu kanıtlayan, coğrafyaları birbirine bağlayan evrensel bir entelektüel fetih sürecini inceleyeceğiz. Sıradan bir biyografiden veya basit bir ödül listesinden bahsetmiyoruz elbette. Dar kalıpları, yerel sınırları ve ulusal önyargıları tamamen reddeden bir zihnin, dünyanın en köklü iki imparatorluk geleneği tarafından nasıl tasdik edildiğinin anatomisidir. Bugün tek bir misyonumuz var. Kaynaklarımız ışığında bu küresel liyakatin iki zirve noktasına odaklanacağız. Sadece İtalya'dan alınan Lazio ödülü ve Rusya'dan alınan Pushkin madalyası. Başka hiçbir arka plana, eski hikayelere girmeden sadece bu iki büyük küresel nişanın ne anlama geldiğine bakacağız. Kesinlikle. Perde arkasındaki tarihsel mekanizmalarıyla birlikte bu iki zirveyi inceleyeceğiz. Şimdi bunu bir açalım. Aslında çok temel bir aydınlanma noktasına taşıyor. Zira bahsettiğimiz bu devlet nişanları, yani bu ödüller, bir bürokratın veya bir politikacının iyi niyet elçiliği kapsamında aldığı sembolik plaketler değil. Asla değil. Ortada çok ciddi bir akademik ve diplomatik tasdik var. Esasında Batı'nın ve Doğu'nun tarihin akışını şekillendiren iki devasa medeniyet merkezinin kendi tarihlerini daha iyi anlamak için bir Türk tarihçisinin perspektifine ihtiyaç duymalarının resmi belgeleridir bunlar. Roma ve Moskova dünyayı kendi pencerelerinden okumaya alışmış iki farklı dünya. Kendi doğrularını merkeze alan iki dev kutup aslında. Aynen öyle. Bu iki farklı dünyayı aynı masada, aynı entelektüel otorite etrafında birleştiren şeyin ne olduğunu anlamak, modern dünyada evrensel aydın olmanın ne anlama geldiğini anlamaktır. O halde bu entelektüel yolculuğun ilk durağına, Avrupa medeniyetinin beşiğine, Roma'nın kalbine gidelim. Bizi dinleyen herkes gözünün önüne o tarihi Avrupa şehir manzarasını getirsin. Eski haritaların canlanmış hali gibi bir manzara. Evet, Venedik meydanına bütün heybetiyle bakan, o beyaz mermerleriyle göğe yükselen Vittoriano anıtının terasındayız. Yıl 2006. Akdeniz ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek için toplanan çok özel bir jüri var orada. Lazio Bölge Başkanı Pietro Marazzo başkanlığında toplanan 22 kişilik son derece prestijli ve uluslararası bir jüri bu. Bu jüri, toplumsal ve kültürel tarih alanında Avrupa ile Akdeniz arasında Lazio ödülünü kime vereceğini tartışıyor ve karara bağlıyor. Ve gerekçeleri gerçekten çok net. Akdeniz kültürüne yapılan büyük katkılar, Osmanlı İmparatorluğu araştırmacısı olarak ortaya konan müthiş akademik kapasite. Dünyanın en saygın üniversitelerinde verilen dersler ve Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı süresince gösterilen yönetim becerisi de o gerekçenin tam merkezinde yer alıyor. Bakın, o gece o terasta esen rüzgar aslında basit bir ödül töreninin çok ötesinde yüzyılların tarihsel birikimini taşıyordu. Antik Roma'nın kalıntılarından modern İtalya'nın devlet ricaline kadar herkes oradaydı. Ancak burada kritik olan nokta, İtalyan jürisinin bu ödülü sadece iyi bir tarihçi olduğu için vermemiş olmasıdır. Çok daha derin bir tarihsel kabul var ortada.
Kesinlikle. Ödülün veriliş gerekçesi, Osmanlı'nın Akdeniz'deki entelektüel ve politik mirasının Batı tarafından kendi köklerinin bir parçası olarak tartışmasız kabulüdür. Topkapı Sarayı gibi bir cihan imparatorluğunun merkezini yöneten o kurumsal hafızayı avucunun içi gibi bilen bir zihnin, Akdeniz kültürünün aslında nasıl bütünleşik bir yapı olduğunu Avrupa'ya ustalıkla kanıtlamasının bir tescilidir bu ödül. Burada zihnimde canlanan çok net ve bence durumu özetleyen bir analoji var. Akdeniz'i farklı odaları olan ama aynı temele sahip devasa bir tarihi avluya benzetelim. Çok isabetli bir benzetme. İtalya, İspanya, Yunanistan veya Osmanlı İmparatorluğu bunlar aslında birbirine yabancı binalar değil, tam tersine. Aynı avluya açılan farklı odalar. Dilleri farklı, kültürleri farklı gibi görünebilir. Ama ayak bastıkları o tarihi zemin aynı. Ve bahsettiğimiz bu tarihçi o avlunun tüm mimarisini ezbere biliyor. Tam da bu. Sadece kendi odasını değil, bütün avlunun tarihini okuyabiliyor. Fakat burada sana ve dinleyicilerimize şu haklı soruyu yöneltmek zorundayım. Roma İmparatorluğu'nun mirası üzerine oturan İtalya, neden dışarıdan gelen bir Osmanlı tarihçisini bu denli onurlandırıyor? Burada büyüleyici olan şey, hocanın tam da o ödülü alırken İtalyanca yaptığı o sarsıcı teşekkür konuşmasının satır aralarında gizli. Senin o tarihi avlu analojin çok doğru. Çünkü jüri dışarıdan gelen birini değil, o avluyu inşa eden medeniyetin baş mühendislerinden birini onurlandırıyor aslında. Yani Osmanlı'yı o mirasın dışında görmüyorlar. Göremezler. Osmanlı ve Roma arasındaki ilişki, Batı'nın yüzyıllar boyunca iddia ettiği gibi bir yıkım ve yok ediş ilişkisi değildir. Hoca akademik çalışmalarıyla şunu kanıtlıyor. Fatih Sultan Mehmet 1453'te İstanbul'u fethettiğinde Roma İmparatorluğunu yıkmak üzere değil, onun yeni imparatoru yani Kayseri Rum olmak üzere o tahta oturmuştur. Çok çarpıcı bir nokta bu. Aslında bir devamlılıktan bahsediyoruz. Kesinlikle bir devamlılık, Osmanlı bürokrasisi, vergi sistemi, şehir yönetimi mimarisi esasında Bizans'ın yani Doğu Roma'nın rafine edilmiş ve İslam kültürüyle harmanlanmış bir devamıdır. Ayasofya'nın mimari ruhunu Süleymaniye'de yaşamaya devam etmesi asla tesadüf değildir. İtalyanların bir Türk tarihçisine bu denli saygı duymasının temel nedeni, onlara Roma'nın sadece İtalya Yarımadası'na sıkışmış bir tarih olmadığını kanıtlamasıdır. Doğu'da, İstanbul merkezli, devasa bir imparatorlukta form değiştirerek yüzlerce yıl daha yaşadığını gösteriyor onlara. Bu muazzam bir perspektif değişimi. Yani İtalyanlara kendi tarihlerinin kayıp parçalarını işaret ediyor. Tam olarak öyle yapıyor. Nitekim kaynakta yer alan ve hocanın teşekkür konuşmasında Arrigone Luis'den yaptığı o harika alıntıda bu entelektüel meydan okumayı destekliyor. İstesek de, istemesek de, bilsek de, bilmesek de hepimiz Romalıyız. Coğrafyanın nasıl ortak bir dil olduğunu harika özetleyen bir söz. Gerçekten öyle. Bu söz, coğrafyanın ve dinin aslında ayrıştırıcı bir sınır çizgisi değil, ortak bir tarihi zemin olduğunu ne kadar da güçlü bir şekilde vurguluyor. Hele ki bunu Karadeniz kıyılarından Cebeli Tarık'a kadar hepimiz Akdenizliyiz diyerek o geniş coğrafyayı tek bir nefesle birleştirmesi olağanüstü. Avrupa'yı sadece kendi içine kapalı, Hristiyan bir kıta olarak gören dar görüşlülüğe karşı çok keskin akademik bir manifestodur bu. Çünkü Romalılık kavramı burada etnik bir İtalyan kökenini temsil etmiyor. Bir medeniyet tasavvurunu temsil ediyor. Aynen öyle. Bir hukuki altyapıyı, şehir kültürünü ve çok uluslu bir devlet aklını temsil ediyor. Hoca İtalyanlara kendi ana dillerinde kusursuz bir diksiyonla hitap ederken onlara en derindeki hakikati söylüyor. Siz ne kadar Romalıysanız İstanbul'dan gelen ben de o kadar Romalıyım mesajı veriyor aslında. Evet, biz aynı denizin, aynı coğrafyanın ve aynı tarihsel aklın farklı diller konuşan çocuklarıyız diyor. İtalyan jürisinin bu Osmanlı tarihçisi önünde ceket iliklemesinin temel sebebi de tam olarak budur. Bilgi burada coğrafi sınırları tamamen eritip yok etmiştir. Tabii bu muazzam akademik vakarın ve devlet nişanı ağırlığının içinde hocanın o olağanüstü kültürel zekasını ve ince mizahını da es geçemeyiz. Ödül törenindeki o meşhur Romanista anısını hatırlayalım. Evet, o geceye damga vuran çok zarif bir andır o.
Ortam son derece ciddi, devlet başkanları, bürokratlar, ağır bir akademik atmosfer var. Hoca o muhteşem İtalyancasıyla tarihsel olarak Romalıyız derken, İtalyanca'da aynı zamanda AS Roma futbol takımının taraftarı anlamına da gelen Romanista kelimesini kullanıyor. Dilin inceliklerine ne kadar hakim olduğunu gösteren harika bir kelime oyunu. Bütün o ağır diplomatik havanın içinde izleyicilerin yüzünde bir anda bir gülümseme beliriyor. O anı yöneten sunucu da hocanın bu kıvrak zekasına anında ayak uyduruyor. Merak etmeyin, hocamız Romalı dediğinde Lazio'yu da kastediyordu diyerek durumu ustaca toparlıyor. Bu ciddiyeti asla zedelemeden, iki kültürün birbiriyle nasıl zekice ve samimi bir şekilde temas edebildiğini gösteren inanılmaz zarif bir detay. O ince mizah aslında sıradan bir şaka değil. Kültürel bir entegrasyonun kanıtı değil mi? Tam olarak o. Bir dile ve bir toplumun sinir uçlarına ne kadar derinlemesine nüfuz edildiğinin en büyük kanıtıdır. Bir dili bilmek sadece o dilde grameri kusursuz akademik makaleler yazmak demek değildir. Sokaktaki nabzı da tutmak gerekir. Kesinlikle. O dilin günlük hayattaki şifrelerini bilip, devlet töreninde bir entelektüel silaha dönüştürecek kadar içselleştirmek demektir. O İtalyan terasında yankılanan kahkaha ve alkış, İtalyan kültürünü kendi kültürü gibi benimsemiş evrensel bir zihne duyulan saygının sesidir. İşte Bir Okur Bir Kare Kütüphanesi'nin bugün dünyaya açılan kapısı, bizi Akdeniz'in o sıcak, tanıdık ve ortak bir dille konuşan sularından çıkarıp birdenbire çok daha sert, bambaşka bir entelektüel dünyanın merkezine, Rusya'nın kuzey zirvelerine götürüyor. Tarihin rotası bir anda değişiyor. Evet, yıl 2007, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bizzat imzaladığı bir kararname ve ardından 2008 yılında Rusya Federasyonu'nun İstanbul Başkonsolosluğu'nda düzenlenen o ağırbaşlı, görkemli tören. Pushkin madalyasından bahsediyoruz. Rusya Federasyonu'nun kendi dilini, edebi ve kültürel mirasını dünya çapında yayan şahsiyetlere verdiği en üst düzey devlet nişanı. Çok seçkin bir protokol. Kesinlikle. Düşünün ki o dönemde dünyada bu madalyaya layık görülen sadece 11 kişi var. Finlandiya Devlet Başkanı, Tarja Halonen gibi devlet başkanlarının, en üst düzey diplomatların yer aldığı çok elit bir liyakat çemberinden bahsediyoruz. Bu muazzam bir kültürel tasdiktir. Bakın, İtalya'yı anlıyorum. Akdeniz kimliği, tarihsel bağlar, Roma'nın mirası, bunların mantıksal bir temeli var. Ama işte burası gerçekten ilginçleşiyor ve zihnimde bir paradoks yaratıyor. Hangi açıdan bir paradoks görüyorsun? Şöyle ki, tarihsel olarak birbirinin en büyük imparatorluk rakibi olan iki güçten bahsediyoruz. Rusya ve Osmanlı. Yüzyıllar boyunca Karadeniz'de, Balkanlar'da, Kafkaslar'da defalarca ölüm kalım savaşı vermiş iki devasa rakip güç. Kanlı bir askeri rekabet tarihi var, evet. Ve bugün hayatını Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihini yazmaya, onu dünyaya anlatmaya adamış bir Türk tarihçi çıkıyor, Rusya'nın en üst düzey kültürel ve edebi nişanını alıyor. Bu inanılmaz derecede ironik değil mi? Moskova neden en büyük tarihi rakibinin tarihçisini böyle bir ödülle onurlandırıyor? Bu harika bir soru ve aslında yüzeysel bakıldığında büyük bir ironi gibi görünüyor. Fakat bunu büyük resme bağlarsak, ortada bir ironiden ziyade büyük imparatorlukların birbirini nasıl şekillendirdiğine dair muazzam bir tarihsel mekanizma görürüz. Evet, Osmanlı ve Rusya yüzyıllar boyunca cephelerde savaştı. Silahlar hiç susmadı neredeyse. Doğru. Ama büyük medeniyetler sadece topla tüfekle çarpışmazlar. Kültürle, edebiyatla, tarih yazımıyla ve devlet aklıyla da derin bir temas kurarlar. 19. yüzyıla baktığımızda her iki imparatorluğunda aslında birbirinin aynadaki yansıması olduğunu görürüz. Aynadaki yansıması derken aynı varoluşsal krizleri yaşadıklarını mı kastediyorsun? Kesinlikle onu kastediyorum. İkisi de devasa, çok uluslu, tarım toplumuna dayalı kara imparatorlukları, ikisi de hızla sanayileşen Batı Avrupa karşısında hayatta kalma mücadelesi veriyor. İkisi de kendi içlerinde çok sancılı bir modernleşme süreci yaşıyor. Birbirlerine bakarak kendilerini tanımlıyorlar aslında. Evet, Pushkin'in eserlerine, Tolstoy'un Kafkaslar ve Kırım'daki gözlemlerine, Dostoyevski'nin Doğu sorunu üzerine yazdıklarına baktığınızda, arka planda hep Türk ve İslam coğrafyasının silüetini görürsünüz. Pushkin'in Erzurum yolculuğu sadece edebi bir gezi değil, iki kültürün tarihsel karşılaşmasıdır. Yani iki medeniyet birbirinin içine geçmiş durumda.
İşte bu yüzden Rusya devleti ve akademisi şunu çok iyi bilir. Osmanlı tarihini, Türk kültürünü en derin detaylarına kadar anlamadan, kendi Rus tarihini, kendi edebiyatının köklerini tam anlamıyla idrak edemezsin. Anlıyorum, yani Moskova bu Türk tarihçisini ödüllendirirken aslında sen bizim en büyük rakibimizi anlatıyorsun ama bunu yaparken farkında olmadan bizim kendi tarihsel kimliğimizi de tamamlıyorsun diyor. Bu gerçekten çok derin bir idrak. Bu da önemli bir soruyu gündeme getiriyor esasında. Küresel dünyada yerel kalabilmek nasıl mümkündür? Kaynakta ödül töreninde konuşan Büyükelçi Ivanovski ve Bakan Yardımcısı Karasony'nin vurguladığı noktalar tam da buna işaret ediyor. Ne diyorlar o konuşmalarda? Dikkat ederseniz törendeki konuşmalarda sadece Gazprom üzerinden yürütülen pragmatik ticari ilişkilerden veya Antalya'ya gelen milyonlarca Rus turistten bahsetmiyorlar. Onlar için asıl mesele çok daha derin. Kültürel bir dirençten bahsediyorlar sanırım. Aynen öyle. Küreselleşen, giderek tek tipleşen, ulusal kimliklerin ve derin kültürlerin silinmeye yüz tuttuğu bu modern dünyada, Rusya ve Türkiye gibi iki devasa tarihsel ağırlığın kendi yerel kültürlerini koruma çabasından bahsediyorlar. Yani ortak bir kültürel savunma hattı kuruyorlar. Evet, Rus devleti kendi diline ve arşivlerine saygı gösteren, Pushkin'in dilini kendi ana dili gibi konuşup, o dilde devasa bir tarihsel analiz yapabilen bir Türk aydınının varlığını tehdit olarak görmüyor. Aksine kendi kültürel mirasının evrenselliği için en büyük kazanım olarak değerlendiriyor. Liyakat tam da burada ulusal husumetleri aşan bir güce dönüşüyor. O halde bu muazzam analizin merkezine yerleştirdiğimiz o büyük soruyla dinleyicimize dönmek istiyorum. Şimdi bizi dinleyen sana sormak istiyorum. Bu derinleme analizde gördüğümüz şey sadece bir tarihçinin başarı hikayesi değil, Kesinlikle değil, çok daha fazlası. küresel bilgi inşa etmek, kültürler arasında sarsılmaz bir köprü kurmak, sadece kendi ulusal tarihini, kendi mahallenin doğrularını satır satır ezberlemekle olmuyor. Aynı zamanda ötekinin tarihine, o tarihi rakibin diline, kültürüne, büyük ustalar seviyesinde saygı duyan bir derinlik inşa etmekle mümkün oluyor. Ötekini anlayarak büyüme vizyonu. İşte tam da bu. Peki bu muazzam entelektüel esnekliğin, bu vizyonun senin kendi hayatındaki, kendi sınırlarını aşma çabandaki karşılığı nedir? Hayatta karşına çıkan farklılıkları veya rakipleri reddederek mi kendini tanımlıyorsun, yoksa onları anlayıp kendi entelektüel cephaneliğine mi katıyorsun? Bu her birimizin kendi zihinsel sınırlarıyla sarsıcı bir yüzleşmesidir aslında. Çünkü modern insanlar genellikle kendi kimliklerini, doğrularını ve inançlarını diğerini küçümseyerek veya tamamen reddederek inşa etme eğilimindedir. En kolayı budur. Evet, konfor alanından çıkmamaktır bu. Ama bu kaynakların bize gösterdiği o devasa zihin, kendi Osmanlı ve Türk kimliğini sonuna kadar korurken, İtalya'nın Romanizmini veya Rusya'nın Slavizmini asla reddetmemiştir. Tam aksine onların içine girip kodlarını çözmüştür. Kesinlikle. Onların dillerini öğrenmiş ve o masaya onların kavramlarıyla ama kendi eşsiz vizyonuyla oturmuştur. Gerçek bir küresel otorite olmak, kendi yankı fanusundan, kendi çadırından çıkıp, dünyanın geri kalanının ne söylediğini onların dilinde idrak etmeyi gerektirir. Sonra da onlara kendi hikayelerini yeniden anlatabilmeyi gerektirir. Tam olarak bu evrensel sentezden bahsediyoruz. O zaman bu incelemenin birbirine zıt görünen ama aslında tek bir evrensel akılda buluşan o büyük sentezine ulaşıyoruz yavaş yavaş. Bir tarafta Batı medeniyetinin kalbi, hukukun ve şehir kültürünün beşiği olarak görülen sıcak Akdeniz'in başkenti Roma var. Diğer tarafta ise zorlu coğrafyaların Slav ve Doğu dünyasının o derin, mistik, askeri ve edebi dev gücü Moskova duruyor. Tarihsel, kültürel, politik ve hatta iklimsel olarak birbirinden tamamen farklı dünyanın iki ayrı kutbu bunlar. Ve bu iki devasa tarihi kutup, kendi en prestijli kültürel nişanlarını, kendi devletlerinin en büyük onurlarını getirip, aynı Türk tarihçisinin aynı evrensel vizyonun önüne koyuyorlar. Bu durum sıradan bir akademik kariyerin çok ötesindedir.
İnsan zekasının ve çalışkanlığının ulaşabileceği o en yüksek diplomatik rütbedir. Kesinlikle bir akademik fetihtir bu. Coğrafyaları birleştirmek, tarihi sadece tozlu arşivlerde kağıt üzerinde yazılan bir metin olmaktan çıkarmaktır. Günümüzde devletlerin birbirine saygı duymasını sağlayan canlı, diplomatik ve kültürel bir köprü kurmaktır. Öyleyse bu derinleme analizi üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken o kışkırtıcı düşünceyle noktalayalım. Eğer bugün tek bir zihin hem Akdeniz'in o köklü mirasını hem de Slav dünyasının o ağır tarihsel yükünü kendi içinde kusursuzca sentezleyip her iki kutuptan da dünyanın en büyük saygısını görebiliyorsa, Bu muazzam bir zihinsel kapasite. kesinlikle. O zaman bugün bizlerin bilgiyi, kimlikleri ve insanları içine hapsettiğimiz o sınırlar, pasaportlar ve harita çizgileri aslında ne kadar gerçektir? Belki de duvarlar sadece onları aşacak vizyona sahip olmayanlar için inşa edilmiştir. Sınırların sadece zihinlerde olduğunu gösteren muhteşem bir sonuç bu. Hakikat, sınırların bittiği yerde başlar. Tarih, sadece yazılan değil, liyakatle fethedilen bir kaledir. Mühür vuruldu, celse kapandı. Bütün bu ağır entelektüel bagajın yanında kaynaklarda karşıma çıkan çok naif bir tezat da var aslında. Nedir o? O geniş tarihsel anlatıların içinde onun kimsenin pek bilmediği çok özel bir tutkusu olduğunu görüyoruz. Minyatür otomobil koleksiyonu. Evet. Bu detay aslında onun ne kadar çok boyutlu bir yapısı olduğunu gösteriyor. Değil mi? Bütün dünyayı, çöken imparatorlukları falan zihninde taşırken masasının üzerinde duran kendi kuralları olan küçük bir estetik dünya yaratıyor kendisine. Sınırları belli, dokunabildiği ve tamamen kontrol edebildiği bir dünya. Bu çok insani bir denge unsuru bence. Peki bu denge unsurunu insan ilişkilerinde nasıl kuruyor? Zihnindeki o bilgi bavulunu tıka basa dolduran bu adam gündelik hayattaki zamanını ve dostluklarını inanılmaz keskin bir filtreyle yönetiyor çünkü. Kesinlikle öyle yönetiyor. Özellikle dostluk kavramına yaklaşımı fazlasıyla analitik ve ezber bozucu. Nasıl yani? Toplumda hep yüceltilen bir kötü gün dostluk klişesi vardır ya hani. İlber Hoca buna çok net bir çizgi çekiyor. Sadece felakette, acıda birleşmenin bir dostluğu sürdürmek için yeterli bir zemin olmadığını savunuyor. Bak burada biraz durmak istiyorum. Benim buna açıkçası bir itirazım var. Dinliyorum. Ya dost dediğin tam da sen düşerken hiçbir çıkarı olmadan elinden tutan, seni o çukurdan çıkaran kişi değil midir? Acıyı paylaşmak insanları en çok bağlayan şey değil mi hayatta? Neden bunu yetersiz buluyor ki? Ya orası öyle de tabii ki acıyı paylaşmak çok değerli. Ama Ortaylı'nın perspektifinden bakarsan salt acıma veya vefa duygusu bir ömür sürecek entelektüel ve ruhsal bir bağ ayakta tutmaya yetmez. O meşhur sözünü hatırla. Hangisini? Kahvelerin pişti gel, köpükleri taştı kel. O iyi gün dostluğunu yani estetiği, güzelliği, mutluluğu paylaşmayı da en az kötü gün kadar önemsiyor. Ama asıl kalıcı dostluğun formülünü şöyle tanımlıyor. Mesai ve emek beraberliği. Yani savaşta aynı siperi paylaşmak gibi barışta da aynı eseri üretmek, bir işi beraber omuzlamak diyebiliriz buna. Tam olarak bu işte. Eğer hayatın o olağan akışında beraber üreteceğiniz bir vizyonunuz yoksa, o ilişki bir süre sonra mecburen dedikoduya, çok sığ bir muhabbete dönüşür. Doğru, sürekli dert yanılan bir girdaba da dönebilir. Ve boş muhabbet, onun lügatında insanı çürüten bir numaralı zehirdir. Zihinsel bir yorgunluktur resmen. Özel hayatına dair anlattığı o çok nadir anılardan birinde Stuttgart'ta tanıştığı Doris Stober'den bahsediyor. O anı çok zariftir gerçekten. Onu diğer Almanlara hiç benzemeyen, hassas ruhlu biri olarak tanımlıyor. Sofrada zamanı hızlı tüketmeyi reddeden, dostlukta yüzeyselliği elinin tersiyle iten bu zihnin, dünyayı gezerken coğrafyayı tüketmeyi de aynı şiddetle reddettiğini görüyoruz. Coğrafyayı tüketmek, turizm endüstrisinden bahsediyorsun değil mi? Aynen, turizmi reddedip seyyahlığı benimsiyor. Tabii, çok okuyan mı bilir, çok gezen mi sorusuna verdiği o meşhur cevap var. Okuyarak gezen bilir diyor. Çağımızın modern turistlerine resmen ateş püskürüyor hoca. Haklı da bence. Harita olmadan, o bölgenin rehber kitaplarını, tarihini okumadan yapılan bir yolculuğu bavul gibi gezmek olarak tanımlıyor. Bavul gibi gezmek. Ya uçakla seyahat etmeye bile tahammülü yok. O kısa mesafe yolculuklarına doğrudan hödüklük diyor resmen. Boşuna demiyor ama. Düşünsene,
Bir ülkeyi tepeden hızlıca geçerek, bulutların üzerinden aşarak o kültürü anlayamazsın ki. O ülkenin kılcal damarlarına girmek zorundasın demek istiyor. Kesinlikle. Posta otobüsleriyle, trenlerle, İspanya'nın veya İtalya'nın yan yollarında, şoselerinde adımlamayı savunur hep. Çünkü uçağa biniyorsun ve pat başka bir kültürdesin. Aradaki o coğrafi ve sosyolojik geçiş dokusunu tamamen kaçırıyorsun. Modern zamanın şu 4 günde 4 ülke paket turları bana hep şunu hatırlatıyor aslında. Neyi hatırlatıyor? Bir bilgisayar oyununda hikayeyi, karakterleri hiç umursamadan, bütün o ara sahneleri ve diyalogları falan geç tuşuna basıp atlamak gibi. Doğrudan son canavarla savaşmaya gidiyorsun, oyunu bitirdin diyorsun ama aslında hikayenin hiçbir şeyini yaşamadın. Harika bir benzetme. Gerçekten tam olarak bu. O kılcal damarlara girmek, hikayeyi yaşamak, fiziksel bir bedel ödemeyi de gerektiriyor çoğu zaman. Eskiden öyleydi tabii. Onun bu seyyahlık ruhunun çelikleştiği yer de o 1960'ların çamurlu, meşakkatli Anadolu yollarıdır mesela. Düşün, Gordion'a giderken bindikleri otobüs çamura saplanıp yan yatma tehlikesi falan geçiriyor. Ciddi bir macera yani. Göremeye gitmek bütün gününü oluyor. Her şeyin bir tıkla ulaşılamadığı o dönemde bir yeri görmek için kelimenin tam anlamıyla fiziksel bir bedel ödüyordun sen. Ödediğin o bedel de gördüğün o taşa, o sütuna verdiğin değeri inanılmaz katlıyordu. Günübirlik turizmin sığlığından, seyyahlığın o ağır derinliğine geçişin sırrı kesinlikle burada yatıyor. Emek vermek. Ama tabii her seyahat sadece tarihi kalıntıları okumaktan ibaret değil. Başka ne var? İşin içine girdiği o kültürlerin mutfağıyla imtihanı da giriyor. Kaynaklarda kızı Tuna ile 2006'da yaptıkları Japonya gezisi anısı var ya, beni çok güldürdü. Evet, o Japon mutfağı meselesi. Kızı Japon kültürüne resmen mest olup Japonca şarkılar söylerken, İlber Hoca o muazzam entelektüel merakına rağmen Japon mutfağı karşısında adeta yaşam savaşı veriyor orada. Hiç sevmiyor o tarz yemekleri. Çiğ balıklar, suşiler, soya fasulyeleri falan ona o kadar ters ki resmen aç kalıp kıvranıyor adam. Ama işte o inandığı terbiye ve medeniyet filtresi tam burada da devreye giriyor. Acı çekmesine rağmen ev sahiplerine nezaketen gülümseyip "Hı hı, çok lezzetli" diyor. Nezaketi elden bırakmıyor yani. Bırakmıyor. Bu detay onu sadece böyle kitap sayfalarında yaşayan bir teorisyen olmaktan çıkarıp kendi sınırlarıyla yüzleşen gerçek bir insana dönüştürüyor bence. Peki, tüm dünyayı Japonya'dan İtalya'ya, Kuzey Hindistan'ın o mistik bölgelerine kadar adımlayan bu büyük seyyah, günün sonunda dönüp dolaşıp kendi toprağına, kendi kimliğine nasıl bu kadar sıkı sarılıyor sence? Yani bu evrensel vizyonla o derin yerel aidiyet nasıl birleşiyor zihninde? Akdeniz'den Orta Asya'ya kadar uzanan o çok geniş coğrafyada Türklerin hareketlerini ve kurdukları devlet mekanizmalarını bilmezsen dünya tarihinin omurgasını eksik okursun. O bu aidiyeti doğrudan devlet aklı ve dil üzerine inşa ediyor aslında. O dil meselesindeki Üsküdar anısı çok sarsıcıydı metinlerde. Evet, o çok meşhur bir anekdot. Hoca çocukluğunda Çorumlu işçilerin bir ağaca çıkıp meyve yediğini gören İstanbullu yaşlı bir adamın Türkler ağaca çıkmış diye bağırdığını hatırlatıyor. Düşünebiliyor musun? Bir dönem Türk kelimesinin nasıl köylü, kaba saba anlamında kullanıldığını, adeta bir hakaret gibi algılandığını görüyoruz burada. Ve hoca bu çarpık algıyı yine tarihin ve dilin kendi mekanizmasıyla paramparça ediyor. Diyor ki, ordunun ve devletin komuta dili asırlardır katıksız Türkçedir. Farsça veya Arapça değil yani. Değil. Selçuklu devrinde yazışmalar Farsça olsa bile askere komut her zaman Türkçe verilmiştir. Neden peki? Neden özellikle Türkçe bu kadar baskın kalıyor askeri alanda sence? Çünkü Türkçenin yapısını düşün, sondan eklemeli bir dil bu. En karmaşık, en hayati bir emri tek bir kelimenin içine keskin bir fiil olarak sıkıştırabilirsin. Dur vur ilerle gibi mi? Aynen öyle. Çok net, kısa ve vurucu komutlar vermeye, nizam kurmaya olağanüstü yatkın bir mimarisi var dilimizin. Bu askeri ve bürokratik verimlilik de devleti kuran asli unsurun kimliğini doğrudan dile kazımıştır. O yüzden dilin namusu onun için her şeyden ama her şeyden üstündür. Bu coğrafyanın temel terminolojisinin yozlaşmasına bir tarihçi olarak kalkan olmak.
Bu bildiğin bir varoluş savunması aslında. Ve bu savunmanın en geniş halini onun imparatorluğun en uzun yüzyını kavramında net bir şekilde görüyoruz. O çok ikonik bir tanımlamadır. Bize klasik tarih derslerinde hep ne öğretildi? 19. yüzyıl Osmanlı'nın çöktüğü, bittiği, hasta adam olduğu dönemdir. Hoca bu ezberi alıyor ve tamamen çöpe atıyor. Ortaylığın akademik külliyatının en devrimci yanlarından biri de tam olarak budur işte. O yüzyılı sadece toprak kaybedilen düz bir çöküş olarak okumak son derece sığ bir bakış açısıdır ona göre. Peki nasıl okunmalı? Ortaylı'ya göre bu dönem Osmanlı devlet aklının o varoluşsal krizden çıkmak için gösterdiği muazzam bir kurumsal zeka direnişidir. Yüzlerce yıllık hantallaşmış dev bir şirket var. Şirket iflasa sürükleniyor. Gidiyor yani elden. Bina bildiğin alevler içinde yanıyor. Ama o kriz anında yönetim kurulu pes edip kaçmak yerine ne yapıyor? Tarihin en büyük startup dönüşümünü başlatıyorlar orada. Yeni okullar, modern tıp akademileri, demiryolları, posta teşkilatı kuruyorlar falan. Bina yanarken içeride yepyeni modern bir altyapı inşa ediliyor. Mükemmel bir benzetme gerçekten. O kurulan posta teşkilatı veya modern okullar çöküşü sadece geciktirmekle kalmıyor ki. Cumhuriyeti kuracak o müthiş kadroların yetiştiği bir yeniden doğuş laboratuvarı işlevi görüyor resmen. Atatürk ve neslinin yetiştiği okullar bunlar. Aynen öyle. Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yetiştiği o kurumsal zemin, işte o 19. yüzyıl direnişinin doğrudan meyvesidir. Bu belgeye ve kurumlara dayalı gerçekçi bakış açısı, Batı'nın o romantik tarih yalanlarını da anında yıkıyor tabii. Mesela hepimizin bildiği Voltaire'in şu meşhur tezi var ya. Hangisi? Şu Rönesans meselesi mi? Evet, İstanbul fethedilince Bizanslı bilginler İtalya'ya kaçmış ve Rönesans'ı başlatmışmış. Ortaylı bu tür batı merkezli uydurma anlatıları asla pabuç bırakmaz. Fatih buradan girecek, adamlar Kumkapı'dan ellerinde 3-5 kitapla İtalya'ya kaçıp koca bir çağ değiştirecek. Böyle bir hokkabazlık olabilir mi diyerek Voltaire'in bu mesnetsiz iddiasını yerle bir eder. Cidden çok komik bir iddia o. Tarihin sadece belgelerle, kurumların incelenmesiyle yazılabileceğini, kulaktan dolma Avrupalı romantizmiyle tarih yapılamayacağını kanıtlar hep. Bu vakur ciddiyeti en çok da Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü yaptığı yıllarda görürüz biz. İstanbul onun için sadece üzerinde yaşanılan alelade bir toprak parçası değil ki, sokak sokak okunması gereken sayfalardan oluşan canlı bir kitaptı. Eğer bu hafızayı somut bir şekilde hissetmek istiyorsan, onun hep tavsiye ettiği o yürüyüş rotasını mutlaka yapmalısın bence. Evet, Suriçi yürüyüşü. Kariyer kapısından girip Edirne Kapı'ya, Mihrimah Sultan Camii'ne ve o surlar boyunca uzanan tarihi rotada yürümek. Ya bir gününü ayırıp o taşlara dokunarak, o çeşmelerin önünde durarak, İstanbul'u kendi gözlerinle okumak çok değerli. Yaptığımız bu felsefi yolculuğu toparlarsak, İlber Ortaylı'nın sadece kitaplar yazan sıradan bir akademisyen olmadığını, dil, tarih ve coğrafya sacayağında insanı yeniden anlamlandıran bir pusula olduğunu çok net görüyoruz. Evet, bir kutup yıldızı gibi. Kurumları, devlet aklını ve lisanı birbirinden asla ayırmadan, geçmişi, hataları örtmek için bir sığınak olarak değil, geleceği çok daha sağlam inşa etmek için bir temel olarak kullanmayı öğretti o bize. Bu çalışma Bir Okur Bir Kare Kütüphanesi tarafından senin için titizlikle, kelime kelime işlenmiş bir hafıza belgesidir. Çok kıymetli bir belge oldu bence de. Burada kullandığımız her sessizliğin, seçtiğimiz her kelimenin tek bir amacı var. Bilginin ve yaşanmışlığın o ağır başlı vakarını onurlandırmak. Çünkü bilmek, aynı zamanda o bilginin sorumluluğunu omuzlamaktır. Düşünmeni istediğim çok hayati bir şey var. İlber Hoca'nın o meşhur sözünü hatırla. Hafızası olmayan bir toplumun nereye gideceğinin hesabı olamaz. Çok doğru. Düşürmediğin o telefonun tamamen sıfırlansa, internete, arama motorlarına, dijital fotoğraflarına erişimin bir anda kopsa, kendi zihnine, o bahsettiğimiz bilgi bavuluna dönüp baktığında içinde gerçekten ne bulacaksın? Dünyayı kendi gözlerinle mi okudun, yoksa sana sunulan özetlerle mi yetindin hep? O her şeyin silindiği an, geldiğinde senin gümrükten geçireceğin o şahsi kütüphanende, şu an hangi kitaplar, emek beraberliğine dayanan hangi derin dostluklar ve hangi gerçek anılar var? Genellikle devasa bir gökdelenin dibinde durup yukarı baktığında veya böyle kilometrelerce uzanan çelik bir köprüden geçerken içgüdüsel olarak şey diye düşünürsün. İşte medeniyet budur.
Evet, çok çok normal bir tepki bu aslında. Ya gelişmişliği böyle betonun tonajıyla veya işte çeliğin gücüyle, fiber optik kabloların hızıyla falan ölçmeye inanılmaz derecede meyilliyiz. Somut olan şeyler bize her zaman bir güven veriyor. Tabii, çünkü mühendislik başarılarını sayılarla ifade edebilirsin. Yani kaç katlı, kaç metre, ne kadar sürede inşa edildi falan, bunlar çok net verilerdir ve bir toplumun iş yapabilme kapasitesinin en kaba, en görünür kanıtlarıdır. Aynen öyle. Ama ya o devasa betonarme binaların, o parlak camlı plazaların falan aslında medeniyetin sadece dış kabuğu olduğunu söylesem. Yani düşünsene, loş bir salona adım atıyorsun, ağır, böyle kırmızı bir kadife perde usulca iki yana açılıyor ve aniden yüzlerce insan aynı milisaniyede o devasa sessizliğin içinden kusursuz bir ahenk yaratıyor. Kesinlikle. Kemanlar, üflemeliler, işte sahnede kendi bedeniyle o sesi birleştiren bir solist. Evet. Yani bir medeniyetin asıl ölçütü o binalarda değil de yüzlerce farklı zihnin ve bedenin aynı saniyede buluştuğu bu görünmez, yani son derece kırılgan ama bir o kadar da kusursuz ahenkte gizliyse İşte eğer meseleye tam olarak bu açıdan bakarsak, o ilerleme ve gelişmişlik tanımımız tamamen şekil değiştirir. Olay sadece bir şeyler inşa etmekten çıkar. hı hı, İnsanın kendi doğasını, o bireysel dürtülerini alıp devasa bir ortak amaca, yani estetiğin zirvesine bükebilmesi haline gelir. Bu, insani koordinasyonun ulaşabileceği en uç noktadır açıkçası. kesinlikle öyle. Bir okur bir kare kütüphanesinin o zengin raflarından süzülen çok çok özel bir perspektifi merkeze alıyoruz. Harika bir konu. Amacımız, büyük bir tarihçinin İlber Ortaylı'nın o keskin zihniyetinden yola çıkarak opera kültürünün felsefesini ve ardından yollara, çamurlara, en sonunda da dostluklara uzanan o insani İlber yaklaşımını çözmek. Yani toplumların ve bireylerin kalitesini aslında neyin belirlediğini konuşacağız. Aynen öyle. Hiç vakit kaybetmeden o meşhur anekdotla başlayalım diyorum. Hani genç bir askeri ataşı olan Mustafa Kemal, arkadaşı Şakir Zümre ile Bulgaristan'da Sofya Operası'nda bir temsil izliyor ya, Evet, çok çarpıcı bir andır o. temsil bittiğinde o ihtişamın yankıları henüz salondayken Mustafa Kemal arkadaşına dönüp o vurucu cümleyi kuruyor. Şakir, adamların bizi Balkan Savaşları'nda niye yendiklerini anladım. Şimdi bu ilk duyduğunda kulağa biraz mantıksız gelebilir. Yani sahnede arya söyleyen bir tenorla cephede kaybedilen bir savaşın ne ilgisi var Allah aşkına? İşte o bağlantıyı kurabilmek için operanın arka planındaki o devasa mekanizmayı anlamak gerekiyor. Yani opera, sahnedeki birkaç kişinin şarkı söylemesinden ibaret basit bir eğlence değildir. Değil mi? Çok daha fazlası. Tabii ki. Bir taktik ve sürekli temrin, yani bitmek bilmeyen acımasız bir alıştırma ve disiplin halidir. İlber Hoca'nın zihninde de, tarihsel gerçeklikte de opera aslında medeniyetin yapı taşıdır. Şimdi o salondaki mekanizmayı düşün. Düşünüyorum, yani arkada bambaşka bir dünya var. Aynen. Sahne arkasında devasa dekorları saniyeler içinde sessizce değiştiren onlarca işçi var. Orkestra çukurunda şefin bagetinin milimetrik hareketlerine pür dikkat kesilmiş yüzü aşkın müzisyen var. Sahnede de o solistler falan var tabii. Evet, sahnede hem rol yapıp hem de o devasa orkestranın sesini bastıracak kadar güçlü ama bir o kadar da kontrollü şarkı söyleyen solistler ve koro var. Yani muazzam bir lojistik operasyon bu. Kesinlikle öyle. Sadece lojistik de değil, o bireysel egoların ortak bir mimari için tamamen bastırılmasıdır. Şöyle düşün, bir toplum eğer yüzlerce kişiyi tek bir nota etrafında, saniyeden daha kısa bir zaman diliminde bu kadar kusursuz bir şekilde organize edebiliyorsa, Cephede de o organizasyonu kurar diyorsun. tam olarak bunu diyorum. O toplum cepheye ordu sürdüğünde de erzak zincirini kurar, telgraf hatlarını zamanında çeker, topçusuyla piyadesini aynı ahenkle senkronize eder. İnanılmaz bir bakış açısı. Yani Mustafa Kemal'in orada gördüğü şey müzik değil, o müziği yaratan korkunç disiplin ve toplumsal koordinasyon yeteneğiydi. Hani sokaktaki lüks kafelere, geniş bulvarlara bakarak bir şehrin medeni olup olmadığını anlayamazsın. Hocanın felsefesi çok nettir burada. Operasız şehir, şehir değildir.
Operasız şehir şehir değildir. Çok güçlü bir ifade. Çünkü o senkronizasyon yeteneğinden yoksundur diyorsun. Evet, o ince ayardan, o terbiye edilmiş uyumdan yoksundur çünkü. Harika. O zaman Avrupa'nın o büyük opera hatlarına, bu devasa mekanizmanın nasıl inşa edildiğine bir büyüteç tutalım. Çünkü anladığım kadarıyla her şehrin operası o toplumun farklı bir felsefesini sahneye yansıtıyor. Kesinlikle her birinin karakteri bambaşkadır. Mesela Viyana ve Mozart'la başlayalım. Viyana devlet operasından bahsederken o efsanevi şef Herbert von Karajan'ın meşhur kuralı aklıma geliyor. Eserlerin asla tercüme edilmeden yazıldıkları orijinal dilde sahnelenmesi prensibi. Seyirci tek kelime anlamasa bile. Evet, Karajan'ın o kuralı aslında eserin bütünlüğüne duyulan mutlak saygının bir göstergesidir. Çünkü müziğin matematiği, o dilin fonetiği üzerine kuruludur. Yani kelimeleri değiştirdiğinde müziği de bozuyorsun. Aynen öyle. Dili değiştirdiğinde müziğin o ince mimarisini de yıkmış olursun. Ama Viyana ve opera dendiğinde asıl felsefi devrimi biz Mozart'ta görürüz. Özellikle de Don Giovanni eserinde. O çok ilgimi çekiyor işte. Yani Mozart sadece kulağa hoş gelen saray efradını eğlendiren besteler yapmadı sonuçta. Asla. O, aydınlanma çağının sarsıcı ideallerini alıp, o notaların, sahne matematiğinin ta içine gizledi. Özellikle o eşitlik fikri değil mi? Sahnede bu eşitliği nasıl kurguladığı benim çok tuhafıma gitti. Çünkü 18. yüzyıldan bahsediyoruz. Aristokrasinin ve sınıf ayrımlarının en keskin olduğu dönem. Bak şimdi şöyle düşün. O dönemin klasik sanat anlayışında soylular ve köylüler sahnede pek birbirine karışmazdı. Karışsalar bile aralarında aşılmaz bir statü duvarı olurdu. Yani müzikal olarak da ayrı dururlardı. Evet, ama Mozart, Don Giovanni'de o sahne mekaniğini alt üst ediyor. Soylu ve kibirli Don Giovanni karakteri, köylü kızı Zerlina ve onun nişanlısı Masetto ile doğrudan, yani hiçbir aracı olmadan aynı sahneyi, aynı diyaloğu ve en önemlisi aynı müzikal temaları paylaşıyor. Bir saniye, yani müzikal olarak tamamen aynı seviyeye mi geliyorlar? Tam olarak öyle. Müzikal formlar üzerinden bir hiyerarşi kurmuyor Mozart. Karakterler birbirlerine doğrudan yanıt veriyor, melodileri birbirine dolanıyor. İnanılmaz cüretkar bir şey bu. O günün sınıf odaklı, katı hiyerarşik toplumu için büyük bir skandal aslında. Skandal tabii, sahnedeki o doğrudan temas, aydınlanmanın herkese eşittir vaadinin insanlara, saraylılara izletilen halidir. Ünvanınız ne olursa olsun evrensel kurallar önünde hepiniz eşitsiniz diyor adam sahnede. Saray ahalisinin gözünün içine baka baka devrim yapmak diye tam olarak buna denir işte. Peki Berlin'e, Wagner'e geçelim mi? Geçelim, orası bambaşka bir dünya çünkü. Şimdi Berlin, Doğu ve Orta Avrupa'nın doğal başkenti, kültürün ağırlık merkezi. Wagner'in The Ring, yani Yüzük Döngüsü de bu merkezin en büyük ürünü. Ama burada durup benim biraz şeytanın avukatlığını yapmam lazım. Yap bakalım. Biz Wagner'i o aşırı milliyetçi tonuyla, Johann Herder'in romantik milliyetçilik fikrini sahneye taşımasıyla biliyoruz. Bu milliyetçi coşku, daha sonra Avrupa'yı felakete sürükleyen o karanlık ideolojilere zemin hazırlamadı mı? Bunu nasıl medeniyetin bir zirvesi olarak okuyacağız ki? Çok haklı ve bence çok kritik bir itiraz bu. Wagner'in mirası bu yüzden her zaman tartışmalıdır ve genellikle o 20. yüzyıldaki yıkımlarla anılır. Ancak olayı 19. yüzyılın bağlamında okumamız gerekir. Yani parçalanmış ve henüz siyasi birliğini tamamlayamamış Alman prenslikleri döneminde. Herder'in romantik milliyetçiliği başlangıçta öyle saldırgan bir ırkçılık falan değildi. Neydi peki? Kültürel bir uyanış, ortak bir dil ve efsane etrafında bir halk, yani bir Volk yaratma projesiydi. Wagner'in yaptığı şey, bu teoriyi eşsiz bir psikolojik deneyimle sahneye taşımaktı. Peki bunu mekanik olarak nasıl başardı? Sadece böyle gürültülü, yüksek sesli müzikler çalarak mı? Hayır, tiyatronun mimarisini ve seyirci deneyimini baştan aşağıya değiştirerek başardı. Bayreuth Festspielhaus'u düşün. Wagner, orkestrayı sahnenin altındaki bir çukura gizledi ve seyircinin ışıklarını tamamen kapattı. Tamamen karanlık yani. Tamamen karanlık. O güne kadar operalar, insanların ışıklı salonlarda birbirini izlediği, sohbet ettiği, hani sosyalleştiği yerlerdi. Bu Wagner dedi ki, hayır, karanlıkta oturacaksınız, müziği nereden geldiğini görmeden bir büyü gibi duyacaksınız. Sadece sahneye odaklanacaksınız diyor yani. Aynen.
Sadece sahnedeki o devasa Alman mitolojisine, o kahramanlık destanına odaklanacaksınız dedi. İzleyici o karanlık salonda saatlerce aynı efsaneyi yaşar, aynı korkuyu ve coşkuyu hisseder. Bu, binlerce farklı insanı alıp o salondan tek bir ulus olarak çıkarma mühendisliği o zaman. Kusursuz bir tanım oldu bu. Gerçekten de bir ulus inşasıdır. Ürpertici derecede güçlü bir kurgu gerçekten. Peki İtalya ve Verdi'ye baktığımızda durum nasıl? Wagner karanlıkta mitoloji kurgularken Verdi'nin operalarını, özellikle Nabucco ve Il Trovatore gibi eserlerini anlamak için o parçalanmış büyük kısmı Avusturya İmparatorluğu'nun işgali altındaki İtalya'yı gözünün önüne getirmelisin. Tam bir kaos ortamı. Evet ve İtalyanların birleşme mücadelesi olan Risorgimento'nun en büyük silahı tüfekler falan değil, Verdi'nin notalarıydı. Ya bu bana hep çok absürt gelmiştir. Bir şarkı bir orduyu nasıl harekete geçirir? İnsanlar savaşa arya söyleyerek mi gidiyordu? İnanması güç ama aslında evet tam olarak öyle oluyordu. Hadi canım. Gerçekten. Nabucco operasındaki o meşhur Va Pienso koro bölümünü düşün. Sahnede Babil sürgünündeki esir İbraniler kaybettikleri ana vatanlarına duydukları özlemi söylerler. Ama Milano'daki, Venedik'teki izleyici için sahnede şarkı söyleyenler İbraniler değildi. Kendi topraklarında esir olan İtalyanların ta kendisiydi aslında. Aynen öyle. Verdi, sansür kurullarını atlatmak için tarihi hikayeleri birer politik metafor olarak kullandı. İnsanlar operadan çıkıp bu melodileri sokaklarda, meyhanelerde hep bir ağızdan söylemeye başladılar. O meşhur slogan da buradan geliyor galiba. Viva Verdi sloganı. Evet, Viva Verdi. Duvarlara yazıyorlardı bunu. Sansürcüler bir müzisyenin adının yazılmasına karışamıyordu tabii. Ama sokaktaki herkes biliyordu ki o Verdi kelimesi aslında Vittorio Emanuele Re d'Italia cümlesinin, yani İtalya kralı Vittorio Emanuele'nin baş harfleriydi. İnanılmaz zekice. Müzik resmen bir şifreye, bir direniş koduna dönüşüyor. Verdi, öfkelenen bir ulusun endişelerini koca bir koro halinde sese dönüştürmüş. Tam olarak bu. Ve son olarak Moskova hattına da bir değinelim. Bolşoy Operası, 1776'dan beri orada duran o devasa yapı. Batı Avrupa'nın bu entelektüel ve politik opera hatlarına karşılık Ruslar masaya ne koydu peki? Rus operası, işte Tchaikovsky, Mussorgsky gibi dehalarla o devasa Rus coğrafyasının ruhunu sahneye koydu. Bolşoy'un sahnelediği eserler inanılmaz derecede cesur, dramatik, kalabalık ve tabiri caizse çok atletik bir ifadeye sahiptir. Atletik derken fiziksel bir zorluktan mı bahsediyorsun? Evet, devasa setler, 300 kişilik korolar, inanılmaz bir duygusal yoğunluk. Ruslar, Batı'nın o zarif ve teorik müziğine karşı devasa bir duygu seliyle karşılık verdiler. Biz de bu medeniyet senfonisinin en güçlü seslerinden biriyiz dediler dünyaya. Bütün bunlar üzerine düşününce insan şöyle bir kendi etrafına bakmadan edemiyor. Operada her şey milisaniyesine kadar planlı, disiplinli, herkesin ne yapacağı belli ve hata payı sıfır. Evet, mutlak bir kontrol alanı. Peki ya bu mutlak kontrol alanından çıkıp hayatın o tahmin edilemez, dağınık, çamurlu yollarına düştüğümüzde ne oluyor? Çünkü bir okur bir kare kütüphanesinin sayfalarındaki o bilge ses bizi sadece locada oturtmuyor, engebeli yollara da sürüklüyor. Seyahat etmek. İşte tam da bu noktada operanın o kusursuz disipliniyle dünyayı okumanın disiplini birbirine bağlanıyor aslında. Nasıl yani? Sahnede o ahengi yakalamak için nasıl ter dökmek ve sınırları zorlamak gerekiyorsa, yeryüzünün topografyasını, o büyük dünyayı anlamak için de aynı zahmete katlanmak gerekiyor. Operada konfor yoktur, sadece sonsuz bir prova vardır. Gerçek seyahatte de konfor yoktur. Bak bu çok doğru. Şu meşhur çok gezen mi bilir, çok okuyan mı klişesi vardır ya. İlber Ortaylı'nın hayatına ve notlarına baktığımızda cevabın çok net olduğunu görüyoruz. Hem okuyup hem gezen. Kesinlikle. Ama nasıl bir gezmek? Mesela 60'lı yıllarda henüz gencecik bir öğrenciyken Gordion'a, Yassıyöyk'e yaptığı o yolculuklar var kaynaklarda. Düşün, yollar asfalt değil, posta otobüslerine biniyor, o külüstür araçlar saatlerce çamura saplanıyor. Bekliyorlar, itiyorlar, perişan oluyorlar. Aynen öyle. Benim aklıma hemen şu soru geliyor.
Neden bu eziyeti çekesin ki? Çünkü o çamura saplanmak basit bir aksilik değil, tecrübenin ta kendisidir. Bir coğrafyayı uzaktan böyle konforlu bir şekilde izleyemezsin. O otobüs çamura saplandığında yanındaki köylüyle konuşmak zorunda kalırsın. Hı hı. O toprağın kokusunu, o iklimin acımasızlığını hücrelerinde hissedersin. Bir yeri sadece görmek başka şeydir, o yerin kahrını, zahmetini çekerek onun gerçekliğine nüfuz etmek bambaşka bir şeydir. Günümüzdeki o çılgın seyahat trendlerini düşünüyorum da şimdi. Herkesin dilinde bir 4 günde 4 ülke turları var. Havalimanına git, uçağa bin, meşhur bir binanın önünde aynı açıyla fotoğraf çekil ve diğer ülkeye uç. Evet, maalesef. Yemek kültüründeki o fast food estetik katliamı eleştirisi var ya hani, her şeyin fabrikasyon olması. Sanırım seyahatin fast food'u da tam olarak bu. Bir yere çiğnemeden, tatmadan hızla yutmak. Ve hız o tecrübenin ruhunu tamamen öldürüyor bence. Çok isabetli bir okuma yaptın şu an. Hızın ve aşırı konforun olduğu yerde derinlik kaybolur. Seyahat asla turistik bir yer değiştirme faaliyeti değildir hocanın lügatında. Nedir peki tam olarak? Gerçek bir seyahat, haritası önünde açılmış, okuması önceden yapılmış sağlam bir rehber eşliğinde saatlerce yürümeyi gerektiren, fiziksel olduğu kadar entelektüel de olan zorlu bir eylemdir. Sürekli uçaklara binip tepeden uçarak coğrafyayı okuyamazsın. O yukarıdan bakış sana hiçbir şeyin detayını vermez ki zaten. Sadece bir harita görürsün, insanı göremezsin. Kesinlikle. O yüzden otobanlardan çıkmak bir fantazi değil, mecburi bir şarttır. Diyelim ki İspanya'dasın, Endülüs'ü gezeceksin. O pürüzsüz lüks otobanlardan çıkıp köylerin, kasabaların içinden geçen o tozlu yan yollara sapacaksın. Ya da işte Rusya gibi devasa bir ülkede. Aynen Rusya'da mesela A noktasından B noktasına uçağa binebilirsin ama Volga boyunu görmek, o ruhu anlamak istiyorsan o nehirde günlerce süren, her bir iskeleye uğrayan gemilere bineceksin. Dünyayı okumak demek, dünyanın o yavaş ritmine ayak uydurmak demektir. Ve sanırım o yavaş tempo, o otobüslerin çamura saplandığı anlar veya o uzun gemi yolculukları bize sadece haritadaki dağları, nehirleri değil, kendi iç topografyamızı da öğretiyor. İnsanın tahammül seviyesini, Çok doğru bir yere geldik şu an. değil mi? Ve en önemlisi, o yan yolların zorluğu, yanımızdaki insanların da kim olduğunu ortaya çıkarıyor. Dostluğun gerçek tanımıyla orada tanışıyoruz. Kesinlikle öyle. Coğrafyanın o fiziksel sürtünmesi, insan ilişkilerinin de turnusol kağıdıdır aslında. Kaynaklarımızda insani İlber portresinin belki de en keskin tarafı budur. Biraz açalım mı bunu? Tabii, toplumda çok sevilen, dillerden düşmeyen bir klişe vardır. Kötü gün dostu çok kıymetlidir, dost kara günde belli olur filan derler. Evet, hep söylenir bu. Bu kulağa çok doğru gelir ama aslında felsefi bir itirazı barındırır hocanın notlarında. Nasıl bir itiraz yani? Kötü günde yanımızda olanlar dostumuz değil midir? Elbette önemlidir ama dostluk sadece omzunda ağlanacak birini bulmak, bir kriz anında yardım çağırmak kadar tek boyutlu değildir. Öte yandan işin diğer ucu olan iyi günüm dostları kahvelerin pişti gel sığlığı da dostluk değildir. Yani o sadece geyik muhabbeti yapmak, ha ha hi hi diyerek boş bir neşeyi paylaşmak gerçek bir bağ kurmuyor. Kurmaz, sığ kahkahalar veya salt trajedi üzerinden kurulan bağlar inanılmaz kırılgandır. O zaman bu işin formülü ne? Birlikte ağlamak yetmiyor, birlikte gülmek sığ kalıyor. Kaynakların bize sunduğu muazzam bir kavram var burada, emek beraberliği. Bunu okuduğumda gerçekten vuruldum. Çok güçlü bir kavramdır. Dostluğun o sarsılmaz temevi, yan yana durmaktan ziyade beraber ter dökmekmiş aslında. Tam olarak bu. Emek beraberliği. Birlikte bir işin ucundan tutmak, sıfırdan bir şey yaratmak ve o yaratım sürecinin getirdiği tüm o stresi, krizi beraber yönetmektir. Hı hı. Gerçek dostluk, bir işi başarabilmek uğruna birbirinizin eksiklerine, hatalarına, zaman zaman ortaya çıkan o çekilmez huylarına tahammül edebilme kapasitenizdir. Tıpkı o operadaki orkestra üyelerinin ahengi bozmamak için birbirine gösterdiği o sabır gibi. Aynen öyle. Sizi birbirinize kenetleyen şey ortak amaç için akıtılan terdir, o tahammüldür. Bu çok sarsıcı bir tespit. Hocanın o Volga Nehri seyahatindeki gözlemi bunu inanılmaz bir matematiğe döküyor bence. Yani 3000 kişilik,
izole, sürgün edilmiş bir kasabada yaşıyorsun diyelim. Evet, çok çarpıcı bir örnektir o. Orada konuşabileceğin, aynı frekansı tutturabileceğin hakiki dost sayın kaçtır? 3, belki 5. İşin garibi, kalkıp Moskova gibi milyonlarca insanın yaşadığı devasa metropollere taşınsan da o sayı değişmiyor. Değişmez. Etrafında milyonlar olsa da o emek beraberliğini kurabileceğin insan sayısı yine 3'ü 5'i geçmiyor. Çünkü mesele kalabalıklar değil ki. Mesele o ortak emeği verebilecek, o ağır tahammül sınavından geçebilecek kaliteyi bulmaktır. Ve kalite nadirdir. Kesinlikle nadirdir. Bu noktada hep aklıma şu gelir. Sosyal medyada 5000 takipçin olabilir, her fotoğrafına yüzlerce beğeni gelebilir. Harika bir iyi gün kalabalığı. Ama gecenin ikisinde ıssız ve çamurlu bir yolda arabanın lastiği patladığında. Kim arayacaksın? Aynen. O 5000 kişiden kaçını hiç çekinmeden arayabilirsin. İşte o arayabildiğin 3 kişi senin hayatındaki emek beraberliğinin kadrosudur. Ve bu kadroyu kurabilmek için insanın önce kendi karakterini de inşa etmesi gerekiyor. Tabii ki. Kaynaklardaki o 30 yaş uyarısı çok netti mesela. Evet, bir insanın başkasına dost olabilmesi için önce kendi ayakları üzerinde duran sağlam bir yapı olması gerekir. İnsanın 30 yaşına kadar mutlaka ama mutlaka bir uzmanlık edinmesi, koluna o altın bileziği takması şarttır. Sadece para kazanmak için değil sanırım bu uyarı. Asla sadece para kazanmak veya ünvan sahibi olmak için değil, içten içe çürümemek için. Hiçbir iş yapmayan, bir disiplinin, bir zanaatın o meşakkatli süreçlerine girmeyen insan pusulasını kaybeder. Yani üretmeyen bir zihin yavaş yavaş kendi kendini yer diyorsun. Tam olarak öyle. Çürük bir insana dönüşür. Kendine hayrı olmayan, kendi hayatında bir ter dökmeyen biri başkasıyla nasıl bir emek beraberliği kurabilir ki? Uzmanlık, insanın karakterinin omurgasıdır. İnanılmaz haklısın. Dinleyiciye, yani doğrudan sana sormak istiyorum aslında. Bu konuştuklarımız sadece geçmişte kalmış anekdotlar veya entelektüel tespitler falan değil. Bunlar senin, benim, hepimizin hayatının tam merkezindeki o dişliler. Operadaki o disiplinin devleti ve toplumu ayakta tuttuğunu gördük. Dünyanın pencerelerden hızla akıp giden bir manzara olmadığını, ancak çamuruna batarak yavaşlayarak anlaşılabildiğini konuştuk ve en önemlisi hayatımızdaki o sağlam bağların iyi gün neşeleriyle değil, o sert tahammül sınavıyla, emek beraberliğiyle inşa edildiğini anladık. Tüm bu mekanizmaları düşündüğümüzde aslında çok daha büyük ve bence biraz da belirsiz bir tablo çıkıyor karşımıza. Nasıl bir tablo? Ne görüyorsun orada? Şunu görüyorum, düşün ki bugün modern hayat bizi bu konuştuğumuz tüm o sürtünmelerden ve zahmetlerden kurtarmak üzerine tasarlandı. O muazzam opera binalarına gidip o devasa disiplini izlemek yerine algoritmaların bizim için seçtiği şarkıları yalnız başımıza kulaklıklarımızdan dinliyoruz. Evet, inanılmaz izole bir durum. O çamura saplanan posta otobüsleri yerine bizi kimseyle muhatap etmeyen, sarsıntısız hızlı trenler veya uçaklarla seyahat ediyoruz. Birine tahammül edip o emek beraberliğini kurmak yerine uygulamalardan tek tıkla yeni insanlarla tanışıp sıkılınca ekranı kaydırarak onları hayatımızdan çıkarabiliyoruz. Hayatımızdaki bütün çamur ve zorluğu temizledik aslında. Temizledik. O tahammül gerektiren ortak ter dökme anlarını tamamen sildik attık. İnanılmaz bir çelişki bu. Yani her şeyi kolaylaştırırken aslında bizi bir arada tutan o yapıştırıcıyı mı kaybettik? Her şey bu kadar sürtünmesiz, bu kadar hızlı ve acısız olduğunda medeniyeti inşa edecek o ortak iradeye veya gecenin ikisinde o patlak lastiği değiştirmeye gelecek gerçek bir dosta neden ihtiyacımız olsun ki? İşte asıl tehlike de bu. Kendi konforumuzun içinde tarihin gördüğü en medeni ama en yalnız insanlara mı danışıyoruz acaba? Bu soruyu zihninde biraz evirip çevirmeni isterim. Kendi hayatında kurduğun o büyük sahnede kiminle emek beraberliği içindesin? Senin hayat operasında o uyumu yakalayacak, birlikte ustalaşacağın o 3-5 kişi kim? Belki de bugün o kadroyu yeniden gözden geçirmenin vaktidir. Lütfen sadece bir saniyeliğine durun. Evet, şu an beni duyuyorsunuz ama gerçekten neredesiniz? Ne yapıyorsunuz şu an? Bizi dinlerken bir yandan o elinizdeki ekranda akıp giden videolara, mesajlara, o bitmek bilmeyen sosyal medya bildirimlerine falan mı bakıyorsunuz? Yoksa zihnen tam anlamıyla burada mısınız?
İlber Ortaylı'nın Bir Ömür Nasıl Yaşanır vizyonunu masaya yatırıyoruz bugün. Ve dinleyicimiz bana inansın, bu kesinlikle sıradan, kronolojik bir tarih sohbeti falan olmayacak. Olmamalı da zaten. Hani piyasada hayatınızı nasıl yaşamalısınız üzerine yazılmış binlerce kişisel gelişim kitabı var. Çoğu sana nasıl hissetmen gerektiğini, içindeki gücün nasıl uyandıracağını anlatan metinler. Aynen, sırtını sıvazlayan türden. Tam olarak öyle. Sadece teselli sunan kitaplar. Ancak Ortaylı'nın bu çalışması tamamen farklı bir frekansta. O sana bir teselli sunmuyor, tam tersine beyaz önlüğünü giymiş, elinde neşteri olan soğukkanlı bir doktor gibi karşına geçiyor. Çok doğru bir benzetme. Hayatına bakıyor ve çok net, belki de yüzleşmesi can yakıcı bir teşhis raporu çıkarıyor. Sen bugüne kadar nasıl yaşadın ve bu yaşayış sana verilmiş bu tek ömre layık mıydı diye soruyor doğrudan. Tüyler ürpertici bir soru aslında. Kesinlikle. Bu insanı çekip çıkaran, üşüten ama bir o kadar da hayata döndüren bir yaklaşım. Ve biz bu teşhisi sadece onunla sınırlı tutmayacağız bugün. Bu soğuk neşteri alıp tarihin en büyük 15 zihnini de bu odaya, şu an bizi dinleyen dinleyicimizle birlikte aynı masaya oturtacağız. Vay canına, kimler var bu masada? Kimler yok ki? Konfüçyüs'ten Marcus Aurelius'a, İbni Haldun'dan William James'e kadar uzanan, binlerce yılı kapsayan devasa bir spektrum. İnanılmaz bir kadro. Öyle değil mi? Yüzyıllar farklı, coğrafyalar farklı, konuştukları diller tamamen farklı ama hepsi insan doğasının o değişmez çekirdeği hakkında milimetrik olarak aynı şeyi söylüyor. Yani neden binlerce yıl öncesine gidiyoruz sorusunun cevabı da burada gizli zaten bence. Hı hı. Hani sahne dekorları değişiyor, üzerimizdeki kıyafetler değişiyor, işte at arabalarından devasa teknolojik algoritmaların içine giriyoruz ama Ama insan aynı kalıyor. aynen öyle. İnsanın zaafları, korkuları, erdemleri, o bitmek bilmeyen tembellikleri ve anlam arayışı milimetrik olarak aynı kalıyor. Doğru. Ortaylı gibi bir tarihçinin en büyük avantajı da bu aslında. O devasa, kaotik zaman çizelgesinde sürekli tekrar eden desenleri, insanlığın o değişmez ortak paydasını çok net görebiliyor. O zaman bu ortak paydayı biraz daha somutlaştıralım istersen. Ortaylı bu devasa yapıyı 4 temel direğe oturtuyor. Merak, disiplin, seyahat ve seçicilik. 4 büyük taşıyıcı kolon. Aynen öyle. Ben bunu hep çok hassas, böyle İsviçre saatlerindeki gibi karmaşık bir dişli çark sistemine benzetirim. Saat gibi işleyen muazzam bir mekanizma düşünün. Eğer merak dişlisi dönmezse, disiplin dediğiniz şey sadece kör, ruhsuz ve eziyet verici bir alışkanlığa dönüşür. Robotlaşmak gibi bir şey. Kesinlikle. Her sabah işe gidersiniz, dönersiniz, faturaları ödersiniz. Ama neden nefes aldığınızı bile bilmezsiniz. Öte yandan diyelim ki disiplin dişlisi kırıldı. O zaman ne oluyor? Bu kez merak sadece daldan dala atlayan, hiçbir konuda derinleşemeyen, tatminsiz ve çok dağınık bir heves olarak kalıyor. İcraat yok yani. Anlıyorum. O çark sistemine biraz kum kaçtığını düşünelim o zaman. Mesela seyahat dişlisinin durduğunu farz edelim. Ne olur sence? O zaman bu muazzam mekanizma kapalı, havasız, darcık bir kutunun içinde kendi etrafında dönüp durmaya başlar. Dünyanız kendi mahallenizden ibaret kalır, vizyonunuz daralır Çok haklısın. ve seçicilik olmazsa İşte o çok tehlikeli. aynen. O zaman dışarıdaki her çöp, her anlamsız veri bu zihin mekanizmasının içine girer ve çevre sizi hızla kendi sıradan kalıbına sokar. En zayıf dişlisi kadar güçlü olan bir sistemden bahsediyoruz burada. Harika özetledin. Ancak bugün bu 4 direğin tümünü değil, sistemin motorunu ve omurgasını oluşturan ilk 2 kavrama, yani merak ve karakter üzerine yoğunlaşacağız. Çünkü temel onlar sanırım. Kesinlikle. Çünkü bu ikisi olmadan diğerlerinin üzerine inşa edilebileceği sert bir zemin bile yok. Zemin bataklık kalıyor. O halde motoru çalıştıralım ve merakla başlayalım diyorum. Ortaylı'nın çok vurucu bir sözü var. Merak etmeyen adam öğrenemez, büyüyemez, sadece yaşlanır. Sadece yaşlanır. Çok ağır bir cümle. Öyle. Pasif bir şekilde yaşlanmak ile aktif bir tercih olan büyümek arasındaki o devasa uçurumdan bahsediyor. Zamanın sizi bir nehir gibi sürüklenen bir kütük misali sağa sola çarpmasına izin vermek var. Bir de o nehirde nereye yüzeceğinizi sizin karar vermeniz var. İkisi arasındaki fark tam olarak bu. Yani yaşlanmak dediğimiz şey,
Hücrelerinizin sizden bağımsız olarak yaptığı biyolojik bir zorunluluk aslında. Vücudunuz bunu siz isteseniz de istemeseniz de yapıyor zaten. Aynen öyle. Ama büyümek, bilinçli ve çok sürekli bir zihinsel inşa gerektiriyor. Her sabah gözlerini açtığında, bugün dünyada neyi anlayacağım, zihnimdeki hangi karanlık odaya ışık tutacağım deme tercihidir bu. Çok güzel ifade ettin. Merak dediğimiz şey, hani sadece arama motoruna bir kelime yazıp ilk çıkan o Wikipedia sayfasına falan bakmak değil. Yaşamın altındaki o görünmez işleyişi anlama açlığıdır. Tam bu noktada bir şey sormak istiyorum sana. Ortaylı bu tespiti yaparken aslında milattan önce 5. yüzyılda yaşamış bir adamla, Konfüçyüs'le tam bir fikir birliğine varıyor. Konfüçyüs çok önemli bir figür. Ya bu kısım çok çarpıcı. Çünkü çoğu insanın zihnindeki o huzurlu tapınakta oturan, sürekli bilgece sözler söyleyen adam imajının aksine sürgünler yemiş bir figürden bahsediyoruz aslında. Evet, kesinlikle öyle. Saraylardan kovulmuş, açlık ve sefalet içinde böyle tozlu yollarda ömrünü geçirmiş bir filozof Konfüçyüs. Aynen öyle. Bütün o reddedilişlerin, kaosun ve acının tam içinde Konfüçyüs o bahsettiğimiz merak motorunun nasıl çalıştırılacağını 3 net aşamaya ayırıyor. Nedir o aşamalar? Birinci aşama bilmek. Yani bir konuyu sadece kavramak, anlamak. Çoğumuzun kaldığı, hatta okul sisteminin bizi bıraktığı yer tam olarak burasıdır. Sınavı geçecek kadar bilmek, evet. İkinci aşama sevmek. O anladığın konuyla artık duygusal bir bağ kurmaya başlamak. Üçüncü ve en zirvedeki aşamaysa zevk almak. Zevk almak. Burası biraz kritik galiba. Çok kritik. Yani yaptığın o şeyi dışarıdan gelecek hiçbir övgüye, ne bileyim maddi bir ödüle veya statüye falan ihtiyaç duymadan sırf o eylemin kendisi olduğu için yaşam boyu bir zevk kaynağına dönüştürmek. Motorun tamamen içeriden çalışması. Ya bir dakika, bu kısım gerçekten modern psikoloji açısından muazzam bir detay. Çünkü Konfüçyüs'ün ta 2500 yıl önce zevk almak diyerek tarif ettiği bu zirve noktası, Evet. bugün psikoloji laboratuvarlarında kanıtlanmış o intrinsik motivasyon, yani içsel motivasyon kavramının ta kendisi aslında. İnanılmaz bir bağlantı bu. Değil mi? İkisi de dış uyaranlara kapalı, sadece kendi yakıtıyla yanan bir ateşten bahsediyor. Sadece farklı çağların farklı terminolojisini kullanıyorlar ama ulaştıkları gerçek tek ve değişmez. Peki, ama bu gerçek günümüzde nasıl hayatta kalacak? Ben bizi dinleyenlere doğrudan sormak istiyorum bunu. Lütfen soralım. Hayatınızda sadece ve sadece o işin kendisinden zevk aldığınız için içsel bir ateşle yaptığınız kaç şey var? Yani sosyal medyada göstermek için değil, maaş çeki için değil, birilerine ne kadar entelektüel olduğunuzu kanıtlamak için falan hiç değil. Sırf merakınızın peşinden gittiğiniz için her gün dönüp baktığınız ne var? Çok sert bir soru oldu bu. İtiraf edelim, modern dünyada her şeyin oyunlaştırıldığı, her eylemin bir beğeniyle anında ödüllendirildiği bu düzende o saf zevk alma halini korumak neredeyse imkansız gibi görünüyor. Ortaylı'nın gerçek merak dediği o tükenmez yakıt da tam olarak bu aslında. Tamam, harika. Bu anlama açlığına sahibiz diyelim. O içten yanmalı motoru çalıştırdık. Evet. Peki bu merakı nereye yönelteceğiz biz? Uzay araştırmalarına mı, kuantum fiziğine mi, yoksa Roma tarihine mi? Nereden başlayacağız işe? Tarihin bize verdiği cevap inanılmaz derecede basit. Ama uygulaması da bir kadar korkutucu aslında. Neymiş o? Kendiniz. Başlayacağınız yer tam olarak kendiniz. Vay canına. Ve bunu en radikal şekilde yapan kişi 16. yüzyılda Fransa'da karşımıza çıkıyor, Michel de Montaigne. Evet, Montaigne. Düşünün, Avrupa veba salgınlarıyla kırılıyor, din savaşları sokakları kana bulamış, tam bir kıyamet senaryosu dönüyor dışarıda. Gerçek bir kaos ortamı. Kesinlikle. Ama Bordo Belediye Başkanlığı'nı bırakan Montaigne, o karmaşadan şatosunun kulesine çekiliyor ve diyor ki, ben insanlığı inceliyorum ve bu benim için yeterli bir konu. Şimdi burada yine şeytanın avukatlığını yapacağım izninle. Lütfen, yap bakalım. Dışarıda insanlar hastalıktan ölürken, savaşlar aralıksız sürerken, bir adamın lüks kalesine kapanıp bugün ne kadar hüzünlü hissettiğimi yazayım demesi, sence de aşırı narsistik bir eylem değil mi? Kendi göbek deliğine bakmaktan ibaret değil mi bu? Eğer Montaigne sadece yüzeysel bir günlük tutsaydı kesinlikle haklı olabilirdim bu eleştirinde. Ama tutmadı diyorsun. Tutmadı.
O dönemin elitleri evrenin sınırlarını tartışmayı, ülkeleri nasıl fethedeceklerini konuşmayı marifet sayarken, Montaigne evrenin merkezine insanın kendi utançlarını, çelişkilerini, tembelliklerini ve o en karanlık korkularını koyuyor. Hı hı. Ve burada muazzam bir paradoks yaratıyor aslında. Kendine dair o kadar spesifik, o kadar derine iniyor ve o kadar dürüstçe kazıyor ki kendi içine, Evet. en dibe vurduğunda o kişisel katmanı aşıp evrensel insan doğasının kaya zeminine ulaşıyor adam. Tıpkı hani Bir Okur Bir Kara YouTube kanalımızda da sıkça vurguladığımız gibi doğru metinler aslında evreni anlamak için kendi içimize tuttuğumuz birer aynadır. Yani spesifik olanın içine yeterince derine inersen evrensel olana ulaşırsın diyorsun. Mekanizma bu mu işliyor? Aynen öyle. Kendi ölüm korkusunun, kendi kibrinin anatomisini o kulede çıkarırken, aslında bugün 21. yüzyılda metropolda plazasına giderken trafikte anlamsızca sinir krizi geçiren bir insanın da anatomisini çıkarmış oluyor. Çünkü insan zihni temelde aynı kodlarla çalışıyor. Tam üstüne bastın. İnsan her yerde insan. Yani Confucius'un öğrenmekten zevk al felsefesiyle Montaigne'in en iyi öğrenme nesnesi kendinsin fikrini üst üste koyduğumuzda Ortaylı'nın vizyonu tamamlanmış oluyor. Anlıyorum. Merak sadece dış dünyayı değil, kendi zihnini de yargılamadan korkusuzca deşebilme cesaretidir. Peki o cesareti gösterip içeriye baktığımızda gördüğümüz şey hiç de hoşumuza gitmezse ne olacak? Karakter dediğimiz şeyin aslında ne kadar kaygan bir zemin olduğunu fark edersek? Bu çok büyük bir yüzleşme. Çünkü çoğu insan karakteri doğuştan kendisine verilmiş, üzerine adı yazılı sabit bir taş blok falan gibi algılar. Ben sinirli biriyim, benim karakterim bu der ve işin içinden kolayca sıyrılır. Evet, en popüler kaçış yolu bu. Oysa Ortaylı bu süreci müthiş bir tarla metaforuyla açıklıyor ve bu metafor bizi doğrudan ikinci direğe taşıyor. Kendini yetiştirmek, toprağa sürmek gibidir fikri, değil mi? Aynen öyle. Şimdi bizi dinleyen dinleyicimizden rica ediyorum şu örneği zihninde bir canlandırsın. Yılbaşında bir karar alıyorsunuz mesela. O klasik yılbaşı kararları. Evet, artık her sabah spora gideceğim, disiplinli olacağım, gereksiz harcama yapmayacağım diyorsunuz. Yani tarlayı günlerce uğraşıp sürdünüz, havalandırdınız, o erdem tohumlarını ektiniz. Her şey mükemmel görünüyor kağıt üzerinde. Mükemmel. Sonra işler yoğunlaşıyor, yorgun argın eve geliyorsunuz ve sadece bir ay o tarlaya arkanızı dönüyorsunuz, kendinizi sosyal medyanın o sonsuz kaydırma boşluğuna bırakıyorsunuz. Ve trajedi başlıyor. Başlıyor. Bir ay sonra o mental tarlaya geri döndüğünüzde ne görürsünüz? Baştan sona yabani otlar basmıştır her yeri. Neden? Çünkü iyi bir ekin, erdem ve disiplin sürekli bilinçli bir sulama ister, bir emek ister. Doğru. Ama yabani otlar büyümek için kimseden izin istemez. Kendi kendine arsızca ve sessizce çoğalır onlar. Bu metaforun karakter üzerindeki karşılığı gerçekten ürkütücü aslında. Düşünsenize, zihninizin tarlasını her gün bilinçli olarak sulamazsanız, öfke, kıskançlık, kısa vadeli hazlar, o tembellik dediğimiz yabani otlar anında sistemi ele geçiriyor. Anında hem de. Ve Ortaylı'nın da işaret ettiği gibi, asıl karakteriniz, güneşli bir bahar gününde herkes gülerken sergilediğiniz o sevimli tavır falan değildir. Kesinlikle değildir. İşler ters gittiğinde, haksızlığa uğradığınızda, yani o fırtına koptuğunda tarlada neyin ayakta kaldığıdır sizin gerçek karakteriniz. Çok doğru. Peki bu tarla, yani bizim karakterimiz izole bir fanusun içinde mi yetişiyor kendi kendine? Tabii ki hayır. Kesinlikle hayır. Bu noktada 14. yüzyıla, evrim teorisinden tam 500 yıl öncesine Tunus'a gidiyoruz. Tarihin en büyük sosyal bilimcilerinden biri olan İbn Haldun, mukaddimesinde öyle bir cümle kuruyor ki, İnsan çevresinin çocuğudur, değil mi? Evet. Bugün nörobilimin laboratuvarlarda kanıtladığı gerçeği o yüzyıldan yüzümüze çarpıyor. İnsan çevresinin çocuğudur diyor. yani bugün psikologlar beyin tarama cihazlarında insanın o ayna nöronlarını falan incelerken, İbn Haldun bunu sadece çıplak sosyal gözlemleriyle formüle etmeyi başarmış. İnanılmaz bir deha. Gerçekten öyle. Karakterimiz genetik bir koda hapsolmuş bir kader falan değildir diyor bize. Kiminle aynı masaya oturduğunuzun, hangi fikirleri dinlediğinizin, hangi standartları normal kabul ettiğinizin
anlık bir sonucudur. Hani şu çevrenizdeki 5 kişinin ortalamasısınızdır lafı var ya. Evet, çok sık duyarız. O ucuz bir sosyal medya klişesi falan değil, amansız bir nörolojik kural aslında. Beynimiz o gruba ait olmak ve hayatta kalmak için sosyal çevresinin normlarına uyum sağlamak zorundadır çünkü. Şu an bizi dinleyen sen. Evet sen. Belki işe gidiyorsun, otobüste ya da ofiste. Etrafındaki insanlara bir bak. İbni Haldun tam olarak o an yanındaki insanlardan bahsediyor işte. Çok çarpıcı. Eğer etrafındaki insanlar sürekli şikayet eden, toksik, kolaycı bir çevre oluşturuyorsa, senin o karakter tohumunun ne kadar kaliteli olduğunun, ne kadar fazla kitap okuduğunun inan ki hiçbir önemi kalmıyor. Çürüyor mu hepsi? Çürüyor tabii. O asitli toprakta, o toksik çevrede senin erdem tohumun da eninde sonunda çürüyor. Yani sadece ben iradeliyim demek tek başına yetmiyor ne yazık ki. Çünkü irade dediğimiz şey bir kas gibidir ve gün içinde yorulur. Sabah güçlüdür ama akşam tükenir. Aynen öyle. İşte tam da burada bu çevresel etkilerin nasıl olup da beynimize kazındığını ve kalıcı hale geldiğini açıklayan o isme geliyoruz. 19. yüzyıl Harvard psikoloğu William James ve onun ünlü volan metaforu. Evet, devasa volan çarkı. Bu gerçekten çok kritik bir analoji. Fiziksel dünyada volan, hani büyük motorlarda kullanılan, başlangıçta döndürmesi inanılmaz derecede zor olan, tonlarca ağırlıktaki o devasa demir çarktır. Gözümde canlandı. İlk başta tüm gücünüzle itersiniz, terlersiniz, kan ter içinde kalırsınız ama o sadece milim milim hareket eder. Yerinden bile oynamaz sanki. Fakat döndükçe kendi ivmesini kazanır. Hızlanmaya başlar Hem yani. de nasıl? Bir noktadan sonra o devasa çark kendi momentumuyla neredeyse hiçbir dış enerjiye falan ihtiyaç duymadan hızla dönmeye başlar. Hatta onu durdurmak, başlatmaktan daha zor ve tehlikeli bir hale gelir. Çarpar adamı. Kesinlikle. İşte William James diyor ki alışkanlıklar toplumun muazzam volanıdır. Bu mekanik analojinin beynimizdeki tam karşılığı nöroplastisitedir aslında. Beynimiz çok esnektir, sürekli yeni sinir yolları oluşturur, durur. Nasıl işliyor bu süreç? Siz bir davranışı, diyelim ki sabahları ilk iş telefonunuzu alıp kaydırmayı ya da tam tersi elinize bir kitap alıp okumayı ilk kez yaptığınızda beyin sık bir ormanın içinde yepyeni bir patika açmaya çalışır. Bu zor bir şey olsa gerek. Çok zordur. Beyni yorar, çok fazla glikoz ve enerji harcar ama aynı eylemi her gün tekrarladığınızda beyninizdeki o miyelin kılıfları kalınlaşır, nöronlar arası bağ inanılmaz güçlenir. O toprak patika önce düzgün asfalt bir yola, sonra da bildiğiniz 6 şeritli bir otoyola dönüşür. Beynimiz biyolojik olarak her zaman en az dirençli yolu yani otoyolu seçmeye programlıdır. Hep kolaya kaçıyor yani. Aynen öyle. James'in kötü bir alışkanlığı silmek, yenisini kurmaktan çok daha zordur demesinin mekanizması tam olarak budur. Çünkü zaten kurulmuş olan o 6 şeritli otoyolu önce dinamitleyip sonra o vahşi ormanın içine yeniden zorlu bir patika açmanız gerekir. Harika bir noktaya değindin ama gerçek hayatta işler o kadar da steril değil bence. Neden? Şundan dolayı, diyelim ki bu gece bu yayını dinleyen biri hayatını tamamen değiştirmeye karar verdi ve okuma alışkanlığının volanını döndürmek istiyor. Fakat karşısında milyar dolarlık dev teknoloji şirketleri var. Evet, büyük düşman. Onların bizim dikkatimizi dağıtmak, öfkemizi tetiklemek ve bizi o ekranda tutmak için kurdukları çoktan dönmekte olan devasa devirli volanları var. Biz TikTok'un, Instagram'ın o dev volanını durdurup İbni Haldun'un volanını kendi başımıza nasıl döndüreceğiz? Bu hiç adil bir savaş değil ki. Kesinlikle adil bir savaş değil ve William James yaşasaydı muhtemelen şunu söylerdi bize. O devasa algoritmik volanla doğrudan irade savaşına girmek baştan kaybetmektir. İrade yetmez diyorsun. Yetmez. Mesele irade değil, kendi sistemini kurmaktır. İlk başlarda o telefonu başka bir odaya bırakmanın getirdiği yoksunluk krizi, işte o ormanda balda sallamanın acısıdır. Çok sancılıdır. Ama beynin plastisite kuralı şudur, kullanılmayan sinir ağları zamanla budanır. O uygulamayı kullanmadıkça otoyol tekrar otlarla kaplanır, yeni açtığın o patika ise zamanla asfalta dönüşür. Ve bu da bizi aslında bu yayının en acımasız ve yüzleşmesi en zor kuralına getiriyor. Dinleyicimiz, eğer karakter bir tarlaysa, çevre onu şekillendiriyorsa ve alışkanlıklar da bu süreci geri dönülmez şekilde otomatiğe bağlıyorsa, Evet.
Sen ipleri eline almazsan ne olur? Çok tehlikeli bir durum. Cevap basit aslında. Seçmediğiniz şey sizi seçer. Hangi bilgiyle besleneceğini, kiminle vakit geçireceğini, hangi alışkanlığı edineceğini sen bilinçli olarak seçmezsen, senin yerine o dev şirketlerin algoritmaları, tesadüfler ve etrafındaki o en gürültülü, en toksik insanlar karar verir her şeye. Kendi zihninin anahtarını başkalarının yazdığı kodlara teslim etmiş olursun resmen. Tam olarak öyle. Bu edilgen teslimiyet halinden uyanmanın da tarihte tek bir yolu var. İnsanı ister istemez antik Yunan'a, o Delphi tapınağının soğuk taş girişindeki meşhur yazıya götürüyor bu durum. Kendini tanı. Aynen öyle. Kendini tanı. Çünkü kendini dürüstçe tanımazsan, beynindeki hangi düşüncenin gerçekten sana ait olduğunu, hangisinin o algoritmalar veya çevre tarafından sana gizlice dayatıldığını asla ayırt edemezsin. Ve bu felsefi mirasın en büyük taşıyıcısı o meşhur savunmasıyla Sokrates tabii ki. Hani hepimizin duyduğu o ünlü cümle var ya, bildiğim tek şey hiçbir şey bilmediğimdir. Çok ikonik bir cümle. Dürüst olmak gerekirse ben lisedeyken bunu ilk duyduğumda bana çok yapmacık, böyle tatlı bir alçak gönüllülük şovu falan gibi gelmişti. Bilge bir adamın "ah ben ne anlarım" diyerek insanları etkileme çabası gibi düşünmüştüm bunu. Eğer o cümleyi yüzeysel okursan tam olarak öyle bir izlenim verebilir. Ama Sokrates sahte bir tevazu peşinde falan değildi. Bu çok derin bir epistemolojik farkındalıktır aslında. Nasıl bir farkındalık? Bir konunun karmaşıklığını, tüm çelişkilerini, o bilginin aslında ne kadar uçsuz bucaksız bir okyanus olduğunu o kadar net ve berrak görürsün ki, asıl cehaletin ben bu konuyu zaten biliyorum, tamamen çözdüm diyen o kibir olduğunu anlarsın. Herhangi bir şeyin ne kadar derin olduğunu anladığında doğal olarak ne kadar az bildiğinin dehşetini yaşamaya başlarsın. Yani Confucius, Montaigne ve Sokrates, üçü de farklı yüzyıllardan, bambaşka kültürlerden ve coğrafyalardan gelip o büyük masada yan yana oturuyorlar ve bize tek bir gerçeği fısıldıyorlar. Büyüme asla sona ermeyen, fazlasıyla rahatsız edici bir süreçtir. Ve bu büyüme sürecinin tek bir yakıtı vardır: soru sormak. Aynen öyle. Ama şunun da altını kalınca çizelim, bu sorunun çok ama çok ağır bir bedeli var. Atina devleti Sokrates'i sırf soru sorduğu için, o gençleri düşünmeye ve düzene meydan okumaya sevk ettiği için baldıran zehri içirerek ölüme mahkum etti. Tarihin en trajik olaylarından biri. Neden sence? Çünkü sorular konforu bozar. Sorular kurulu düzeni, iktidarları, o toplumun tembelce alışılmış yanlışlarını derinden tehdit eder. Ama işin ironik kısmı ne biliyor musun? Nedir? O gün konforları bozulmasın diye Sokrates'i acımasızca zehirleyerek öldüren muktedirlerin isimlerini bugün kimse hatırlamıyor. Hiçbirinin adı yok. Oysa Sokrates'in soruları 2500 yıl sonra bugün şu an bu sohbette bizimle birlikte hala yaşamaya devam ediyor. Gerçekten büyüleyici. Cevaplar ve güçler zamanla çürüyüp unutulur ama gerçek sorular yüzyılları aşar işte. Tüm bu derin felsefi kavramlar, bu tarihsel analizler harika tabii. İnsanın zihnini açıyor, perspektifini acayip genişletiyor. Ama dinleyicimizin aklında haklı olarak şu soru yankılanıyordur eminim şu an. Ne soruyordur dinleyici? Peki ben bunu gündelik hayatıma, o bitmek bilmeyen koşturmacanın içine nasıl indireceğim? Salı akşamı yorgun argın işten geldiğimde kafamda bin bir türlü dert varken antik Yunan felsefesini nasıl yaşayacağım? Çok haklı bir isyan. Evet, felsefeyi bulutların üzerinden alıp yere, sokağa indirmemiz lazım artık. Çünkü ortayların vizyonunda da felsefe sadece entelektüel bir jimnastik falan değil, tam anlamıyla bir pratikler bütünüdür. Hayata dokunması lazım yani. Kesinlikle. Eğer bu fikirler eyleme dönüşmüyorsa, inanın sadece gürültüdür. Büyük değişimler, o devasa radikal kararlardan ziyade, William James'in o bahsettiğimiz volanını her gün milim milim döndüren o küçük, minicik alışkanlıklardan doğuyor. Kar topu etkisi gibi. Aynen öyle. Tüm bu büyük zihinlerin hayatlarına baktığımızda ortak bir paydaya, 3 temel günlük pratiğe ulaşıyoruz. Her gün okumak, her gün yazmak ve her gün sormak. İstersen okumayı ele alalım önce. İbni Haldun'un insan çevresinin çocuğudur kuralını
kendi lehimize hacklemenin en güçlü, en ekonomik yoludur okumak aslında. Sadece bilgi depolamak için falan değil, doğduğunuz şehir, aileniz, fiziksel çevreniz çok sığ olabilir. Sizi aşağı çekiyor olabilir ama okuyarak o zihinsel çevrenizi devasa bir imparatorluğa dönüştürebilirsiniz. Seneca ile kahve içebilir, Darwin'le ormanda yürüyüşe çıkabilirsiniz. Harika bir vizyon. İkincisi de her gün yazmak. Yalnız şunu bir netleştirelim. Sevgili günlük, bugün canım çok sıkkın tarzı o popüler modern journaling trendlerinden bahsetmiyoruz burada. Hayır, kesinlikle ondan bahsetmiyoruz. Marcus Aurelius'un Roma İmparatoruyken o dondurucu ve kanlı savaş çadırında, mum ışığında sadece kendi zihnini hizalamak için yazdığı o sert, acımasız notlardan bahsediyoruz. Kendi kendisiyle hesaplaşması. Aynen. Kafamızın içi inanılmaz derecede gürültülü, kaotik ve karanlık bir yer. Ama o düşünceleri bir kağıda kelime kelime dökmek zorunda kaldığınızda zihin yavaşlamak zorunda kalıyor. Mecbur kalıyor yavaşlamaya. O sis dağılıyor, bulanık hisler birden somutlaşıyor. Yazmak, karakterinizin gerçek röntgenini çekmektir aslında. Ve üçüncü alışkanlık, her gün sormak. O Sokratik mirası, o meşaleyi taşıyabilmek, bu kendinize gün sonunda aynaya bakıp rahatsız edici ama sizi büyüten o acımasız soruları sorma cesaretidir. Hangi sorular mesela? Mesela, bugün o tartışmada gerçekten haklı mıydım yoksa sadece kırılgan egomu mu savundum? Veya uğruna kavga ettiğim bu inanç gerçekten bana mı ait yoksa toplum tarafından bana ezberletildi mi? Çok ağır yüzleşmeler bunlar. Öyle. Bu soruların içinizde yarattığı o kaşıntı, o huzursuzluk hissi aslında kötü bir şey değildir. O sizin zihinsel büyümenizin kas ağrılarıdır, geliştiğinizi gösterir. Büyümenin kas ağrıları. Harika bir tanım. Yani toparlarsak okumak sistemi çalıştıran o merak dişlisini yağlıyor. Yazmak o yabani otların bastığı karakter tarlasını hizaya sokuyor, içini netleştiriyor. Ve soru sormak bu muazzam volan çarkının hayat boyu hiç durmadan dönmesini, her ikisinin de sürekli canlı kalmasını sağlıyor. İnanılmaz bir zincirleme reaksiyon bu. Tam anlamıyla zihinsel bir ekosistem yaratmak diyebiliriz buna. Evet, tüm bu derin incelemenin, Ortaylı'nın teşhislerinin, Confucius'tan Montaigne'ye yaptığımız bu upuzun yolculuğun ardından en temelde tek bir ayrım noktasına, keskin bir yol ayrımına geliyoruz aslında. Nedir o yol ayrımı? Ve burada doğrudan bizi dinleyen dinleyicimize seslenmek istiyorum ben. Kendi hayatının öznesi mi olmak istiyorsun yoksa sadece nesnesi mi? Nesne olmak inanın bana çok kolaydır. Sadece durursunuz, hiçbir karar vermezsiniz. Rüzgar nereye eserse oraya sürüklenip gidersiniz. Algoritmaların, reklamcıların, çevrenizdeki patronların ya da o baskın karakterlerin sizi istedikleri gibi hamur gibi şekillendirmesine izin verirsiniz. Evet, en az dirençli yol bu. Ama şunu asla unutmayın. Ben karar vermiyorum demek de aslında çoktan verilmiş bir karardır. Ve muhtemelen bir insanın kendisine yapabileceği en korkutucu, en geri dönüşü olmayan karardır bu. Özne olmak dediğimiz şey insanı ürkütüyor tabii çünkü beraberinde devasa bir sorumluluk getiriyor. Faturayı kendin ödüyorsun. Aynen. İnsanın kendi başarısızlıklarının, kendi tembelliklerinin faturasını başkalarına değil doğrudan kendine kesmesi demek bu. Bahane üretememek demek artık. Ama aynı zamanda gerçek ve sarsılmaz özgürlüğe giden tek yol da bu faturayı ödemeyi kabul etmekten geçiyor. Tam da bu yüzden bu kararın getirdiği o devasa ağırlığı nasıl taşıyacağımızı, hayatın o kaçınılmaz fırtınaları koptuğunda nasıl dik ve sarsılmaz duracağımızı detaylıca ele alacağız. Stoacılara geçiyoruz sanırım. Evet, Stoacı filozofların dünyasına gireceğiz. Marcus Aurelius'un çadır notlarını, Viktor Frankl'ın o korkunç toplama kampının akıl almaz cehenneme ortasında bile keşfettiği, insanın elinden alınamayan o tek özgürlüğü ve Nietzsche'nin amor fati yani kaderini sevme felsefesini konuşacağız. O zamana kadar o dayanıklılık zırhımızı kuşanmadan önce bu konuştuklarımızın, bu ağır teşhislerin zihninizde iyice demlenmesine izin verin lütfen. Unutmayın, tıpkı Bir Okur Bir Kare YouTube kanalımızda da sık sık hatırlattığımız gibi doğru metinlerle kurduğunuz bağ zihninizi özgürleştirir. Eğer tarihin en parlak zihinleri asırlar boyunca cevaplardan çok soruların gücüne inandıysa, şimdi bu yayını kapattıktan sonraki o ilk 10 dakikada, arabanızda, yürüyüşte
Ya da odanızda sadece kendinizle baş başa kaldığınız o sessizlik anında. Kendi içinize baktığınızda yüzleşmekten en çok korktuğunuz, sormaktan köşe bucak kaçtığınız o tek soru nedir? Belki de hayatınızdaki asıl tıkanıklığın çözümü, başkalarından duyduğunuz o hazır cevaplarda değil, sormaktan deli gibi korktuğunuz o sorunun ta kendisinde saklıdır. Merak etmek, büyümek ve karakteri inşa etmek üzerine uzun uzun konuşmuştuk. Konfüçyüs'ün o öğrenme zevkinden tutun da Montaigne'in kendini inceleme cesaretine kadar indik. Evet, İbni Haldun'un çevrenin karakter üzerindeki etkisini ve William James'in alışkanlıkların nasıl yazgıya dönüştüğünü tartıştığımız o muazzam teorileri de masaya yatırmış. Ve aslında Sokrates'in de vurguladığı gibi büyümenin dürüst bir soru sormakla başlayan tamamen bilinçli bir tercih olduğunu gördük. Aynen öyle. Ama tabii o konuştuklarımız daha çok güneşin parladığı, işlerin yolunda gittiği o dingin zamanlar içinde. İşte tam da bu yüzden bugün size, yani bizi dinleyen herkese doğrudan sormak istiyorum. Merak edip büyümeye karar verdiniz diyelim. Peki ya hayat size sert davrandığında ne olacak? Evet, en kritik soru bu zaten. Yani planlarınız çöktüğünde, kayıplar yaşadığınızda o büyük büyüme kararlılığı nerede kalıyor? Bugün dayanıklılığı, kaderi sevmeyi ve seyahatin insan zihnine ne yaptığını konuşacağız. Çünkü güneşli günlerde herkes meraklı olabilir, herkes erdemli görünebilir. Asıl sınav fırtına koptuğunda veriliyor. Masamızda tarihin en büyük fırtınalarından geçmiş 5 büyük zihin var. Marcus Aurelius, Viktor Frankl, Nietzsche, Thoreau ve Evliya Çelebi. Ve bu isimlerin kriz anlarındaki ortak yaklaşımlarının ne kadar şaşırtıcı derecede benzer olduğunu adım adım keşfedeceğiz. O zaman hiç vakit kaybetmeden o tarihi fırtınalardan birine, Roma İmparatorluğu'na gidelim. Yani Marcus Aurelius dendiğinde hepimizin aklına böyle altın tahtlar, mermer saraylar falan geliyor. İhtişamlı Roma imajı canlanıyor hemen. Ama Aurelius'un hayatı o altın tahtlardan çok uzaktı. Adamın ömrü Cermen ve Part savaşlarında veba salgınlarıyla boğuşarak geçti. Yani düşünsenize, ihanetler, ölümler, dondurucu soğuklar. Kesinlikle. Sarayda değil, askeri çadırlarda, çamur içinde geçen bir hayattan bahsediyoruz. Ve işte o çadırda gece kamp ateşi yanarken bir şeyler yazmaya başlıyor. Düşünceler ya da diğer adıyla kendime notlar eseri. Aynen öyle. Üstelik bu metinleri yayımlamak veya tarih onu yüceltsin diye yazmıyor. Sadece kendi zihnini düzende tutmak için kaleme alıyor. Burada Stoacılığın o felsefi çekirdeği devreye giriyor. Aurelius kendi kendine sürekli şu ayrımı yapıyor: kontrol edebildiklerim ve edemediklerim. Kendi düşünceleri, tepkileri ve değerleri kontrolünde ama hava durumu, başkalarının ne yaptığı, hastalık, ölüm veya geçmiş, bunlar kontrolün tamamen dışında. Yani kontrol edilemeyenlere enerji harcamak, kuyuya taş atmak gibi bir şey. Peki bunu biraz açalım istersen. Tabii. İlber Ortaylı'nın o meşhur disiplin kavramıyla çok örtüşüyor bu. Çoğu insan disiplini dışarıdan gelen bir baskı, bir kural silsilesi sanıyor. Evet, bir askerlik durumu gibi algılanıyor genelde. Aynen öyle. Oysa bu tamamen içsel bir zihin düzenlemesi. Düşünsenize, geçmişteki hatalara veya gelecekteki belirsiz kaygılara ne kadar çok boşa enerji harcıyoruz gün içinde. İnanılmaz bir enerji israfı gerçekten. Aurelius ordudaki vebaya üzülerek vakit kaybetmiyor, o an ne yapabileceğine odaklanıyor. İşte biz de bir okur bir kare izleyicileri olarak tam burada durup bir düşünelim bence. Bu büyük fikirler rafta tozlanmak için değil, günlük hayata uygulanmak için var. Kesinlikle pratik felsefe tam olarak budur. Her sabah kalktığımızda kendimize o soruyu sormak çok mu zor? Şu an canımı sıkan bu şey benim kontrolümde mi? Eğer değilse zihnimizi oradan çekip almak. Bu kadar basit ama bir o kadar da zor aslında. Zor çünkü antrenman gerektiriyor. Zihin o kası geliştirmeden bunu otomatik yapamaz. Peki, içsel kontrolün en büyük sınavı nedir sence? Yani kontrolün bizden tamamen alındığı, tarihin en karanlık noktalarına gidelim şimdi. Bizi doğrudan Viktor Frankl'a götüren o korkunç yere. 1942 yılı Auschwitz toplama kampı. Avusturyalı başarılı bir psikiyatristin her şeyini kaybettiği an. Evet, ailesi, karısı, mesleği, özgürlüğü, hatta adı bile elinden alınıyor. Koluna kazınan bir numaraya dönüşüyor sadece. İnsanlık dışı bir vahşet.
Ve o cehennemin ortasında bile bir bilim insanı gibi gözlem yapmaya devam ediyor. Bu gerçekten inanılmaz bir irade. Kesinlikle öyle. Ve kampta çok devrimsel bir gözlem yapıyor. Görüyor ki hayatta kalanlar fiziksel olarak en güçlüler veya en gençler değil. Peki kimler hayatta kalıyor o şartlarda? Yaşamak için bir nedeni olanlar, yani zihninde tutunacak bir anlamı olanlar hayatta kalıyor. Logoterapi kuramının temeli de buradan doğuyor işte. İnsan acıya dayanabiliyor, yoksulluğa dayanabiliyor ama anlamsızlığa dayanamıyor. Bedeni içeriden çürüten şey anlamsızlık o zaman. Çok doğru. Beyin o anlamsız acıyı bir tehdit olarak algılayıp sistemi kapatıyor resmen. Ama bir amaca bağlandığında o acıyı bir fedakarlık olarak çerçeveliyor ve dayanıklılık artıyor. Frankl'ın o meşhur çıkarımı çok sarsıcıdır hani. İnsandan her şey alınabilir, tek bir şey hariç. Evet, o muazzam söz. Verilen koşullar karşısında kendi tutumunu seçme özgürlüğü. Ve bu özgürlük size birileri tarafından verilmiyor. Bizzat sizin kendinizsiniz o özgürlük. Burada Aurelius ve Frankl'ı birleştirelim aslında. Ortaylı'nın dayanıklılık ve karakter anlayışı da tam olarak budur. Fırtınanın gelmemesini ummak değil mesele. Fırtına koptuğunda o iç kaleyi korumak. Kesinlikle o anlam iradesini ayakta tutmak. Şimdi bizi dinleyen herkese sormak lazım. Şu an her şeyinizi kaybetseniz bile devam etmenizi sağlayacak o nedeniniz var mı? Çok ağır ama gerekli bir soru. Üstelik bu soruyu fırtınanın ortasında değil, fırtına çıkmadan önce sormak gerekiyor. Önceden o kaleyi inşa etmek şart, evet. İyi de anlamı bulduk diyelim. Peki ya içine doğduğumuz koşullar gerçekten aşılmaz görünüyorsa? Yani kaderimizle nasıl yüzleşeceğiz? İşte felsefenin o en keskin virajına geldik. 19. yüzyılın en çok yanlış anlaşılan filozofu Nietzsche'ye. Ah evet, Nietzsche. Politik olarak o kadar çok çarpıtıldı ki kavramları. Biz o çarpıtmaları bir kenara bırakıp işin özüne, amor fati konseptine, yani kaderini sev fikrine odaklanacağız. Şimdi burada bir şart düşmek istiyorum. Hani bizde o meşhur coğrafya kaderdir sözü vardır ya, bu genelde bir teslimiyet, bir çaresizlik gibi algılanıyor. Nietzsche'nin kaderini sev demesi buna boyun eğmek mi? Hayır, burada asıl büyüleyici olan şey şu: amor fati kesinlikle bir boyun eğme, pasif bir kabulleniş değildir. İçine doğduğun o acı ve kötü koşulları şikayet etmeden bir başlangıç noktası olarak kabul etmektir. Yani o kabulün üzerine yepyeni bir hayat inşa ediyorsun. Şöyle bir analoji yapalım. Aynı berbat koşullarda doğan iki insan düşünün. Biri sürekli isyan ediyor herhalde. Evet, biri sürekli neden ben, neden bu coğrafya diyerek tüm enerjisini isyana ve şikayete harcayarak tükeniyor. Diğeri ise evet kartlar berbat ama elimdeki malzeme bu diyerek kabul ediyor. Ve o malzemenin üzerine inşa etmeye başlıyor. Çok net anladım. Somut örnekleri de var tarihte. Tanca gibi, o dönem sınırları çok belli bir coğrafyada doğan İbn Batuta. Ya da İstanbul'da doğup ömrünü yollarda geçiren Evliya Çelebi. Hatta sürgündeki Confucius. Hepsi o kötü koşulları kabul edip oradan şaheserler çıkardılar. Biliyor musun şu an farklı yüzyıllardan, farklı coğrafyalardan gelen bu isimlerin aynı masada oturup aynı şeyi söylediğini görmek gerçekten büyüleyici. Kesinlikle insan doğasının o değişmez tarafı bu. İşte Bir Okur Bir Kare kanalının derisinde yapmaya çalıştığımız tam da bu. Farklı dönemleri birbiriyle konuşturmak, değişmez insan tabiatını rehber edinmek. Yaşayan kütüphane derken boşuna demiyoruz yani. O başlangıç noktasını belirledik. Sonraki adım ne? Evet, asıl soru o. Hayatı nasıl yaşayacağımız. Acaba gerçekten yaşıyor muyuz yoksa yaşıyor mu görünüyoruz? Çok yerinde bir tespit. Bizi 1845 yılına Massachusetts'e götüren soru bu. Henry David Thoreau'nun hikayesine. Ormana gidip Walden Gölü kıyısında kendi kulübesini yapan o ilginç adam. Onun bu eylemi bir kaçış değildi. Bu tam anlamıyla bir yüzleşmeydi. İnsanlardan kaçmıyor yani. Hayır, sahtelikten kaçıyor. Kendi sözleriyle amacı şuydu: yaşamın en önemli gerçekleriyle yüzleşmek ve öldüğümde gerçekten yaşamadığımı keşfetmemek. O kadar güçlü bir cümle ki. Öldüğümde gerçekten yaşamadığımı keşfetmemek. İnsanın tüylerini diken diken ediyor. Hiç ihtiyaç duymadıkları şeylerin peşinde koşarak ömür tüketiyor. İlber Ortaylı'nın o seçicilik dediği sütun da tam budur. Sadece insanları değil, hangi hayatı yaşayacağını, zihnine neleri sokacağını seçmek.
Otomatik pilottan çıkmak. İyi de hocam, herkes her şeyi bırakıp ormana mı çekilmeli? Yani faturalarımız var, işimiz gücümüz var. Bu biraz fazla romantik değil mi günümüz insanı için? Oradaki orman bir metafor aslında. Mesele fiziksel olarak ormana gitmek değil. Bildirimlerle, sosyal medyanın gürültüsüyle, sonu gelmez çağrılarla dolu bu çağda zihinsel bir orman yaratabilmek. Hı hı. Yani durup ben bunu gerçekten istiyor muyum diyebilmek. Aynen öyle. O bilinçli seçiciliği, o farkındalığı kazanabilmek. Her uyarıcıya tepki vermemek. Peki eğer ormana gitmeyeceksek zihnimizi bu konfor alanından nasıl çıkaracağız? O seçiciliği, o farkındalığı nasıl kazanacağız o zaman? Bunun tarihteki en etkili yolu her zaman aynıydı. Seyahat. Ah, çok güzel bir yere geldik. Ama günümüzdeki seyahat anlayışından bahsetmiyoruz herhalde. Kesinlikle hayır. O modern turistik seyahat algısını bir yıkalım önce. Yani lüks otellerde kalıp, popüler yerlerde Instagram için fotoğraf çektirmekten bahsetmiyoruz. O bir tüketim formu çünkü. Aynen öyle. Gerçek seyahat sadece bir yer değiştirme değil. Zihinsel sınırları zorlama biçimidir. Bir eğitimdir. 17. yüzyıla Evliya Çelebi'ye gidelim. 40 yıldan fazla yollarda geçen bir ömür. İnanılmaz gerçekten. Sadece binaları, köprüleri yazmıyor adam. Gittiği yerlerdeki sesleri, yemekleri, insanların yaz tutma biçimlerini kaydediyor. Yani dünyayla kurduğu ilişkiyi yazıyor. Peki seyahatin zihnindeki bu dönüştürücü gücü, o gerçek anlamı tam olarak nereden geliyor sence? Bilişsel bir şok yaratmasından geliyor, insanın kendi yaşama biçiminin, kendi doğrularının evrensel olduğu gibi bir yanılsaması vardır. Farklı bir coğrafyaya, farklı bir kültüre gittiğinizde o yanılsama paramparça olur. Kendi doğrularının aslında sadece sana öğretilen şeyler olduğunu fark ediyorsun. Kesinlikle. İbni Haldun'un o muhteşem sözü bunu çok iyi özetler. Bir yerde oturanın bilgisi oturanın, gezenin bilgisi dünyanın bilgisidir. Çok doğru. İlber Hoca'nın da körce gezmemek için 2 temel tavsiyesi vardır. Birincisi, gidilecek yeri önceden derinlemesine çalışmak, okumak. İkincisi de galiba o turistik rotalardan çıkıp sıradan sokaklarda kaybolmak. Evet, yerli halkla konuşmak, onların rutinine dahil olmak, Montaigne'in o içsel merakına bağlanıyor aslında. Seyahat, kişinin farklı bir bağlamda kendini, kendi sınırlarını tanımasıdır. Önemli bir nokta. Yani dışarı adım atmadan bile İbn Battuta ile Timbuktu'ya gitmek, o kum fırtınasını hissetmek mümkün. Bir okur bir karede biz kitabı sadece bir bilgi deposu olarak değil, en büyük seyahat aracı olarak görüyoruz. Yaşayan kütüphane mottomuzun kalbi burası zaten. Sayfalar arasında zaman ve mekan yolculuğu yapmak. Aurelius'un o çamurlu çadırda kurduğu içsel disiplinini gördük. Frankl'ın en karanlık kamptaki o kırılmaz anlam iradesini anladık. Nietzsche'nin elindeki o berbat kartları kabul edip kaderini sevmesini, amor fati'yi konuştuk. Thoreau'nun otomatik pilottan çıkıp gerçeklikle yüzleşmesini ve Evliya Çelebi'nin sınırları aşan o bilgeliğini inceledik. Soru şu, hayatın bizi pasif bir şekilde şekillendirmesine izin mi vereceğiz? Yoksa o 4 sütunla yani merak, disiplin, seyahat ve seçicilikle hayatı biz mi şekillendireceğiz? Bütün bu büyük zihinlerin ortak noktası aslında tek bir kelimede saklı, seçmek, seçim yapmak. Hayatınızda şu an sizi en çok zorlayan, sizi en çok bunaltan koşul nedir? Ve tam şu an o koşulla ilgili ne yapıyorsunuz? Gerçekten üzerine uzun uzun düşünülmesi gereken bir soru. Dinleyicilerimizin bu soruyu kendi içlerinde dürüstçe yanıtlamasını umuyorum. Evet, o fırtınanın içinde kendi tutumlarını seçmeleri gerekiyor. Peki, fırtınalardan, iradeden, dayanıklılıktan bahsettik. Müziğin o büyülü dünyasına giriyoruz. Pisagor'un matematik ve müzik arasında kurduğu o kusursuz köprüyü konuşacağız. Platon'un müziğin tehlikesi ve şifası hakkındaki o çok ilginç fikirleri de var. Evet. Aristoteles'in meşhur katarsis yani arınma kavramı. Ve tabii ki İbn Sina'nın müziği doğrudan bir tıp, bir tedavi aracı olarak kullanması. Müziğin sadece duyduğumuz estetik bir ses değil, ruhumuza yapılan bir bakım olduğunu göreceğiz. Hangi müziği içinize aldığınızın, kim olduğunuzu nasıl etkilediğini çok detaylı konuşacağız o zaman. Ortaylı için yüksek kültür, tükettiğin o eserin arkasındaki o devasa tarihsel birikimi görebilmektir. O müziğin neden ve nasıl üretildiğini anlamak, o eserin arkasındaki acıyı,
o dönemin inancını okuyabilmektir. Ortaylı o cümleyi kurarken arkası boş bir laf etmiyor. Sırtını Pisagor'un o kozmik matematiğine, Platon'un o derin korkularına, Aristoteles'in insan psikolojisini çözen dehasına, İbn Sina'nın ölçülebilir tıbbına, Konfüçyüs'ün toplumsal ahlakına ve Evliya Çelebi'nin o yaşayan bilgeliğine dayıyor. O tek bir satırın arkasında muazzam, devasa bir tarih yatıyor. Sizinle hani o hepimizin hayatının tam merkezinde olan ama üzerine belki de en az düşündüğümüz bir konuyu, müziği konuşacağız. Müzik gerçekten de yani su gibi, hava gibi her an etrafımızda olan bir şey. Şöyle bir düşünün, hani çoğumuz için müzik sadece arka planda çalan bir şeydir, değil mi? Yemek yerken, çalışırken veya spor yaparken o sessizliği dolduran, tamamen masum bir eğlence aracı. Hı hı. Basit bir akustik duvar kağıdı gibi görüyoruz çoğu zaman. İşte tam olarak bu. Ama bugün bu algıyı tamamen yıkacağız. Çünkü tarihçi İlber Ortaylı'nın hani ilk duyduğunuzda oldukça iddialı, hatta biraz provokatif gelen bir sözü var. Diyor ki, müzik bilmeyen insanın kültürü eksiktir. Çok güçlü bir ifade açıkçası. Ve Ortaylı burada nota okumaktan veya müzik teorisi bilmekten bahsetmiyor. Doğrudan insan zihninin inşasından bahsediyor aslında. Yani zihinsel iskeletimizin bir parçası olduğundan söz ediyor. Aynen öyle. Yani sabah uyandığında kahveni falan yaparken ya da ne bileyim işe doğru yola çıkarken dinlediğin o Spotify listesinin aslında senin ahlaki pusulanı, karar mekanizmanı, hatta ruhunun mimarisini an beyan yeniden programladığını söylesem ne düşünürsün? Gerçekten çok iddialı bir giriş oldu bu. Değil mi? Ama durum tam olarak bu. Çoğumuz için müzik hani hayatın o sessiz anlarını dolduran bir dolgu malzemesi gibi bir şey. Evet. Spor salonunda bizi gaza getiren bir ritim ya da trafikte can sıkıntımızı alan masum bir arka plan gürültüsü falan. Kesinlikle öyle görüyoruz genelde. Ama bugün elindeki o kulaklıkların aslında ne kadar tehlikeli ve bir o kadar da mucizevi bir enstrüman olduğunu konuşacağız. Dinleyen seni müthiş bir zihin yolculuğuna davet ediyoruz. Odak noktamız da tarihçi İlber Ortaylı'nın o çok tartışılan, kimilerine göre fazla iddialı gelen cümlesi olacak. Müzik bilmeyen insanın kültürü eksiktir. O cümleyi ilk duyduğunda kulağa biraz elitist geliyor değil mi? Sanki şey gibi, operaya gitmiyorsan entelektüel sayılmazsın gibi bir kapı tutuculuk, bir üstencilik yapıyormuş gibi gelebiliyor insana. Tam da o. İlk reaksiyon hep o oluyor nedense. Ama metnin derinlerine indikçe Ortaylı'nın bu tezini savunurken aslında felsefe ve bilim tarihinin en keskin altı zihniyle aynı masaya oturduğunu görüyoruz. Pisagor, Platon, Aristoteles, İbn Sina, Konfüçyüs ve Evliya Çelebi. İsimlere bak, Şampiyonlar Ligi gibi. 6 figür var ortada ve birbirinden tamamen bağımsız olarak aynı sarsıcı gerçeği keşfediyorlar. Ki bu da müziğin sadece bir ses olmadığı gerçeği değil mi? Kesinlikle. Müzik havada süzülen rastgele bir ses dalgası falan değildir diyorlar. Müzik insanın psikolojisini, biyolojisini ve toplumun ahlakını doğrudan hackleyen, hani deyim yerindeyse ruhu inşa eden ya da yıkan bir koddur. İşte beni asıl çarpan kısım bu kod meselesi oldu. Yani müzik bir kodsa onu yazan kuralları anlamamız lazım. Pisagor'u ortaokuldaki o a kare artı b kare dik üçgen formülüyle falan geçiştirmeyeceğiz. Tarihi kaynaklar onun Güney İtalya'daki Crotona şehrinde kurduğu okulun sıradan bir matematik sınıfından ziyade bir inişiyasyon gibi çalıştığını söylüyor. Müziğin ve sayıların gizemine adanmış bir tür tarikat gibi. Peki Pisagor, sayılarla notalar arasında nasıl bir bağ kurmuştu da müziği evrenin sırrı ilan etmişti? Yani o atlamayı nasıl yapıyor? O bağ tamamen fiziksel ve ölçülebilir bir gözlemle kuruyor aslında. Yani felsefi bir sallamasyon değil bu. Efsaneye göre Pisagor bir gün bir demirci dükkanının önünden geçiyor. Oradan geçerken örsleri vuran çekiçlerin çıkardığı sesleri duyuyor. Ve şuna dikkat ediyor, bazı vuruşlar kulağa inanılmaz uyumlu gelirken bazıları inanılmaz rahatsız edici geliyor. Sadece bir gürültü değil yani orada. İçeri girip o çekiçleri tarttığında tarihi bir gerçeği keşfediyor. Matematiğin sese nasıl dönüştüğünü buluyor adam. Ağırlıklarla sesin ilgisi neymiş peki? Şöyle düşün, çekiçlerin ağırlıkları arasında tam sayılarla ifade edilebilen çok net oranlar var. 2'ye 1, 3'e 2 gibi basit oranlar.
Aynı şeyi gidiyor telli çalgılarda deniyor sonra. Mesela lir üzerinde falan deniyor. Bir teli tam ortadan ikiye böldüğünde, yani 1'e 2 oranı yarattığında aynı sesin tam bir oktav incesini elde ettiğini görüyor. Şey gibi, gitarın 12. perdesine basmak gibi. Harika bir örnek. Birebir aynı mantık. Yani bizim ahenk ya da uyum dediğimiz ve ruhumuza dokunan o estetik his aslında oranların, frekansların ve matematiğin kusursuz bir şekilde titreşmesinden ibaret. Bak bu çok acayip. Yani Pisagor bize diyor ki, o duyduğun hüzünlü ya da çok neşeli melodi aslında evrenin kaynak kodlarının senin kulağına fısıldanmasıdır. Çok şiirsel bir ifade oldu ama bilimsel olarak tam da bunu savunuyor. Yıldızların yörüngesinden gezegenlerin hareketine kadar her şey bu matematiksel orana tabi ona göre. Peki bunu sadece teoride falan bırakmamışlar değil mi? Yani Crotona'daki okulda bu bilgiyi bir tür biohack yöntemi olarak kullandıklarını okuyoruz. Doğru, günlük hayatlarının tam merkezinde bu var. Güne enerjik melodilerle başlayıp geceyi dingin melodilerle bitiriyorlar mesela. Amaçları öyle bugünkü gibi eğlenmek falan değil sanırım. Yok, hayır. Eğlence kavramı onların aklının ucundan bile geçmiyor inan ki. Onlar için müzik, ruhu ve bedeni o günün frekansına akort etme ritüelidir. Akort etme derken tam olarak neyi kastediyorlar? Sabah uyandığında insan zihninin de o uyumlu matematiksel oranlara, yani evrenin ritmine maruz kalarak kendi içindeki kaosu düzenlemesi gerektiğine inanıyorlardı. Aksi halde insan gün boyu o uyumsuzluk içinde, o düzensizlikte savrulup duracaktı. Sence burada çok kritik bir benzetme yapmak istiyorum ben. Tabii, dinliyorum. Bir gitar düşün mesela, biraz önce de bahsettik ya. Eğer o gitarı akort etmeden çalmaya çalışırsan, istersen dünyanın en yetenekli virtüözü ol, ortaya sadece rahatsız edici bir gürültü çıkar. Kesinlikle öyle. Ama işin bence daha tehlikeli bir boyutu var. Eğer bir gitarı aylarca, yıllarca yanlış akortta yanlış bir tel gerilimiyle köşede bırakırsan ne olur biliyor musun? Fiziksel olarak zarar görür herhalde. O yanlış gerilim zamanla gitarın ahşabını büker, o ince ayar yapılan sapını eğer. Enstrümanın fiziksel yapısı kalıcı olarak bozulur yani. Bir daha düzeltemezsin. Çok çarpıcı bir detay. Şimdi bunu kendi sinir sistemimize uyarlayalım diyorum. Sabah uyanır uyanmaz yatakta telefona sarılıp sosyal medyadan gelen o kaotik, birbirine giren çığlık çığlığa rastgele sesleri dinlediğimizde Ki bunu hepimiz yapıyoruz her sabah. maalesef acaba kendi ahşabımızı yani kendi nörolojik yapımızı o yanlış gerilim altında büküp bütün bir hayatımızı koca bir gürültüye mi kurban ediyoruz? Bu gerçekten olağanüstü bir tespit, çünkü gitarın ahşabının bükülmesi analojisi, insan beynindeki nöral ağların strese, anksiyeteye ve odaklanma sorunlarına kalıcı olarak adapte olması demek. Yani fizyolojik olarak değişiyoruz öyle mi? Birebir öyle. Pisagor bunu 2500 yıl önce sadece sezgileri ve matematiksel dehasıyla görmüştü. Biz ise bugün bu nörolojik bükülmeyi modern tıp sayesinde MR cihazlarında beynin ön lobundaki küçülmelerle kanıtlıyoruz. Yok artık beyin lobu mu küçülüyor o gürültüden? Evet, sürekli kaotik uyarana maruz kalmak beyin yapısını fiziksel olarak etkiliyor. Pisagor'un öğrencilerine uygulattığı o bilinçli akort ritüeli var ya. Evet, sabah akşam yaptıkları. O ritüel aslında bugün en çok ihtiyaç duyduğumuz ruhsal onarımın ta kendisi. Pisagor, her şeyin temelinin o kusursuz, soğuk ve kozmik bir matematik olduğunu söylüyor. İyi, güzel buna ikna oldum. Matematik beni ağlatmaz ki. O ne demek şimdi? Şunu demek istiyorum. 2 kere 2'nin 4 etmesi benim tüylerimi diken diken etmez. Eğer müzik sadece sayısal bir oransa, neden bir müzik parçası çaldığında biz rasyonel düşünmeyi bırakıp o duygu seline kapılıyoruz? Yani matematik bu kadar mantıklıyken, müzik neden bu kadar kontrol edilemez bir duygu patlaması yaratıyor içimizde? Bu soru aslında bizi doğrudan felsefenin bir diğer devine götürüyor. Sanırım Platon'un da kafasını kurcalayan ve onu müziğe karşı neredeyse paranoyak bir hale getiren şey tam olarak buydu. Paranoyak mı? Platon müzikten mi korkuyormuş? Hem de nasıl? Platon'un yakaladığı bir sistem açığı var aslında. Tam olarak senin bahsettiğin bu kontrol edilemezlik hali. Ünlü eseri Devlet'te müzikten bahsederken şunu fark ediyor. Devlet kitabında geçiyor bu yani. Evet, diyor ki
İnsanları ikna etmek için kelimeleri, felsefeyi ya da mantığı kullanırsan bu bilgiler önce kişinin rasyonel bir süzgecinden geçmek zorundadır. Yani mantık süzgecinden. Aynen. Karşındaki sana bir argüman sunar, sen bu argümanı tartarsın, eleştirirsin, beyninin o ön lobunu yani mantık yürüten bölümünü devreye sokarsın ve istersen o fikri reddedersin. İstediğim fikri alırım, istemediğimi almam. Güvencem var. Mantık insan zihni için devasa bir güvenlik duvarıdır. Ama Platon diyor ki, ritim ve ahenk bu güvenlik duvarına toslamaz. Müziğin senin argümanlarına ihtiyacı yoktur. Yani doğrudan bypass mı ediyor? O koca güvenlik duvarının etrafından sessizce dolanıp içeri mi giriyor müzik? Müzik mantığı tamamen devre dışı bırakır ve doğrudan senin duygu merkezine, anılarına, sinir sisteminin o en ilkel noktalarına, amigdalanı sızar. Platon'un cümlesi şudur aslında bakarsan, ritim ve ahenk, ruhun derinliklerine en kolay yolu bulan ve en güçlü biçimde tutunan şeylerdir. Gerçekten çok güçlü bir ifade. Sen daha o melodinin felsefesini, adamın sana ne anlatmak istediğini kavrayamadan vücudunun kimyası değişmiş oluyor, kalp atışın hızlanmış ya da yavaşlamıştır bile. Hiçbir savunmam yok o an. İşte Platon'u dehşete düşüren şey de müziğin bu insanı savunmasız bırakma gücüydü. O yüzden ideal devletinde diyor ki, hangi müziğin dinleneceğine sadece ve sadece devlet karar vermelidir. İnanılmaz, bayağı totaliter bir sansür mekanizması öneriyor yani. Bayağı diktatörce bir yaklaşım. Şimdi Platon'un bu devlet kontrollü müzik fikri bugünün o özgürlükçü modern dünyasından bakınca bildiğin 1984 romanından fırlamış distopik bir kabus gibi geliyor kulağa. Öyle tabii, kimse devletin müzik listesini yapmasını istemez. Hepimiz şey deriz yani, devlet benim ne dinleyeceğime falan karışamaz. Ama çok ironik bir şey var ortada. Bugün o sansürcü devletin, o seçici otoritenin yerine Silikon Vadisi algoritmaları almadı mı aslında? Çok çok doğru bir nokta bu. Düşün hani Spotify, TikTok ya da YouTube falan senin neyi sevdiğini senden çok daha iyi analiz ediyor artık. Sana sürekli olarak yeni ritimler, yeni sesler dayatıyor. Ve sen sanki bunları kendi özgür iradenle seçiyormuşsun gibi hissediyorsun. Üstelik bu algoritmalar senin ruhunu akort etmek için falan da yazılmamış. Seni o ekranda 5 saniye daha fazla tutabilmek, o beynindeki dopamin döngüsünü sonuna kadar sömürmek için yazılmış kodlar bunlar. Yani Pisagor'un iyileştirici kodlarının yerini bu sömürücü kodlar almış durumda. Ya Platon devlet sansürü isterken en azından iyi bir vatandaş yaratma derdindeydi adamcağız. Biz ise o duygusal güvenlik duvarımızı, hani o sızılmaz dediğimiz duvarı, reklam gelirlerini arttırmak isteyen teknoloji şirketlerinin yazdığı o sessiz Truva atlarında tamamen kendi rızamızla teslim etmiş durumdayız. Tespitin harika. Biz aslında şu an Platon'un kabusunu tam anlamıyla yaşıyoruz. Sadece farkında bile değiliz. Çok acı bir durum. Çok ürkütücü ama bir o kadar da doğru bir analoji bu. Kendi rızamızla o güvenlik duvarını indirip algoritmaların bizi kendi istedikleri duygu durumuna sürüklemesine izin veriyoruz her gün. Sonra da neden bu kadar gerginiz diye soruyoruz kendimize. Tabii, sürekli agresif, kaotik veya böyle aşırı hızlı ritimler pompalayan bir algoritmanın kurbanıysak, bizim dünya algımız da o agresyon üzerinden şekilleniyor günün sonunda. Ancak burada Platon'un o karamsar ve kontrolcü tablosuna bir itiraz yükseliyor tarihten. Kimden geliyor bu itiraz? Hem de kendi öğrencisinden, Aristoteles'ten. Boynuz kulağa geçiyor yani yine. Aynen öyle. Platon, müziği tehlikeli bir Truva atı olarak görürken, Aristoteles o atın içinden şifanın da çıkabileceğini savunuyor. Nasıl yani? Platon her şeyi yasaklamak falan istiyor. Yani madem kontrol edemiyoruz, tamamen devlete bağlayalım diyor. Aristoteles buna ne diyor? Aristoteles'in çok daha insani, çok daha psikolojik bir yaklaşımı var bu konuya. Burada felsefe tarihinin o en ikonik kelimesini sahneye çıkarıyor aslında, katarsis. Katarsis, yani arınma meselesi. Ta kendisi. Peki Aristoteles hocasının tam aksine müziğin içinde bu arınmayı, bu katarsisi nasıl buldu? Şöyle ki, Aristoteles insan doğasını inanılmaz iyi gözlemlemiş bir adam. Diyor ki, günlük hayatta sürekli olarak bir şeyleri bastırmak zorundayız biz. O ne demek? Şey gibi düşün,
Patronuna öfkelenirsin ama susarsın. Hani laf edemezsin. Bir kayıp yaşarsın, ağlayamazsın, güçlü durman gerekir. Anksiyete içini kemirir falan ama hep sağlam görünmek zorundasındır. Modern insanın özeti bu zaten. Herkes maskeyle geziyor. Kesinlikle. Aristoteles bu bastırılmış, içimizde sıkışıp kalmış o toksik duyguların insana zamanla çok zarar verdiğini fark etti. Eğer bu basıncı güvenli bir şekilde dışarı atmazsan eninde sonunda ruhsal olarak patlarsın diyor. Bir düdüklü tencere gibi yani. İşte müzik, Aristoteles için bu tehlikeli basıncı boşaltan o kusursuz supap mekanizmasıdır. O yüzden mi katarsis diyor buna? Evet, yani sen çok karanlık, hüzünlü veya acayip öfkeli bir müzik dinlediğinde aslında o duyguya esir falan olmuyorsun. Tam tersine içindeki o karanlığı müziğin güvenli kollarında yaşıyorsun. Yaşayıp tüketiyorsun bir nevi. Onu dışarı kusuyorsun ve en sonunda arınıyorsun. Bak bunun ne demek olduğunu sanırım hepimiz hayatımızda bir kez bile olsa yaşamışızdır. Yani içinde adını koyamadığın bir ağırlık, acayip bir kasvet vardır. Gidip en neşeli şarkıyı dinleyip böyle kendi kendini kandırmak yerine açarsın en melankolik, en ağır parçalardan birini. Son ses dinlersin bir de onu. Hah evet, o melodinin içinde kaybolursun, belki saatlerce ağlarsın, dibe vurursun adeta ama o parça bittiğinde sanki omuzlarından tonlarca yük kalkmış gibi tertemiz, inanılmaz bir hafiflemeyle kalkarsın oradan. İşte katarsis tam olarak o hafifleme anıdır. Yani Aristoteles'e göre o hüzünlü şarkı bizi depresyona falan sokmuyor. Aksine bağışıklık sistemimizin o karanlık duyguyu yenmesi için bir çeşit aşı, bir antikor görevi görüyor anladığım kadarıyla. Kusursuz bir tanım. Tam olarak bir duygu aşısı bu. Aristoteles'in felsefi bir argüman olarak ortaya koyduğu bu arınma kavramını, yüzyıllar sonra bir başka coğrafyada, bambaşka bir bilimsel disiplinin içinde yeniden buluyoruz aslında. Nereye gidiyoruz şimdi? Hem de laboratuvar hassasiyetiyle kanıtlanmış olarak buluyoruz bunu. Bizi milattan sonra 980 yılına Buhara'ya, tıp tarihinin zirvesi olan İbn Sina'ya götürüyor. Doğu tıbbının efsane ismi. Avrupa'da 17. yüzyıla kadar tıp fakültelerinde ders kitabı olarak okutulan meşhur Tıbbın Kanunu adlı eserinde İbn Sina Aristoteles'in o sezgisel felsefesini alıyor, Ve ne yapıyor onu? onu somut, ölçülebilir bir tıbbi müdahaleye dönüştürüyor adam. İşte işin renginin tamamen değiştiği yer burası bence. Çünkü felsefe konuşurken ruh, arınma falan gibi böyle soyut kelimeler kullanmak biraz kolaydır. Laf kalabalığı yapabilirsin. Tabii kimse aksini ispatlayamaz. Ama burada karşımızda bir tıp doktoru var. İbn Sina, müziği nasıl oluyor da bir ilaç, bildiğim bir reçete gibi kullanabiliyor. Buradaki o biyolojik mekanizma tam olarak nasıl çalışıyor? İbn Sina, insan bedenini sıvıların, hani o dönemin tabiriyle hıltların ve nabzın ritminin karmaşık bir bütünü olarak görüyordu. Hılklar derken kan, balgam falan gibi şeyler mi? Evet, vücudun o 4 temel sıvısı ve şunu çok net fark ediyor, ses dalgaları sadece kulağa çarpan, öyle havada asılı titreşimler falan değildir. Fiziksel bir boyutu var yani. Kesinlikle. İnsan bedeninin fiziksel kimyasını, kalp ritmini, kan akışını doğrudan etkileyen devasa fiziksel bir güçtür diyor. Tıbbın Kanunu kitabında hastalıkları tedavi ederken nabız atışıyla o makamların ritimlerini birebir eşleştiriyor. Mesela ateşli bir hastası var diyelim, o hastanın kalp ritmini yavaşlatmak ve onu sakinleştirmek için belli bir makamın frekansını sistemli bir şekilde dinletiyor hastaya. İnanılmaz. Ya da tam tersi, depresyonda olan, içine kapanmış bir hastanın o durgun kan akışını hızlandırmak, onu hayata döndürmek için bambaşka bir makamın frekansını uyguluyor. Yani müzik, İbn Sina'nın elinde bedenin titreşimini doğru frekansa zorlayan cerrahi bir neştere dönüşüyor bildiğin. Düşünsene ya, müzik sadece sanatsal bir zevk değil, kelimenin tam anlamıyla fizyolojik bir müdahale aracı. Yani biz müziği haftada bir konsere gideyim, işte arkadaşlarımla bir şeyler dinleyeyim gibi estetik bir sosyalleşme aktivitesi olarak görmemeliyiz o zaman. Kesinlikle çok daha fazlası bu. Bunu bildiğim bir ruhsal hijyen, hatta günlük bir tıbbi doz falan gibi düşünmek zorundayız bence. Nasıl ki her sabah o dişini fırçalıyorsun çürümesin diye, nasıl ki hastalandığında ilacını saatinde almak zorundasın. Evet, ihmal etmezsin onları. Doğru müziği dinlemek de zihinsel sağlığın için o kadar zorunlu bir koruyucu hekimlik o zaman.
Tam biz bu bireysel sağlığı, kendi iç dünyamızı konuşurken Konfüçyüs'e gidiyoruz ve olayı o bireysel hijyenden, hani kendi ruh sağlığımızdan çıkarıp koskoca bir toplumun ahlakına bağlıyor. Adam, Konfüçyüs o meşhur ve sarsıcı uyarısını yapıyor orada, müziği bozulanın ahlakı da gider diyor. Ki bu tarih boyunca müzik üzerine söylenmiş bence en ağır ve en iddialı sözlerden biridir. Bayağı büyük bir laf. Müziği sadece bireyin ruh haline yansıtan bir ayna falan olarak görmez. Ona göre müzik ve toplum arasında ölümcül, durdurulamaz bir kısır döngü vardır. Ya müziği bozulanın ahlakı da gider cümlesi. Bu cümle bana bir yerlerden çok tanıdık geldi. Aslında her dönemde karşımıza çıkan o kendi döneminin dışındaki her şeyi reddeden huysuz ihtiyar sendromu. Hocam demezler mi buna? Klasik kuşak çatışması diyorsun. Yani. Düşünsene 1950'lerde rock and roll çıktığında da radyolarda eyvah gençliğin ahlakı bozuluyor mahvolduk dediler. 90'larda rap müzik için sokak kültürü falan diye aynısını söylediler. Bugün de bambaşka elektronik ya da pop türleri için söylüyorlar aynalarını. Konfüçyüs'ün bu lafı sadece yeniliğe kapalı, böyle muhafazakar bir refleks, klasik bir "nerede o eski şarkılar romantizmi" falan olamaz mı? Bir şarkının ritmi biraz bozuk, biraz farklı diye koca bir ülkenin ahlakı neden çöksün ki durduk yere? Bak bu harika bir itiraz, haklısın. İşin yüzeyinden bakınca tipik bir kuşak çatışması argümanı, bir boomer şikayeti gibi duruyor. Ancak Konfüçyüs'ün derdi tarzlar, yeni çıkan enstrümanlar ya da dönemsel ritim yenilikleri falan değildi aslında. Neydi peki derdi adamın? Onun asıl derdi müziğin arkasındaki o derinlik veya sığlıktı. Derinlik meselesi. Konfüçyüs'e göre bir toplum yüzeyselleşmeye, kendi kök değerlerini kaybetmeye ve sadece anlık hazların, o ucuz tüketimlerin peşinden koşmaya başladığında, ürettiği müzik de mecburen o sığlığa hapsolur. Yani toplum müziği aşağı çekiyor önce. Kelimeler fakirleşir, ritimler sadece bedensel dürtüleri harekete geçiren ilkel basit bir gürültüye dönüşür. Tüket ve at tarzı işler çıkar. Bunda ne var ki? İnsanlar eğleniyor işte. Asıl felaket nerede başlıyor biliyor musun? Bu sığ müziğin sokaklarda, meydanlarda, radyolarda sürekli çalınmasıyla başlıyor felaket. Niye? Çünkü o sığ frekansa, o fakir kelimelere doğan yeni nesiller hayatın sadece o anlık hazlardan, o sığ ve kaba ilişkilerden ibaret olduğuna inanarak büyüyorlar. Yani o bozuk müzik kendi sığlığını yeni nesillere aşılayan ölümcül bir virüs gibi çalışıyor. Kısır döngü dediğin bu yani. Tam olarak bu. Toplum yozlaşıp müziği bozar, o bozuk müzikte döner, toplumu geri dönülmez şekilde çürütür, daha da dibe çeker. Vay canına. Bu kısır döngü açıklaması olayı bambaşka bir yere taşıdı benim için şu an. Öyle değil mi? Bütün bakış açısını değiştiriyor. Yani mesela elektro gitar kullanmak, bateri çalmak ya da elektronik müzik dinlemek falan değil. Meselenin özü o üretimin arkasındaki zihinsel tembellik. Sığ tüketim için üretilmiş fabrikasyon bir ses yığınıyla beynini yıkadığında, hani sabah uyanıp telefona bakmak dedik ya, kaçınılmaz olarak senin insan ilişkilerin kullandığın dil, o düşünce kapasitende o müziğin sığlığına iniyor. İnsan ne tüketiyorsa ola dönüşüyor bir nevi. İşte tam da bu makro analizi Osmanlı'nın yaşayan geleneğinde muazzam bir pratikle ete kemiğe bürünmüş halde görüyoruz. 17. yüzyıla Evliya Çelebi'nin o meşhur seyahatnamesine uzanıyor. Evet, coğrafya olarak bizim topraklarımıza geliyoruz. Çelebi'nin notlarına bir baktığımızda sanki Pisagor'un, Aristoteles'in, İbn Sina'nın o dağınık teorilerini tek bir laboratuvarda, Osmanlı şifahanelerinde ve o makamlarda böyle mükemmel harmanlanmış olarak buluyoruz. O dönemin müzisyenlerinin o makamları sadece aman kulağa hoş gelsin diye değil, spesifik bir amaca, bir tedaviye hizmet eden frekans formülleri olarak kullandığını adım adım belgeliyor. Bayağı bir bilim dalı gibi ele almışlar yani. Makamların her biri günün farklı saatleri ve ruhun farklı ihtiyaçları için adeta bir mühendislik harikası gibi özenle tasarlanmış. Metinde spesifik makamlar da var değil mi? Biraz onların o işleyiş mekanizmasından falan bahsedelim istiyorum. Mesela Rast makamı. Neymiş bu Rast makamı? Evliya Çelebi, Rast makamının sabah şafak vakti dinlenmesi gerektiğini yazar notlarında. Bir dakika, şafak vakti mi?
Hatırlıyor musun hani Pisagor'un sabah uyguladığı o güne uyum sağlama ritüeli vardı? Hah, tam üstüne bastın. Rast makamı o coğrafyada tam olarak bunu yapıyor işte. İnsanın o karmaşık güne başlarken zihin açıklığına kavuşması ve dengeli bir başlangıç yapması için gereken o matematiksel uyumu, frekansı sağlıyor bedenine. Pisagor'un şifresi Osmanlı'da ortaya çıkmış resmen. Peki ya diğer makamlar? Sonra mesela Aristoteles'in o meşhur katarsisine, yani arınma felsefesine birebir uyan sabah makamı vardır bizde. Sabah makamı. Biraz ağır bir makam diye biliyorum onu. Evet, sabah makamı içindeki o garip mikrotonlarla, Batı müziğinde olmayan o özel komalarla size öyle kolay bir mutluluk hissi falan vermez. Pop şarkısı gibi değildir o. Nedir hissettirdiği? Hiç çözülmemiş bir gerilim, çok sarsıcı bir hüzün barındırır aslında. Ama dikkat et, bu öyle insanı intiharı sürükleyen depresif bir hüzün değildir. İnsanı kendi içine döndüren, yüzleşmekten kaçtığın o derin duyguları güvenle yüzeye çıkaran bir tasavvufi arınmadır. Tam Aristoteles'in dediği şey, o karanlığı güvenle yaşayıp atmak. Ya da Hicaz makamını düşün mesela. O da insanın göğsüne böyle lönk diye oturan o keskin, o sancılı özlem duygusunu tetikler. Sizi anlık, o sığ günlük dertlerden koparıp çok daha varoluşsal, insan olmanın özüne inen bir derinliğe çeker. Ve bunları hastanelerde yapıyorlar, öyle mi? Evet, tüm bu makamların o dönemin şifahanelerinde özellikle su sesiyle birleştirilerek, ki suyun da inanılmaz bir frekansı vardır, hastalara nasıl şifa verdiğini, onları nasıl iyileştirdiğini büyük bir hayranlıkla anlatmıştır satırlarında. Asırlar ve kıtalar var aralarında ama aynı insanlık bilgisinde, aynı frekansta buluşmaları gerçekten tüyler ürpertici bir detay. İnsanı düşünmeye sevk ediyor. Bütün bu anlattıklarımızı, bu koca felsefe tarihini bir araya toplayıp tekrar başladığımız yere dönelim istiyorum şimdi. İlber Ortaylı'nın o tartışmalı cümlesine, o yüksek kültür sentezine geri dönelim. Evet, müzik bilmeyen insanın kültürü eksiktir demişti. Şimdi taşlar yerine oturduğu için çok daha net anlıyorum ki, Ortaylı yüksek kültür derken, ben evde Beethoven dinliyorum, o yüzden hepinizden üstünüm, entelektüelim falan gibi ucuz bir kibirden bahsetmiyor aslına bakarsan. Asla ondan bahsetmiyor. Tüketmekten değil, işin özünü kavramaktan bahsediyor. Tam olarak öyle. Günümüzde kültür maalesef sosyal medyada böyle sürekli sergilenen bir performans nesnesine dönüştü. Vitrin süsü gibi bir şey oldu kültür. Evet, arka planda Mozart çalsın kahvemi içerken müzeye gittim, Mona Lisa'nın fotoğrafını çektim, paylaştım demek falan gerçek bir kültür birikimi değildir Ortaylı'ya göre. Nedir o zaman gerçek kültür? Ortaylı için yüksek kültür, tükettiğin o eserin arkasındaki o devasa tarihsel birikimi görebilmektir. O müziğin neden ve nasıl üretildiğini anlamak, o eserin arkasındaki acıyı, Pisagor'un matematiğini, o dönemin inancını okuyabilmektir. Okuyamıyorsam ne oluyor peki? Eğer bunları göremiyorsan ben kültürlüyüm yanılgısıyla sadece etiket biriktirirsin. Ve bu durum cehaletten çok daha sinsi, çok daha tehlikeli bir durumdur. Çünkü gerçek birikim, o yüksek kültür dediğimiz şey sana bu hayatta görünmez bir zırh giydirir. Ne işe yarıyor bu zırh? İnsana 3 büyük hediye veriyor aslında bakarsan. Birincisi, perspektifin inanılmaz genişler. Seni bugün mahveden, böyle dünyanın sonu sanmana sebep olan o küçük günlük dertlerinin, patronun attığı mailin falan, binlerce yıllık o dev insanlık tarihi karşısında ne kadar komik ve geçici olduğunu kavrarsın. Bir rahatlama gelir yani insana. İkincisi, çok derin bir empati kazanırsın. O nasıl oluyor müzikle? Yüzyıllar önce yaşamış birinin bestesindeki o hüznü gerçekten hissettiğinde, bugün yolda yanından geçip giden, yüzüne bile bakmadığın sıradan insanın da kalbini, onun da dertleri olduğunu anlamaya başlarsın. Vay canına. Belki de en önemlisi, dışarıdaki hayat ne kadar kaotik olursa olsun, o gürültüye, o kakofoniye karşı yıkılmaz, çok güçlü bir iç dünya inşa edersin. Dışarısı fırtına koparır, sen içeride güvendesin. Yani özetle Ortaylı o cümleyi kurarken arkası boş bir laf etmiyor. Sırtını Pisagor'un o kozmik matematiğine, Platon'un o derin korkularına,
Aristoteles'in insan psikolojisini çözen dehasına, İbn Sina'nın ölçülebilir tıbbına, Konfüçyus'un toplumsal ahlakına ve Evliya Çelebi'nin o yaşayan bilgeliğine dayıyor. O tek bir satırın arkasında muazzam, devasa bir tarih yatıyor. Sana evet, doğrudan o kulaklığın ucundaki sana dönmek ve bir şey sormak istiyorum. Tüm bu tarihsel ağırlığın ve bu koca bilgeliğin ışığında bugün uyandığında kendi ruhuna, o iç dünyana hangi sesleri davet ettin? Şu an çalışırken, yolda yürürken, belki de trafikte, araçta beklerken o kulaklıklarından içeri giren o ses dalgaları senin omuzlarındaki gerginliği, kalp atışını, dünyaya bakışını an be an nasıl değiştiriyor, bunun hiç farkında mısın gerçekten? Kendi ruhunu o gitar gibi onarmak, doğru akort etmek için bilinçli olarak seçtiğin bir şifa mı? Yoksa o teknoloji şirketlerinin yazdığı algoritmaların senin zihinsel güvenliğini hiç zorlanmadan aşarak içeri soktuğu hiçbir argümanı olmayan tehlikeli bir gürültü mü? Bu yüzleşmeyi yapmak hepimiz için kelimenin tam anlamıyla hayati bir önem taşıyor. Bu modern dünyanın o korkunç kakafonisi, yani hani her yandan saldıran o anlamsız, kalabalık ve sürekli bizi yoran dijital gürültü yığını var ya, Olmaz mı? Beynimizi yiyor her gün. işte o gürültü karşısında gerçek kaliteli sessizliği nasıl yeniden bulabileceğimizi konuşacağız. Sessizliğin de bir kalitesi var yani. Kesinlikle. İnsanın dayanılmaz acılarla başa çıkarken, mesela Viktor Frankl'ın ve Mevlana'nın o derin öğretilerinin müziğin şifasıyla, sessizliğin o inanılmaz gücüyle nasıl kesiştiğini keşfedeceğiz. Muazzam konular bizi bekliyor desene. Gerçekten öyle. O zamana kadar seni bu derinlemesine incelemenin o felsefi ruhunu kendi hayatında bir adım öteye taşıyacak, çok kışkırtıcı bir düşünceyle baş başa bırakmak istiyorum. Biraz önce konuştuk, Konfüçyüs çürük müziğin insanı ve toplumu içten içe çürüttüğünü söylemişti o sert uyarısında. Evet, bir virüs gibi. Kulaklığını takıp o sıradaki şarkıyı oynatma tuşuna basmadan önce şunu bir düşünmeni istiyorum. Sadece bir saniye dur ve düşün. Şu an o tuşa basarak ruhunu evrenin o muazzam, kusursuz matematiğine ve dengesine mi akort ediyorsun, yoksa sessizliğinin o eşsiz kalitesini sıradan teknolojik bir algoritmaya, basit bir kakofoniye mi kurban ediyorsun? Seçim tamamen onların elinde. Seçim senin. Kendi zihninin, kendi ruhunun ustası sen misin, yoksa o algoritmalar mı? Acının insanın sadece katlanması gereken bir yük olmaktan çıkıp nasıl devasa bir anlama dönüşebileceğini konuşacağız. Mevlana'dan tutun da Viktor Frankl'a, Stefano Danna'ya ve hatta İlber Ortaylı'nın vizyonuna kadar uzanan bir kaynak analizi yapacağız. Bu aslında insanlık tarihi boyunca, yani her çağda, her coğrafyada sorulmuş en ağır, en dönüştürücü soru bence. Ve bugünkü kaynaklarımızı incelediğimde masamızda birbirine çok uzak görünen ama özünde aynı gerçeği haykıran inanılmaz bir birikim olduğunu görüyorum. Yani düşünün, 13. yüzyıl Konya'sından Mevlana'nın o sarsıcı içgörüleri var bir yanda, diğer yanda 20. yüzyıl Viyana'sından, ölüm kamplarından sağ çıkıp insan zihninin haritasını yeniden çizen Viktor Frankl'ın notları. İnanılmaz bir yelpaze gerçekten. Ve bir tarafta çağdaş İtalyan düşünür Stefano Danna'nın modern insanın yüzüne çarptığı gerçekler dururken, diğer yanda da İlber Ortaylı'nın geniş tarihsel vizyonuyla modern çağın o kakafonisi üzerine yaptığı keskin tespitler yer alıyor. Farklı asırlar, farklı diller, bambaşka disiplinler aslında. Burada asıl büyüleyici olan şey, farklı disiplinlerden gelseler bile işaret ettikleri hakikatin tamamen aynı olması. Peki bunu biraz açalım isterseniz. Yani o evrensel hakikatin izini sürmeye, o ilk büyük kırılma anından 13. yüzyıldan başlayalım. Mevlana ve Şems. Şems'in 1248'deki kaybı Mevlana'nın hayatında kelimenin tam anlamıyla bir deprem yaratıyor. Şems'ten öncesi var, bir de sonrası var. Tümüyle bir yıkım ve yeniden varoluş hikayesi. Ya evet, bugün biz böyle bir kayıp yaşadığımızda çevremizden duyduğumuz standart cümleler bellidir, hani işte unut gitsin, önüne bak, kendini meşgul et falan derler. Zaman her şeyin ilacıdır derler bir de. Yani günümüz refleksi hep acının etrafından dolanmak üzerine kurulu. Fakat Mevlana bunun tam tersini yapıyor. Acıdan kaçmıyor, doğrudan o acının merkezine doğru yürüyor. Yaranın üstünü kapatmak yerine deşmeyi seçiyor. Neden?
İnsan kendini korumak varken neden acının tam kalbine inmeyi seçer? Çünkü üstü örtülen yaranın iyileşmeyeceğini, o karanlıkta sadece çürüyeceğini çok iyi biliyor Mevlana. Acıyı bir son, bir yok oluş olarak görmüyor aslında. Yepyeni bir boşluk açma, bir kapasite yaratma işlemi olarak okuyor. Bunu da o muazzam ney metaforu üzerinden o kadar güzel temellendiriyor ki. Ney, bildiğiniz gibi sıradan bir kamıştan yapılır. Evet. Ancak ses çıkarabilmesi için, bir enstrümana dönüşebilmesi için önce o kök saldığı, güvenli hissettiği vatanından, yani o sazlıktan kesilip koparılması gerekir. Bu ilk travmadır işte. Koparılış, kayıp ve acı. Yani koparılmak o güne kadar bildiğin o bütünlüğün, hani o konfor alanının parçalanması anlamına geliyor aslında. Ancak koparılmak tek başına yeterli değil tabii. O kamışın içinin kızgın bir demirle dağlanarak tamamen boşaltılması, gövdesinde delikler açılması gerekir. O yakıcı işlem yani. Şöyle düşünün, içi toprakla, suyla, hani o posayla dolu olan bir bambu borudan müzik elde edemezsiniz. İnsan bağlamında düşünürsek bunu, içi kendi egosuyla, günlük korkularıyla, ben şöyle önemliyim, böyle başarılıyım şeklindeki sahte kimlikleriyle tamamen dolu olan bir zihninden evrensel bir ses çıkmaz. Sadece o boğuk, tükalı bir hırıltı duyulur. Kamışın ne olabilmesi için içinin acıyla boşaltılması zorunludur. İşte burası gerçekten çok ilginç. Yani bunu modern hayata uyarlarsak durum daha da netleşiyor sanki. Diyelim ki biri iflas etti veya çok büyük bir ayrılık yaşadı. O güne kadar kendini hep şey diye tanımlamış, başarılı iş insanı ya da mükemmel eş kimliğiyle doldurmuş içini. Çok yaygın bir duyum. O kimlik elinden alınıp içi boşaltıldığında ego resmen çığlık atıyor. Ama aslında o boşluk yeni ve çok daha derin bir anlama yer açıyor. Efsanevi anekdotu, o müthiş hikayeyi hatırlamamız şart bence. O kuyu hikayesi. Hazreti Muhammed'in ilahi sırrı Hazreti Ali'ye verdiği o rivayet, sır o kadar ağır, o kadar boyutsuz ve yakıcıdır ki Hazreti Ali bu yükün altında ezilir, içinde tutamaz, hani dayanamaz ve bir gün gidip ıssız bir çölde o sırrı susuz kör bir kuyunun derinliklerine haykırır. İnsanın içindeki o taşıyamadığı ağırlığı, acıyı bir şekilde dışarı vurma ihtiyacının kusursuz bir tasviri bence bu. Kesinlikle öyle. Ve hikayenin devamı daha da çarpıcı. Zaman geçer, kuyuya haykırılan o sırrın yarattığı nefesle kuyunun etrafında kamışlar biter. Rüzgar estikçe o kamışlar o kuyuya fısıldanan acının sesini vermeye başlar. İnanılmaz bir dönüşüm. Bölgeden geçen bir çoban bu sızıyı duyar, kamışlardan birini keser ve işte ilk neyi yapar. O neyi üflediğinde dinleyen herkesi ağlatan o ses, aslında bastırılmamış, toprağa verilip dönüştürülmüş bir sırrın sesidir. Yani kendi hayatlarımıza baktığımızda bastırdığımız, kaçtığımız acılar sadece nevrotik bir gürültü yaratıyor içeride. Çok doğru. Ama anlaşılan, içinden geçilen acılar o Mesnevi gibi binlerce yıl susmayan bir müzik yaratıyor. Yani tüm bunlar ne anlama geliyor aslına bakarsanız? Şöyle, eğer acı potansiyel olarak içimizde bir ney yaratıyorsa, o dönüştürücü boşluğu vaat ediyorsa, neden çoğumuzun hayatından müzik değil de sadece gürültü çıkıyor? Neden travma yaşayan çoğu insan bilgeleşmek yerine daha öfkeli biri haline geliyor? Tam bu çatışma noktasında o 13. yüzyılın şiirsel dili biraz yetersiz kalıyor ve çağdaş İtalyan düşünür Stefano Danna'ya onun o sarsıcı eseri Tanrılar Okulu'na geçmemiz gerekiyor. Evet, Danna'nın yaklaşımı okuyucuyu resmen yakan çok sert bir yaklaşım. Çünkü Danna, hayatında bir felaketle, büyük bir acıyla karşılaşan insana o kışkırtıcı soruyu yöneltiyor direkt. Diyor ki, bu felaketi hayatına çeken ne vardı sende? Bu soru kulağa inanılmaz derecede acımasız, hatta toksik bir suçlama gibi geliyor. Yani bir insan kendi başına gelen bir kazayı, bir hastalığı neden çekmiş olsun? Bu kurbanı suçlamak değil mi resmen? İlk duyduğunuzda insan egosunun tam olarak böyle isyan etmesi çok normal aslında. Ben suçlu değilim, bu dışarıdan bir müdahale diye bağırır içimizdeki o ses. Ancak Diana'nın niyetini doğru okumak zorundayız burada.
Nasıl yani, amacı suçlamak değil mi diyorsunuz? Hayır, amacı kesinlikle bir suçluluk veya utanç psikolojisi yaratmak, kurbanı dövmek falan değil. Bunu daha büyük resme bağlarsak, amacı gasp edilmiş o gücü insana geri vermektir aslında. Şöyle düşünelim, eğer hayatınızda olan biten her şey tamamen dış koşulların, kaderin veya başkalarının hatalarının bir sonucuysa, Yani benim hiçbir kontrolüm yoksa? eğer her şey sadece başınıza geliyorsa, o zaman siz bu hayat denkleminin içinde tamamen pasif bir kurbansınız demektir. Ve kurbanların ellerinde hiçbir güç yoktur. Hiçbir şeyi değiştiremezler. Sadece şikayet ederler. Anladım. Yani bu soru bir yargılama değil, bir sorumluluk daveti aslında. Felaketin fiziksel sorumluluğu bende olmayabilir ama o olayın benim iç dünyamda yarattığı etkinin, yani o yıkıntıdan nasıl kalkacağımın sorumluluğu bende, öyle mi? Tam olarak bu. Dena'nın bahsettiği o çetikmek kelimesi, mistik bir şekilde kazayı çağırmak falan değil. Benim içimdeki hangi zayıf temel, bu dışsal depremin benim içsel evimi yıkmasına izin veriyor diye sorabilmektir. Güç, dışarıdaki olayı kontrol etmekte değil, içerideki o tepkiyi inşa etmektedir. Neden ben diye sormak kurbanın dilidir. Şimdi ben bununla ne yapacağım diye sormak mimarın dilidir. Sorumluluk almak acı vericidir ama o neyin içini boşaltan kızgın demirin ta kendisidir. Bu ayrım inanılmaz değerli. Tarihe baktığımızda bu gücü anlayan ve acıdan devasa eserler çıkaran tarihi figürleri görüyoruz aslında. Mesela Beethoven. Bir müzisyen için en büyük acı nedir? Sağır olmaktır herhalde. Kesinlikle en büyük korkudur. Adam sağır oluyor ya. Kurban rolüne girse kimse onu suçlayamazdı. Ama o mutlak sessizliğin içinden 9. senfoniyi yazıyor. Veya Dostoyevski, idam mangasının önünden dönüp o ölüm korkusu travmasından insanlık tarihinin en derin psikolojik eserlerini yazıyor. Goethe hakeza, Faust'u çıkarıyor o krizlerden. Yani o ateşin içinde erimek yerine ateşi çeliğe su vermek için kullanmışlar. Bu anlattıklarımız kişisel felaketler için geçerli olabilir. Peki ya koşullar o kadar ağır, o kadar sistematik ve insanlık dışıysa, ki bırakın bir senfoni yazmayı, hani insan olarak nefes almak bile imkansız görünüyorsa, zulüm tamamen dışarıdan geliyorsa, bu sorumluluk alma teorisi çöker mi? İşte felsefenin duvara çarptığı yer burası sanırım. Yani işin içine savaş, soykırım falan giriyor sonuçta. Ve o duvarı yıkan kişi de Viktor Frankl oluyor işte. İnsanlık tarihindeki en korkunç yere, İkinci Dünya Savaşı'nın Nazi kamplarına gidiyoruz. Frankl o cehennemin tam ortasında logoterapi adını verdiği anlam terapisinin temellerini atıyor. Orada bile psikiyatrist kimliğini bırakmıyor yani. Biliyorsunuz Freud, insanın temel motivasyonunu haz arayışı olarak tanımlar. Adler ise güç arayışı der. Fakat Frankl o kamplarda bambaşka bir gerçeğe şahit oluyor. O kamplarda hayatta kalanlar, en güçlüler veya en acımasız olanlar değildi. Hayatta kalanlar, içlerinde yaşamak için bir nedeni, yani bir anlamı olanlardı. Bekleyen bir eş, yazılacak bir kitap gibi. Ya insanın aklı gerçekten almıyor. Kamp dediğimiz yer özgürlüğün sıfırlandığı yer sonuçta. Her şeyinizi kaybetmişsiniz, fiziksel olarak tamamen acizsiniz. Böyle bir çaresizlik ortamında insan nasıl bir anlam bulabilir ki? Yani anlam dediğimiz şey bizim sıcak evimizde düşündüğümüz lüks bir şey değil midir? Frankl, bunun bir lüks değil, insanın en temel dayanağı olduğunu ispatlıyor yaşayarak. Onun o meşhur tespiti bu yüzden çok sarsıcıdır. Der ki, insanın elinden alınamayacak tek özgürlük, verilen koşullar karşısında kendi tutumunu seçme özgürlüğüdür. Koşulları seçemezsiniz, kampa atılmayı seçemezsiniz. Ama o karanlığa nasıl karşılık vereceğinizi sadece siz seçersiniz. Bu nihai özgürlüktür. Frankl'ın anlattığı çok vurucu bir vaka var, şu yaşlı adamın hikayesi. Yaşlı bir adam Franklin'in kliniğine gelir, karısı ölmüştür ve adam bu yası, bu acıyı aşamamaktadır bir türlü. Hayatla bağı kopmuş, derin bir depresyondadır. Frankl ona o sihirli tutum sorusunu sorar. Der ki, eğer siz ondan önce ölseydiniz, eşiniz hayatta kalsaydı ne olurdu? Adam der ki, o çok acı çekerdi, bensizliğe dayanamazdı, perişan olurdu. Frankl ona döner ve der ki, görüyor musunuz? Eşiniz o acıyı çekmiyor. Çünkü şu an hayatta kalarak o acıyı siz çekiyorsunuz. Sizin çektiğiniz bu acı, onun bu dayanılmaz acıyı çekmesini engelledi. Bu boşuna bir ıstırap değil, bu bir fedakarlıktır. Tüyler ürpertici gerçekten. Acının miktarı zerre kadar değişmiyor
Adamın karası hala yok ortada ama o acıya verilen tutum değiştiği an o ızdırap anlamsız bir kara delik olmaktan çıkıp asil bir fedakarlığa dönüşüyor. Adamın omuzları dikleşiyor çünkü artık acısının bir anlamı var. Acı, anlamın kendisi oluyor. Tam da bu yüzden Frankl, anlamı olan bir acı olmaktan çıkar der. İnanılmaz. Bütün bu konuştuklarımızı masaya koyduğumuzda Mevlana bize o boşluğu açmayı, Danla sorumluluk almayı, Frankl ise tutumumuzu seçmeyi öğretiyor. Neden bu kadar zorlanıyoruz? Neden o içimizdeki neyin sesini duyamıyoruz da sürekli bir panik halindeyiz? İşte burada konuyu günümüze, İlber Ortaylı'nın vizyonuna ve modern hayatın o kakofoni kavramına bağlamamız gerekiyor sanırım. Kakofoni kelimesi çok yerinde bir teşhis gerçekten. Sadece ses yükseltisi değil, anlamsız, uyumsuz, birbirini ezen sesler yığını demektir kakofoni. Günümüz yeni şey gibi aslında, şefi olmayan bir orkestra gibi. Kemancı kendi başına hüzünlü çalıyor, trompetçi agresif bir ritim tutturmuş, herkes kafasına göre çalıyor, bildirimler ekranımıza düşüyor, hani sosyal medyada bir savaş haberi görüp hemen altındaki komik videoya gülüyoruz. Ortaya çıkan şey müzik değil, zihnimizi paralize eden devasa bir gürültü. Ve bu gürültü anlam inşasını mekanik olarak imkansız hale getiriyor. Neden? Çünkü anlam bulmak, acının içinden geçmek mutlak bir konsantrasyon gerektirir. Dikkat dağınıklığı anlamın en büyük düşmanıdır. Tarihteki o büyük düşünürler sadece yazar değillerdi, onlar büyük birer sessizlik ustasıydı. Thoreau ormanın derinliklerine çekilmiştir. Montaigne savaşın o kanlı gürültüsü sürerken şatosundaki kulesine kapanıp o ölümsüz denemeleri yazmıştır. Ama eskiden fiziksel mesafe bir çözümdü. Ormana gittiğinde toplum orada bitiyordu. Bugün o kuleye de, o ormana da internet sizinle birlikte giriyor. Telefonunuz cebinizdeyse dünyanın bütün o kakafonisiyle o kuleye tırmanıyorsunuz demektir. Bu harika bir tespit gerçekten. Bugün ihtiyaç duyduğumuz şey fiziksel mesafe değil, ısrarlı ve bilinçli bir zihinsel mesafe koyabilmektir. İşte Denna'nın yatay ve dikey zaman kavramları tam burada hayat kurtarıcı oluyor. Yatay zaman dediği tam olarak bu kronolojik koşturmaca. Kakofoni bizi sürekli yatay zamanda sürükler. Gece saat 2'de telefon ekranını kaydırırken dün gönderdiğiniz e-postanın pişmanlığı ile yarınki toplantının kaygısını arasında savrulduğunuz o an yatay zamandır. Bu düzlemde hiçbir yara iyileşmez. Peki ya dikey zaman, o nasıl bir boyut? Derin bir yasağını veya gerçek bir odaklanma dikey zamandır. Mevlana'nın Mesnevisi yatay bir telaşla yazılmamıştır. Ya da Marcus Aurelius'un o düşünceleri. Romanın o gürültüsünde değil, dikey ve konsantre bir sessizlikte kaleme alınmıştır. O yüzden binlerce yıl yaşarlar. Bugün konuştuğumuz tüm bu kaynakları, bütün bu zihinleri tek bir masada topladığımızda ortaya çıkan tablo çok net aslında. Bu isimler bizi teselli etmek için değil, uyandırmak için yazdılar. Ya cebimizdeki bildirimlerin, algoritmaların bizi rastgele yonttuğu bir malzeme olacağız ya da gücü içeriye alan, o neyi nasıl üfleyeceğini seçen kendi ömrümüzün mimarı olacağız. Mimar olmak zor ama özgürleştirici tek yol bu bence. Teselli geçici olarak uyuşturur, hakikat ise kalıcı olarak uyandırır diyebiliriz. Dinleyicilerimize kendi hayatlarında hemen şimdi yüzleşmeleri gereken kışkırtıcı bir düşünce bırakmak istiyorum. Eğer acının anlama dönüştüğü o eşsiz atölyenin tek anahtarı anlattığımız gibi sessizlik ve dikey zamansa, bugün tam da şu an kendi içinizdeki o neyin derinden gelen sesini duyabilmek için hayatınızdaki hangi uygulamanın veya kimin gürültüsünü sesini tamamen kısmaya cesaret edeceksiniz? Vay canına. Gerçekten üzerinde günlerce düşünülecek bir soru bu. Bugün bizimle bu derinlikli analize katıldığınız için teşekkürler. Kendi mimarınızı inşa ettiğiniz gürültüden uzak günler dileriz.